Arkadaşlar merhaba. Karşınızda görmüş olduğunuz web sitesini yaptık. Bir online market bakkal sitesi diyebiliriz. Bu market ve bakkal sitesinde hazır bir CMS kullandık. Strapi kullandık. Projemizi Next.js, Shotgun, Strapi, Tailwind CSS bunları kullanarak genel olarak yaptık. Şimdi Strapi'nin paneline bakacak olursak yönetebildiğimiz alanların şu şekilde olduğunu görebiliriz. Mesela user'larımız var, slider'ımız var, ana sayfamızdaki bu slider'ımız. Burada görmüş olduğumuz gibi kategorilerimiz var ve burada yine aynı şekilde eklemiş olduğumuz kategorilerle birlikte burada yine aynı şekilde kullanabiliyoruz. Yani ben buraya gelip create new entry diyerek yeni bir kategori, yeni bir resim ve hatta kategorinin product'larını da buradan ek olarak seçebiliyorum. Ya da bir product ekleyebiliyorum. Eklemiş olduğum product'ları buradan create new entry ve kendimi yine burada aynı şekilde kullanabiliyorum. Zaten Strapi hazır bir CMS olduğu için daha önceden eğer kullandıysanız biliyorsunuzdur. Eğer ki kullanmadıysanız zaten her şey neredeyse hazır. Biz ne yapıyoruz? Strapi'nin bize oluşturmuş olduğu API'lerle birlikte bunları rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Mesela örnek olarak bir tane API göstermeye çalışayım. Hemen şöyle tekrar geleyim buraya. API categories populate diyelim. Mesela şu şekilde okunaklı hale getir diyelim. Bize Strapi bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir API oluşturuyor. Oluşturmuş olduğu API'den de biz de ne yapıyoruz? Verilerimizi çekiyoruz. Tabi Strapi'nin ufak tefek bir iki tane ayarını yapmamız gerekiyor. İzinler vesaire bunları zaten ilerleyen bölümlerde göreceksiniz. Onun dışında sepete ekleme bölümümüz ve giriş gibi bölümlerimiz var. Şimdi şuradan login diyerek buradan single diyerek girişimi yapacağım. Tabii ki burada bir account oluşturmak için de yine aynı şekilde bir sayfamız var. Account'umuzu oluşturduktan sonra bize burada user'a account'umuz oluşuyor. Görmüş olduğunuz gibi 2-3 tane account'um var. Deneme amaçlı oluşturmuş olduğum. Şu an benim kullandığım account'um bu zaten. Bununla şimdi işlemlerimi yapacağım. Şimdi görmüş olduğumuz gibi bir kart bölümümüz var. Şu an kartımızda herhangi bir şey ekli değil. Mesela paroto eklemek istiyorum. Yani havuç eklemek istiyorum. Daha iyi gösterebilmek için şöyle sayfamı birazcık küçülteceğim. Evet, parotu tekrar geleyim. Eklemek istediğimi söyleyeyim. Buradan adet seçeyim. Bakın burada şu an 0 yazıyor. Add to cart diyeceğim ve bir loading sayfası ve buraya görmüş olduğumuz gibi eklendi. Tekrar buraya geldiğimizde görmüş olduğumuz gibi burada bu arkadaş var. İstersem silebiliyorum. Subtotali vesaire hesaplıyor zaten. Tekrar ne istiyorsam buradan ekleyebiliyorum. Başka bir tane daha sepetimize yine aynı şekilde bir ürün daha ekleyelim. Şu an görmüş olduğumuz gibi yine bir yazdı. Tekrar bir tane de nane ekleyelim mesela. Evet, iki tane ürün ekledik. İki tane ürünümüzün toplamında yine burada aynı şekilde görebiliyoruz. Daha sonra checkout sayfasına geldiğimiz zaman şu şekilde karşımıza bir sayfa çıkıyor. Checkout sayfamızda bilgilerimizi doldurup order now diyerek siparişimizi verebiliyoruz. Herhangi bir ödeme yöntemi vesaire kullanmadım. Direkt cash olarak çalıştığımızı varsayarak yaptım. Normalde bir ödeme yöntemi tabii ki eklenebilir ama Türkiye'de kullanabileceğimiz ödeme yöntemlerinden hazır API olanlarda genellikle ne yazık ki dokümantasyon vesaire tam istediğim gibi bir şeyler bulamadığım için şu an için yapamadım. Belki ilerleyen zamanlarda bununla ilgili tekrar yeniden videolar çekebilirim. Şimdi hemen şunu şu şekilde gelip ekleyelim. Diyelim ki Görkem, daha sonra Efe Görkem @gmail.com, telefon 5555, zip, daha sonra YouTube abone ol yazalım ve orada now diyerek siparişime veriyorum. Siparişimi verdikten sonra bakalım şöyle, evet successful dedi. Bizi şu şekilde bir sayfaya attı ve sepetimizi temizledi. Sepetimizi temizledikten sonra diyor ki track your order. Eski orderlarımızı da buradan tıklayarak aynı şekilde görebiliyoruz. Order history dedim ve şu şekilde daha önce yapmış olduğum siparişlerimi burada görüyorum. Sıralamada en aslına bakarsanız bunun tersini yapmak daha mantıklı olurmuş. Şu an fark ettim tarihini. Şu an en son yapmış olduğum sipariş veya sorgusunu bunu bir değiştirmemiz gerekebilir. Problem değil. Ama mantıken şu an görmüş olduğumuz gibi tüm siparişlerimizi, eski siparişlerimizi, benim test siparişlerini burada görebiliyorum. Şu an yapmış olduğum siparişimde de yine aynı şekilde burada toplam fiyatı vesaire burada bilgileri görüyorum. Statüsünde pending yazıyor. Bu da tabii ki daha fazla geliştirilebilir. Genel olarak projemiz bu şekilde. Kategorilerimiz aynı zamanda yine aynı şekilde burada var. Herhangi bir kategoriye tıkladığımız zaman kategorilerin olmuş olduğu sayfaya gidiyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ya da aynı şekilde gelen sayfada buradan bu seçeneklere tıklayabiliyoruz.
Burada yine aynı şekilde görmüş olduğumuz gibi kategorilerimiz var. Şuraya şöyle bir resim ekledim sadece ve en aşağıda da tasarım amaçlı şöyle bir tane footer ekledim. Sayfa en azından boş kalmasın diye. Evet, G olarak yapımız bu şekilde. My Order'da görmüş olduğumuz gibi zaten siparişlerimiz geliyor. Profil sayfası ile ilgili herhangi bir geliştirme yapmadım. Sepet sayfası ve logo adlı zaten çıkış işlemini yapabiliyoruz. Bu şekilde bir projemiz var. Eğer hazırsanız şimdi projemizi geliştirmeye başlayalım. Evet, projemizi oluşturmaya başlayalım. Bilgisayarımın D'si çalışacağım için ben bir konsol ekranı açarak başlayacağım. D'ye gireceğim. Daha sonra cd GitHub diye bir klasörüm var. Projemi bunun içine oluşturacağım. Bunun için öncelikle Next.js projeme şöyle bunu kurulum için adımları başlatayım. Projemin ismine hemen online grocery Next.js 14 diyelim. Tamam. TypeScript istiyorum, ESLint istiyorum, Table CSS istiyorum, SRC Directory istemiyorum, AppRouter istiyorum, Alliance'da olsun ve şu şekilde kurulumunu hemen başlatıyorum. Evet, kurulum bittikten sonra şimdi hemen şöyle cd online diyelim, şöyle taba basayım. Proje dosyama giriyorum ve kod nokta diyerek projemi Visual Studio Code'da açıyorum. Daha sonra shotgun yükleyerek devam edeceğim ama öncesinde bir projem çalışıyor mu? Hemen şöyle bir bakalım. npm run dev diyerek projemi ayağa kaldırıyorum ve burada kontrol ile birlikte basıp hemen bakıyorum ne oluyor ne bitiyor. Şöyle bakalım, sayfamız gelecek. Evet, şu şekilde bir app sayfası geldi. Tamam. Evet, şöyle boyutlarını ayarlayayım. Baktığımız zaman bizim şurada bir page sayfamız var. Bu page sayfasındaki tasarım geliyor standart olarak. Şöyle hemen burayı sileyim. Evet. Şimdi dediğim gibi shotgun kullanacağım. Shotgun nedir? Bir arayüz için kullanılan bir web sitesi. React'la birlikte çalışıyor. Next.js ile birlikte ya da işte diğer görmüş olduğunuz gibi diğer platformlarda aynı zamanda destekliyor. Biz de yine bunu kullanacağız. Bunun için öncelikle Next.js'in sitesine Next.js kullanacağım için Next.js'ye tıklıyorum. Daha sonra kurulumla ilgili adım için hemen şunu aynı şekilde gelip yazacağım. Eğer ki sıfırdan direkt bir proje oluşturmak istiyorsanız Next.js ve Shotgun yüklü olarak bunu yazabilirsiniz ya da dahili bir projenize Shotgun eklemek istiyorsanız bunu yazabilirsiniz. Burada ben default seçeneğini seçeceğim. Slate diyeceğim ve CSS variable'larını istemiyorum. Yani bana kendi renk tonlarını vesaire göndermesin istemiyorum. Seçmiş olduğunuz default veya New York vesaire bunlar tamamen kullanılan renk kodlarıyla alakalı genel olarak. O yüzden dolayı tercih sizin. Eğer ki istiyorsanız tabii ki o renk tonlarını vesaire de kullanabilirsiniz. Ama ben kendi renk tonlarımı kendim tanımlamayı daha çok uygun görüyorum. O yüzden dolayı bu şekilde yapacağım. Şu an tekrar sayfamı yenilediğim zaman CSS'leri temizlediği için mesela şuradaki şu görmüş olduğunuz gibi stillerinde gitmiş olduğunu görüyoruz. Tamam, güzel. Şimdi Shotgun'la şöyle birlikte baktığımızda bir lib klasörü oluşturdu ve bu lib klasörün içinde bir tane CN kütüphanesi var. Bunlar CSS'leri birleştirmek için kullanılan CLSX kütüphanesi ile birlikte bu arkadaş buraya geliyor. Çünkü kendisi de kullanıyor bu arkadaşı, o yüzden dolayı ekliyor. Onun dışında buraya bir komponent dosyası oluşturuyor ama şu an için içi boş. Ben artık burada ne kullanmak istiyorsam ve mesela buton geliyorum ve bunu söylüyorum. Yani şuradan şu kodunu kopyalıyorum, yüklüyorum ve bunun içine ekliyor ve buradaki bu CN'yi de kullanıyor ve bu şekilde ben de şu butonu rahat bir şekilde mesela kullanabiliyorum. Hemen şöyle öncesinde bir butonu yükleyerek başlayayım. Birkaç tane şeyi aslında ihtiyacım olabileceğini düşündüğüm birkaç tane şeyi direkt yükleyerek başlayacağım. Duruma göre istersen ben bunları kendime göre değiştirebilirim. Şu alert seçeneğini belki kullanabilirim. O yüzden dolayı yine aynı şekilde bunları gelip yükleyeyim. Ve nasıl kullanabiliriz birlikte buna da bakalım. Öncelikle ben dediğim gibi birkaç tane kullanabileceğimizi düşündüğüm birkaç bir şeyi yükleyerek devam edeceğim. Şöyle Carousel'da mesela ne varmış? Şöyle bir slider varmış. Bunu kullanabiliriz istersek. Yine aynı şekilde olması sağlayayım. Slider için bu arkadaşı kullanırız. Başka ne var mesela? Şöyle inelim. Collapse var mesela şu şekilde. Böyle bir şeyler kullanabiliriz. Bunu da yükleyelim. Başka şöyle diyalog diye bir şey var. Yani bir modal. Bunu aynı şekilde kullanacağım. O yüzden dolayı diyaloğu da yüklüyorum.
Daha sonra drop down menümüz var. Bunu aynı şekilde gelip kullanacağım. Şöyle açılır bir şey. Bunu aynı şekilde gelip yükleyelim. Drop down menüde aslında sadece bir tek o değil, diğer bir iki bir şey daha olması lazım ama bakalım. Evet, şöyle birkaç tane görmüş olduğumuz gibi seçenekleri var. Bunu duruma göre bakacağız artık. Sonra bir input alanına ihtiyacımız olacak. Zaman zaman o yüzden dolayı gelip yine aynı şekilde bunu yükleyelim. Bunları tabi daha sonra da yükleyebiliriz veya da işte aklımızdaki şu an birkaçını yükleyebiliriz. Onun dışında input dışında sheet yükleyeceğim. Sheet benim mobil menüm için oldukça ideal bir menü. Şöyle tıkladığım gibi yan tarafta açılıyor. Uzun uzun tasarım yapmakta uğraşmayacağım. Direkt sheet kullanarak mobil menümü de mesela bu şekilde halletmiş olacağım. O yüzden dolayı bunu da yükleyelim. Daha sonra şurada Toast var ve Sonar diye iki tane bölüm var. Sonar'a mesela üstüne tıkladığımız zaman bakın şu şekilde bir şeyler geliyor. Toast'ta da şöyle tekrar gelip tıklayalım. Evet, benzer şeyler, ikisinden birini isterseniz kullanabilirsiniz. Şimdi Toast birazcık kullanımı az bir şey zorlayabiliyor. O yüzden dolayı biraz fazla kod yazmak gerekebiliyor. O yüzden dolayı Sonar'ı kullanmak daha kolay olacak. Ben de o yüzden dolayı bunu yükleyeceğim. Belki ihtiyacım doğrultusunda tekrar Toast'u da yükleyebilirim. Ama şu anlık Sonar'ı yükleyelim ve bu şekilde olsun. Onun dışında başka text array'e belki ihtiyacım olabilir. Bunu da olmazsa yükleyelim. Başka burada ihtiyacımız olan başka bir şey olursa zaten yine gelip aynı şekilde burada gelip yükleyebilirim. Select'e ihtiyacım olabilir. Şöyle bir menüye ihtiyacım olabilir. Bunu da aynı şekilde gelip yükleyeyim. Belki de olmayabilir ama biz toplu bir şekilde yüklemiş olalım. Şimdi komponent klasörüne geldiğimde bir tane UI klasörü oluşturdu ve bunun içine görmüş olduğumuz gibi birkaç tane değer geldi. Şimdi ben örnek olarak bu arkadaşları birlikte butonlarda nasıl kullanabileceğimizi göstereyim. Ve daha sonra da projemizi yapmaya başlayalım. Şimdi normalde eklemiş olduğum bu kütüphanelerden bir tanesi olan buton şu şekilde geldim. Aç kapat yaptım şöyle. Evet. Ve bunun içine deneme diyelim ve bana deneme yazan bir buton oluşturacak. Bu butonun güzel yanları ne? Tasarımları vesaire bir kere ayarlayıp yani şöyle girelim kodlarını, mesela görmüş olduğumuz gibi varyantları var. Yani outline varyantı var, ghost varyantı var ya da ben buraya aynı şekilde gelip kendi varyantlarımı burada yazılmış olduğu gibi bir virgül ekleyerek bir varyant daha yazabiliyorum. Yani yazılan bu varyantları tekrar buraya gelip varyant diyeceğim ve daha sonra şu kırmızı, mesela kırmızı bir buton mesela şu şekilde kullanabileceğim. Şu ghost hayalet üst adından anlaşılacağı gibi şöyle bir buton yazabileceğim. Ya da boyutlarıyla ilgili size gibi ya da işte diğer buton özelliklerini bu şekilde kullanabiliyorum. O yüzden dolayı ne yapacağım? Bu arkadaşları bu şekilde kullanacağım. Şimdi kurulumlarımızı yaptık okey. Onun dışında kullanmış olduğum birkaç tane eklentiden bahsedeyim ki siz de aynı şekilde bu eklentileri yükleyin, sizin için de sorun olmasın. Şimdi biz projemizde Tailwind CSS kullanmış olduğumuz için mesela BG Black diyeceğim. Şöyle baktığımız zaman bakın üstüne de geldiğim zaman görmüş olduğumuz gibi bir yazı geliyor ya da BG Orange diyeyim mesela. Şöyle bakalım, görmüş olduğumuz gibi renk kodları gözüküyor. Bunun için kullanmış olduğum eklenti Tailwind CSS'in şu eklentisi. Bu yüzden dolayı bunu yüklemenizi tavsiye ederim. Sonra genellikle ben Rafice yazarım. Rafice yazdığım için şöyle direkt hızlı bir şekilde bakın şu kodlar geldi. Tekrar yeniden yapayım. Rafice diyeceğim. Bunları rahat bir şekilde kullanabilmek istiyorsanız şu eklentiyi yüklemenizi tavsiye ederim. Evet, bunu kullanıyorum ben de. Aynı şekilde auto rename tag kullanıyorum. İsterseniz siz de aynı şekilde parantez kapat açma işlemleri için bunu kullanabilirsiniz. Prisma kullanacağız mı projede şu an için bilmiyorum ama Prisma için bunu kullanıyorum genellikle. Bunu da şu an için söylemiş olayım. Evet, şu an için eklentilerimizi bu şekilde, projemiz için gerekli kurulumları yaptık. Şimdi yavaş yavaş projemizi geliştirmeye başlayabiliriz. Evet, şimdi ilk başta projemizde bir tane header oluşturarak başlayalım. Header adından anlaşılabileceği üzere tüm sayfalarda aynı olan sayfa olduğu için bunu yazdıktan sonra dahil etmemiz gereken yer aslında layout sayfası diyebiliriz. Aslına bakarsanız biz dosyalarımızı kendimize göre birazcık gruplayabiliriz.
Direkt bunun içinde çalışabiliriz ya da yeniden gruplayabiliriz dediğimiz gibi. Bunun için şu şekilde yapalım. App klasörün içine tekrar geleyim, bir tane dosya oluşturayım ve dosyamın ismi rotalar şeklinde olsun ve page.tsx'i bir rotalar sayfasının içine direkt taşıyayım. Daha sonra buna no diyeyim. Herhangi bir sayfamda bir değişiklik yok, görmüş olduğumuz gibi. Bu rotaların içine hemen yeniden bir tane daha bir açıklama sayfası şeklinde yeni bir sayfa oluşturayım ve diyelim ki site diyelim ve bu page.tsx'i yine aynı şekilde buraya taşıyacağım. Yine no diyeyim. Hala herhangi bir değişiklik yok, görmüş olduğumuz gibi. Tekrar bu rotalarımın içine tekrar geleyim, yeni bir tane klasör oluşturayım, ismine components diyeyim. Yazmam gereken komponentler olursa yine aynı şekilde buraya yazarım. Tüm sayfayı ilgilendiren komponentler olursa da gelir buraya yazarım. Bu şekilde bir yapıyla bunu yapmaya çalışayım. Şimdi öncelikle benim ana sayfam sitenin içinde olduğunu söyledim. Zaten burada tüm sayfaları etkileyen bir rotalarım için öncelikle bir layout.tsx yazalım ve rafc diyelim. Daha sonra diyelim ki root demeyelim ya da main diyelim. Main layout diyelim. Bu şekilde olsun. Tekrar geleyim, bu arkadaşa bir interface ekleyeyim ve interface'inde main layout props bir tane children olacak ve react node olacak diyeceğim. Daha sonra tekrar geleceğim, ben bu arkadaşı buraya ekleyeceğim ve main layout props children, tamam, ve buraya da tekrar geleceğim, children'ımı burada eklemek istediğimi söyleyeceğim. Evet, şu an için bunu bu şekilde söylüyoruz. Daha sonra olmazsa yerini değiştiririz zaten. Şimdi normalde biz buraya children dedik, okey. Şimdi bizim children'dan kastımız aslında ana sayfa. Yani ben buraya artık bir şey eklediğim zaman bakın ana sayfa şeklinde geldi. Yani ben artık bir navbar yaptığım zaman gelip direkt burada tanımladığım zaman burada rotaların içindeki tüm sayfalardaki bu layout yapısıyla birlikte kullanabileceğim. İlk başta hemen dediğim gibi bir navbar yaparak başlayalım. Navbar tüm sayfaları etkileyebileceği için direkt o yüzden dolayı buradaki komponent klasörünün içine yazarak devam edeceğim. Navbar .tsx diyelim, rafc diyelim ve daha sonra layout sayfama yine aynı şekilde geleyim, bu navbar'ı buraya ekleyelim. Onun dışında şunu da yapabiliriz. Aslında buraya main diye bir klasör açayım. Bir şey açayım daha doğrusu ve bunu şöyle yazalım. Buraya da şunları şöyle değiştirip şöyle yazsam daha mantıklı olur. Duruma göre sonra sayfanın tasarımını değiştirir. Evet, navbar ve ana sayfa bu şekilde geldi. Şimdi gelin navbarımızı doldurmaya. Şimdi öncelikle ben zaten bir tane logo ayarladım. Bu logoyu kullanacağım. O yüzden dolayı siz de GitHub hesabından logoyu indirebilirsiniz ya da başka bir logo kullanabilirsiniz. Logoyu benim buradaki public klasörümün içine attım aynı şekilde. Şimdi navbarımızı yapmaya başlayalım. Şimdi ilk başta burada diyeceğim ki div class name bir padding 5 verelim. Küçük bir gölgelendirme. Daha sonra flex ve justify başlangıçtan başlaması için begin diyeceğim. Sonra tekrar gelelim. Bir tane daha div açayım. Ve burada diyelim ki class name flex item center. Daha sonra boşluklar için gap 8 diyeceğim. Sonra buraya hemen bir tane link ekleyeceğim. Next link ile birlikte. Evet. Şöyle yazalım. Burada bu linkin içinde resmimi kullanacağım ama şu an kaydettiğim zaman hata almamak için ilk başta ben burada yolumu söylesem daha mantıklı olacaktır. Hemen şöyle yolumuzu söyledik. Ana sayfa yolu. Daha sonra image next image diyeceğim. Ve buraya resmimi tanımlayacağım. Resmimi tanımlarken öncelikle alt yazalım. Bunu yazmadığımız zaman deploy ederken hatalar alabiliyoruz. O yüzden dolayı olabildiğince image'lere alt eklemeyi unutmayalım. Daha sonra src bölümüne geleceğim. Ve resmimin tam olarak yolunu söyleyeceğim. Diyeceğim ki logo.png olması gerekiyor. Ve daha sonra resmime muhakkak bir boyut vermem gerekiyor. Şöyle bir boyut vereceğim benim resmimin boyutlarını bildiğim için.
Ve class name'ine de cursor pointer diyeceğim ki üzerine gelindiği zaman bir el işareti çıksın. Evet, şu şekilde bir resmimle birlikte bunu ayarlamış oldum. Şimdi bunun dışında hemen ben bu arkadaşın yanına H2 şeklinde bir şey yazacağım ve bunun içine tekrar geleceğim. Layout grid diyeceğim ve bu arkadaşı kullanacağım ve bunun yanına da kategori diyelim ve sonra tekrar geleyim bu arkadaşa bir tane de class name verelim ve H5 V5 diyelim. Yani bir ikon kullandım. İkona boyut vermem gerekiyor ki gözüksün ve şu şekilde gözüktü. Şimdi ben bu kategori alanını şu an için bir yerini belli ediyorum. Daha sonra ben bu arkadaşın yeriyle birazcık oynayacağım. Daha doğrusu şöyle yapacağım. Ben buna tıkladığım zaman burada menülerin açılması gerekiyor. Şu an için bir veri tabanımız yok. Daha sonra bunu ayarlayacağız. O yüzden dolayı şimdilik sadece bir tasarımını yapalım. Diyelim ki class name normalde arkadaşım sen gizli ol. Ama md'den sonra bana gözük. Daha sonra boşluklar için sana bir gap2 vereyim. Item center diyeyim. Daha sonra bir border'ın olsun senin. Rounded full ol aynı zamanda. Padding 2, px 10 ve background'unda slate 200 olsun diyelim. Ve üzerine gelindiğinde de yine aynı şekilde şöyle bir ifade olsun. Evet, şöyle bir yapımız oldu. Güzel. Bu da tamam. Bunu da dediğim gibi daha sonra değiştireceğiz. Hemen tekrar geleyim. Yeni bir tane daha div tanımlayalım ve bir de arama kısmı ekleyelim. Yine diyelim ki md'de flex normalde hidden gap boşluğun 3 2 neyse 2 yazmışız. Burada 2 diyelim. İtemler ortalı. Bir border'ın olsun. Rounded full diyelim. Ve padding 2 px 5 diyelim. Sonra tekrar gelelim buraya. Bir tane search diye bir ikon ekleyeceğim. Ve bu arkadaşa da şöyle bir class name vermemiz gerekebilir. Şunları da şöyle aynı şekilde vereyim. Ya da değiştiririz bunları. Problem değil. Daha sonra bir tane input ekleyerek devam edeyim. Input diyelim. Ya da normal düz input da ekleyebiliriz. Bizim eklemiş olduğumuz input'tan da ekleyebiliriz. Fark eden çok fazla bir şey olmaz. Ama tasarımsal olarak birazcık belki bu input bizi zorlayabilir. Bakacağız şimdi. Öncelikle senin placeholder'ına diyelim ki search. Şöyle bakalım. Evet, şöyle görmüş olduğumuz gibi birazcık tasarım az bir şey zorluyor. Şöyle yapabiliriz. Şunu bir deneyelim öncesinde. Diyelim ki outline non desem gider mi? Bu arkadaş gitmedi. Şu normal input'u ekleyelim biz en iyisi. Evet, bu arkadaşı kullanalım biz. Evet, bunda şu an tasarımsal pek bir zorlamayacağı için direkt bunu kullanalım. Duruma göre istersek birazcık tasarımla uğraşarak bunu tekrar değiştirerek düzeltebiliriz. Evet, bu arkadaş da normalde gizli ve bu şekilde geliyorlar. Güzel. Şimdi gelelim artık sepet işlemleriyle ilgili bölümümüzü oluşturmaya başlayalım. Şimdi benim şuradaki şu divimi aynı şekilde gelip kapatayım. Şuraya tekrar geleyim, yeni bir div açalım. Ve tekrar buraya bir class name ve flex gap 5 item center bu şekilde diyelim. Daha sonra tekrar geleyim, bir tane H2 açayım ve bunun içine de shopping back shopping cart şunlardan bir tane ikon kullanalım. Class name H5 V5 diyelim. Yine şöyle yazalım. Bakalım. Evet, şu şekilde bir ikon geldi. Güzel. Ama bu arkadaş birazcık daha büyük olsun. Hiç gözükmedi. 7 olsun. Tamam. Daha sonra hemen tekrar şuraya geleyim. Buna diyelim ki flex bir yapı olsun. Gap 2 olsun. Ve item center ve text'inde LG olsun diyeceğim. Şimdi ben bu arkadaşın yanına hemen bir tane span ekleyeceğim. Ve daha sonra biz bu arkadaşı kullanırız. Mesela iki tane sepette ürün olduğunu varsayalım. Bu arkadaşı da şöyle birazcık düzeltelim. Diyelim ki senin rengin BG green 600 diyelim. Text'in white diyelim. PX2
ve rounded full diyerek seni şöyle yuvarlak bir şeyle ayarlayalım. Güzel, tamam. Şimdi bunun dışında bu arkadaşın yanına bir tane buton ekleyelim. Butonun içinde sadece login yazsın. Bu arkadaşın da şöyle birazcık class name'ine oynayalım. Diyelim ki BG Green 600. Evet. Şu an için basit bir header tasarımımız oldu. Güzel. Daha sonra öncelikle bir veri tabanı, yani mesela şu an şu kategorileri içine gelip yazmakla vesaire hiç uğraşmayalım. Yani şöyle yapalım, biz bunları bir yerden çekmemiz gerekiyor. Bunun için bir veri tabanı ya da bir yönetim paneli bir şeye ihtiyacımız var. Şimdi birlikte Strapi ile bunu halledelim ve tasarımımızın devamını ona göre yapalım. Evet, Strapi kullanarak devam edeceğiz. Strapi bizim ne işimize yarayacak? Strapi bir CMS platformu, isminden de görüldüğü gibi açık kaynak kodlu bir CMS platformu. %100 JavaScript veya TypeScript ile birlikte ne yapabiliyoruz? Değiştirebiliyormuşuz. Customize edebiliyormuşuz. Biz o yüzden direkt bu arkadaşı kullanacağız. Uzun uzun CMS panel yazmayacağız. Direkt bize Strapi zaten bu işi sağlamış olacak. Bunun için Strapi'nin sitesine geldikten sonra şuradaki şu arkadaşı şöyle gelip kopyalıyorum. Ve buraya diyeceğim ki CMS Grocery Online olsun ismi. Bunu şu şekilde geldim kopyaladım. Daha sonra bilgisayarımın D'sinde oluşturarak devam edeceğim için şu şekilde D'ye tekrar geldim. CD GitHub diyeceğim. Ve daha sonra bu arkadaşı gelip buraya yapıştıracağım. Şimdi bu arkadaşı kurulum işlemlerini tamamladıktan sonra yine aynı şekilde Visual Studio Code'da açacağız. Şimdi Quick Start ve Custom Manual gibi iki tane ayarlar var. Bunların ikisini de kullanabiliriz. Custom'la yaparsak birazcık daha kolay olacaktır şu an için. Ya da Quick Start'ta da yaptıktan sonra, hızlı bir şekilde oluşturduktan sonra içerideki ayarları değiştirmemiz gerekiyor. Biz farklı bir veri tabanı kullanacağımız için o yüzden dolayı Custom diyerek yapalım. Custom dedikten sonra TypeScript kullanacağız. O yüzden dolayı TypeScript diyelim ve Postgres kullanacağım. O yüzden dolayı direkt bunu söylüyorum. Şimdi bunun için ben render.com'da bir üyelik açtım ve render.com'da aynı şekilde siz de bir üyelik açarak ücretsiz bir tane PostgreSQL kullanabilirsiniz. Ben de şu an yine aynı şekilde girişimi yaptım. Burada öncelikle veri tabanımı oluşturayım ve daha sonra buradaki adımlarla devam edeyim. Şimdi name alanına diyelim ki CMS Grocery diyelim. Database ismi Grocery admin diyelim. User'ını Efe Görkem Ümit diyelim. Diğer ayarları duruma göre isterseniz düzeltebilirsiniz. Free diyeceğim. Ücretsiz bir şekilde kullanacağım ve create database diyeceğim. Database'imin oluşması birkaç dakika sürebilir. Şöyle yukarıdan aşağı doğru bir gelip bakalım. Database name diyor. Görmüş olduğumuz gibi bana şu, anladığım kadarıyla şu benim database name'im. Yani ne yapacağım? Bunu aynı şekilde gelip yazacağım. Daha sonra host diyor bana. Şöyle bir bakıyoruz. Burada görmüş olduğumuz gibi bir host name vesaire bir bilgilerimiz var. Şimdi ama bu ne olduğu tam olarak belli değil. Birazcık daha bekleyelim. Şurada bizim bir URL oluşacak. Database URL olacak. Burada bu veriyi tam olarak alma şansım var gibi. Available dedi. Görmüş olduğumuz gibi. Aşağı doğru geliyorum. Şuradan şöyle tekrar bakalım. Internal, external diyor. Şöyle şunlardan şöyle bir tanesini gelip kopyalayayım. Şöyle bir bakacağım burada. Şimdi benim şuradaki ismim DPG ile başlayan bir şeyler olması gerekiyor mantıken. Evet, şöyle bulmaya çalışıyorum bir yandan. Evet. Şu render.com diyor. Şu com'dan şöyle bir bakalım. Evet, sanırım bu değil ya da şurası. Şurada etten sonra dpg kov, bak şuradan başlıyor. Şuradan aynı şekilde geliyorum, render.com'a kadar ki olan bölümü direkt buraya gelip kopyalıyorum ve sonra buraya aynı şekilde gelip yapıştıracağım. Daha sonra benden bir port numarası istiyor. Burada zaten gözüküyor, 5432. 5432 ne yazalım biz. Username diyor. Username için şurada zaten yazdım. Bunu yazdım. Daha sonra benden bir password istiyor. Password'ümü yine aynı şekilde geldim, kopyaladım. SS ile şu an için no diyelim. Duruma göre tekrar olmazsa yes ya da şey değiştirebiliyoruz bu arkadaşı. Şu şekilde no diyerek artık oluşturma işlemini başlatıyorum.
Bu birazcık zaman alacak. Bittikten sonra tekrar videoyu başlatacağım. Evet, kurulum işlemimiz şu an neredeyse tamamlandı gibi. Otomatik bazen açıyor. Belki sizde de otomatik olarak açmıştır. Şöyle birazcık bir bakalım. Diyor ki npm run develop diyerek diyor. İstersen diyor server'ı bir başlatarak diyor kullanabilirsin diyor. Onun dışında npm run start diyerek diyor. Aynı şekilde izleyici modunu ya da build diyerek admin paneli gibi çeşitli bir iki tane özelliğin olduğunu görüyoruz. Onun dışında diyor ki you can start diye istersen diyor şu şekilde kullanabilirsin diyor. Dediğim gibi normalde quickly değil de custom yaptık ya biz. Quick start vesaire dersek otomatik olarak açılabiliyordu tabii ki. Belki şu an ben bu şekilde dediğim için otomatik olarak açılmadı, problem değil. Şimdi ben bu ekranda çalışmak istemiyorum. Yani şu an normalde npm run develop diyerek yine aynı şekilde burada işlemi yapabilirim. Ama ben bu ekranda çalışmak istemiyorum. Ben yine Visual Studio Code'da çalışmak istiyorum. O yüzden dolayı bu arkadaşı kapatacağım. Ve şuraya şunu küçülttükten sonra tekrar gelip buraya bir tane add folder workspace diyerek yeni bir tane şey oluşturacağım. Buradan CMS Grocery Online'ı seçip add diyeceğim ve bana buraya ekleyecek. Daha sonra ben bu arkadaşı çalıştırabilmek için split terminal ve şöyle yan tarafta bir sekme daha açacağım ve cd diyeceğim. Bakın şu an online Grocery'deyim. Ben ama CMS'ye girmek istiyorum. O yüzden cd diyerek geri adım attım ve daha sonra tekrar cd cms taba basacağım. Buna gireceğim. Daha sonra npm run develop diyeceğim. İlk olarak çünkü benim bir admin oluşturmam gerekiyor. Hemen şunu şöyle birazcık bekliyorum bakalım ne olacak. Evet, bir iki bir şey dosyalar oluşturdu. Bana bir şeyler yaratmaya çalışıyor. Burası bizim veri tabanı ayarımız. Bununla bir işimiz yok. Şu sayfa açıldıktan sonra admini oluşturduktan sonra artık biz admin paneline girerek alanlarımızı yönetebileceğiz. Şu an bize görmüş olduğumuz gibi bir şeyle ilgili bir sıkıntı var dedi. Şöyle bir bakalım. Diyor ki loading strapi the sems bakalım nerede diyor TCP base. Şöyle yapalım. Environment dosyasına girelim. Şuradaki şu false'u bir de true diyelim. Belki bununla alakalı olabilir. Tekrar şöyle yeniden gelelim. Tekrar npm run develop diyeceğim. Görmüş olduğumuz gibi burada yapmış olduğumuz ayarlar yine aynı ayarlar. Aslında değişen bir şey yok yani ilk başta yazmış olduğumuz ayarlar. Direkt istersek tabi burada yapmak yerine diğer tarafta yapmak yerine burada da aynısını yapabiliriz. Yine başka bir hata almışsak yine buradan gelip aynı şekilde düzeltebiliriz. Evet, loading strap'i vesaire bir şeyler söyledi. Bekliyorum şu an. Burada admin'den sonra loading strap'i de sıkıntı yapıyordu. Evet, hala loading strap'teyiz. Evet, loading strap'i adımını geçti. Şu an birazcık daha bekliyoruz bakalım. İzinlerimizi vesaire oluştursun. Sonra bir admin panelle giriş yaparak CMS'imizi yapılandıracağız. Normalde ilk sefer birazcık böyle geç açılabilir. Normal bir şey. Evet, oluşturdu aslında şu an başka sekmede açtı. O yüzden dolayı şöyle yapacağım tekrar. Şuraya şöyle tıklayayım ve tekrar gelelim. Şurada normalde şu sayfada evet şöyle tekrar gelip tıklayalım. Evet, şu an burada görmüş olduğumuz gibi bir first name alanı var. Görkem diyeceğim. Daha sonra e-mail adresi yazdım bir tane ve deneme 12 yine aynı şekilde şifremi bu şekilde yaparak oluşturma işlemini tamamlayacağım. Evet, bakalım e'si küçük ha. Şöyle yazalım. Evet. Şimdi artık bizim şöyle bakacak olursak bir content type builder'a geldiğimizde user'la ilgili çeşitli bilgilerimizin olduğunu görüyoruz. Ve kendimize yeni collection'lar yani kendimize yeni modeller oluşturarak ve oluşturduğumuz bu modellerle ilgili daha sonra API'ler oluşturarak rahat bir şekilde kullanarak yönetebiliyoruz. Bu işlemleri yapabiliyoruz. Şimdi ilk başta şunu yapalım. Kendimize bir tane yeni bir şey oluşturalım. Bir model oluşturalım. İsmine kategori diyeceğim. Ve çoğul ismi bu API isminin bu olduğunu söyledi. Ve continue diyorum. Daha sonra text alanım olacak ve buradaki text alanını öncelikle name diyebilirim.
Ee, name'ine name diyelim şöyle. Daha sonra burada short text, long text diye iki tane alanımızın olduğunu görüyoruz. Bunlardan hangisini istiyorsanız seçebilirsiniz. Tabii ki işte ihtiyaca bağlı olarak. Name alanı mantıken short text olmasına bence bir sakınca yok gibi, duruma göre gerekirse daha sonra değiştiririz. Finish diyelim. Daha sonra tekrar yeni bir tane field oluşturacağım ve daha sonra bir medya alanım olsun. Ben kategorilerime resimler eklemek isteyebilirim. O yüzden buraya ikon alanı diye bir alan oluşturalım. Ve burada sadece single media bir tane eklenebilmesi için şu arkadaşı seçelim. Daha sonra tekrar yeniden geleyim. Yeniden bir text diyelim. Başka tekrar gelip color diye bir alan ekleyelim. Yine short text işime görecektir. Finish diyelim. Ve save diyerek bir tane bu şekilde bir model oluşturmuş olalım. Birazcık zaman alıyor. Hemen restartlasın. Evet, şimdi şöyle direkt gelip restart. Evet, şöyle bakalım. Evet, şu an burada tekrar restartladı. Tamam. Şöyle tekrar sayfamız gelsin. Evet, şu şekilde baktığımızda artık kategorilerle ilgili bir bölümümüzün olduğunu görüyoruz. Şimdi biz bu kategorilerle ilgili bölümümüzde hemen şöyle bir tane mesela ekleyelim. Nasıl ekleyebiliyoruz, birlikte buna bakalım. Buradan bunu tek tıklarsam görmüş olduğumuz gibi bu alan açılıyor. Bunu istemiyoruz biz. Yeni bir şey gireceğiz. Yeni bir değer gireceğiz. Media Library diyelim şuradan. Daha sonra bakalım şöyle. Content Manager'da, pardon, şöyle tekrar gelip tıklayalım. Burada Create New Entry, evet, şurada görmüş olduğumuz gibi kategoriye ya da user'a veriler girebiliyoruz. Mesela user'lar için de şu an için bir tane verimiz yok gibi gözüküyor. Birazdan bakarız. Şimdi kategori için şöyle yine bir veri girelim. Şimdi kategori için ismim mesela şu an için fruit olsun ve bununla ilgili bir tane resim ekleyerek devam edeceğim. Hemen şuradan şöyle Add New Asset şöyle tıklayalım bakalım. Ben resimler ayarlamıştım. O yüzden dolayı şunlardan şöyle bakacağım hemen. Şunu kullanacağım ve upload diyerek bunu yükleyelim. Evet, finish diyorum. Daha sonra color rengi vesaire bir şeyler, şu an için bir şey söylemedim. Burada renk kodları da kullanabilirim belki. Ya da direkt şey de kullanabilirim. Şimdilik şöyle yapalım. White diyelim. Böyle kalsın ya da green diyelim. Daha sonra tasarıma göre bunu tekrar bir düşüneceğim. Duruma göre bu arkadaşı değiştiririz. Şöyle tekrar save diyelim. Evet, tekrar şöyle gelip kategoriye baktığımızda burada görmüş olduğumuz gibi listeli bir şekilde görebiliyoruz. Burada şu an bunun draft olduğunu görüyoruz. Şimdi benim bunu rahat bir şekilde görebilmem için bunun aynı zamanda publish etmem gerekiyor. Ve aynı zamanda ben bunları görebilmek için bir de API'den izin vermem gerekiyor. Yani şimdi birlikte bu şeylere nasıl izin verebiliriz ilk başta ona bakalım. Şöyle settings'e geleyim. Burada role API token. Evet, şöyle bir bakalım hemen. Evet, burada kategorilerle ilgili bölümümüzün olduğunu görüyoruz. Şimdi biz bunu API olarak kullanacağımız için buna hemen bir isim vesaire bir şeyler vermemiz gerekiyor. Buradan değil, aslında şuradaki rol bölümünden yapsak daha mantıklı olacak. Buradaki public bölümünden gelirsek eğer, burada tekrar kategorileri açarsak, şimdi diğer taraftan yaparsak problem olacak. Rol bölümünden yaparsak daha mantıklı olacak. Burada görmüş olduğumuz gibi herkesin erişebileceği alanlar mantıken Fint alanı olabilir ve aynı zamanda Fint One alanı olabilir. Yani ID'ye göre bu arkadaşları sorgulayabilmemiz gerekiyor mantıken. Diğer durumlar için tabii ki farklı senaryolarla işte create, delete gibi çeşitli alanları da daha sonra ekleyebiliriz. Ama şu an için böyle bir şeylere pek fazla ihtiyacımız yok. Şu an için şunun ikisi bizim için yeterli. Şimdi ilk başta mantıken şuna bakalım. Şimdi normalde benim adresim tam olarak bu. Şöyle tekrar geleceğim. Ve burada şu an bana diyor ki şu. Evet, şöyle yapıştıralım. ID alan olmasın. Şöyle direkt categories diyelim. Ve şu an için görmüş olduğumuz gibi herhangi bir verimizin olmadığını görüyorum. Ben peki şimdi bu arkadaşa şöyle şunu da tekrar göstermem gerekirse. Görmüş olduğumuz gibi bu şekilde. İkisini de seçeyim, problem yok. Ve daha sonra save diyelim.
Ve tekrar buraya gelip bu sayfama bakarsam neler olacak birlikte bakalım. Tekrar şöyle yeniden basıyorum ve görmüş olduğumuz gibi oluşturmuş olduğum verileri ben artık izin verdim. Rahat bir şekilde görebiliyorum. Yani bu alanlar artık herkese açık olduğu için ben artık bu alanda buradaki bu kategorilerimi de gelip burada rahat bir şekilde listeleyebilirim. Şu an için ayarlarımız bu kadar. Şimdi ben bu alana birkaç tane daha kategori ekleyeceğim. Aynı şekilde siz de isterseniz ekleyin ve buradaki bu kategori bölümümüzü yaparak devam edelim. Evet, ben birazcık kategori ekledim. Siz de aynı şekilde kategorileri ekledikten sonra işlemlerimize devam edelim. Şimdi ben buraya tıkladığım zaman burada kategorilerimin gelmesini istiyorum. Bunun için öncelikle şöyle dokümantasyonuma baktığımda, yani şeye baktığımda, API'me baktığımda şu şekilde verilerim gelmiş olduğunu görüyoruz. Şimdi bizim burada görmüş olduğumuz gibi resimlerimiz burada gözükmüyor. Yani ikonlarla ilgili herhangi bir alanımız yok. Şimdi bunun için buraya tekrar gelip REST API Parameters gibi yazarsak burada nasıl kullanabileceğimizle ilgili çeşitli birkaç tane örnek var. Şimdi biz de aynı şekilde bu arkadaşlardan bir tanesini kullanmayı deneyeceğiz. Kullanacağım şeylerden bir tanesi şöyle soru işareti populate. Bunu yazdığım zaman tekrar şunu okunur hale getireyim ve görmüş olduğumuz gibi burada artık resimlerimi vesaire de görebiliyorum. Resimlerimin tam olarak URL'ine baktığımda upload small bu şekilde yazmış olduğunu görüyorum. Yani benim buradaki bu IP adresinde bir nevi benim gelip burada tanımlamam lazım. Tam olarak çünkü benim URL'im ne olacak? Bu ve şuradan tekrar şunu yazdığım zaman şu şekilde olması gerekiyor. Şimdi bunları hemen oluşturarak devam edeyim. İlk olarak şöyle geleyim. Buraya bir tane types diyelim hatta. Types.ts diye bir dosya tanımlayalım. Ve bu tanımlamış olduğumuz dosyada bizim kategorilerle ilgili bilgilerimiz olsun. Number, string, color gibi bilgilerimiz olsun. Sonra bir tane ben buraya environment dosyası oluşturarak devam edeceğim. Diyeceğim ki nokta environment ve environment dosyasına da şu şekilde bir URL yazacağım. Yani benim 1337 olan URL'im. Burayı burada söyleyeceğim ki ben bu arkadaşa rahat bir şekilde erişeyim ve istediğim gibi kullanabileyim. Şimdi mantıken benim environment dosyasını, evet yanlış yere ekledim bu arada, pardon arkadaşlar. Bunu buradan silelim. Tekrar geleyim buraya, new file nokta environment. Evet. Şimdi benim mantıken yine environment dosyasını GitHub'a yüklememem gerekiyor. Bu yüzden dolayı tekrar buraya geleceğim. Ve buraya nokta environment diyerek bu arkadaşı burada tanımlayacağım. Buraya kadar işlemlerim okey. Şimdi gelelim bunlarla ilgili işlemlerimizi yapmaya. Şimdi ilk olarak hemen şöyle bir iki tane kütüphane yükleyerek başlayacağım. Diyeceğim ki npm install zoo stand. Yani ben durum yönetimi için bu arkadaşı kullanacağım. Onun dışında bir de API'ıma istek atacağım için bir de Axios yükleyerek devam edeceğim. Hemen şöyle tekrar diyelim ki npm install Axios diyelim. Bunları bu şekilde yükleme işlemini yapalım. Sonra tekrar npm run dev diyelim ve hemen tekrar bu klasörümüze gelelim. Bir tane hooks diye bir klasör oluşturalım. Bu hooks'un içine de tekrar gelip use categories store.ts diyelim. Şimdi öncelikle benim ZooStance kütüphanesini eklemem gerekiyor. ZooStance kütüphanesinde şu şekilde create'e ihtiyacım var. Bunu direkt bu şekilde yazacağım. Sonra tekrar geleceğim. Diyeceğim ki export type kategori state diyelim ve eşittir süslü parantez categories diye bir şeyimiz olsun ve bu da benim type'daki kategorimden gelmesini istiyorum. Daha sonra verilerim için fetch categories diye bir şey tanımlayayım ve burada da tekrar diyelim ki promise ve void türde olsun diyelim. Sonra tekrar gelelim. Export const use categories store eşittir create. Daha sonra yukarıda yazmış olduğumuz kategori state parantez set ve burada tekrar parantez süslü parantez ve burada durumlarımızı
söyleyeceğiz. İlk başta diyeceğiz ki categories boş olarak gelsin. Daha sonra fetch categories ise durup o zaman ASYNC ve şu şekilde bir işlem yapacağını söyleyeceğim. Şimdi try ve catch işlemi yapalım yine aynı şekilde ve burada bir const response yazalım. Yani durum fetch kategori ise eğer o zaman ben bir istek atıyorum demektir. Bu yüzden dolayı await await Axios. Evet, bu arkadaş gelmedi. Bu arkadaşın şöyle tekrar geleyim. Import yok şöyle Axios sanırım, tamam neyse from Axios şöyle olması gerekiyor. Tekrar gelelim burada. Evet, Axios ve diyeceğim ki get isteği yapacağım ben burada ve burada atacağımız istek tam olarak zaten burası ve bunu burada söyleyeceğim. Hatta ben burada istersen farklı değişiklikler de yapabilirim aslında. Burada şimdi kategoristen sonra short tekrar parantez aç kapat. Ya da şu anlık buna hiç girmeyelim. Bunu daha sonra yapalım. Şimdi bizim burada normalde kategorilerimizde bir sıralama yapmak isteyebiliriz. Alfabetik bir sıra olsun isteyebiliriz. Bunu da tekrar gelip short'la birlikte yapıyoruz. Bunu tekrar deneyeceğiz. Şimdilik bu şekilde yazalım. Bir çalıştıralım. Daha sonra burayı düzeltiriz zaten. Daha sonra burada diyeceğim ki then. Daha sonra response ve süslü parantez diyelim. Ve burada ya da şu böyle demeyelim. Şunları şöyle geri alayım. Evet. Axios get. Şu şekilde bir istek atıyorum. Daha sonra tekrar diyelim ki set diyelim. Parantez, süslü parantez. Categories response'den gelen datadaki, şimdi response data tamam, okey. Şimdi buraya tekrar geldiğimizde buradaki verilerimizin ismi de data olduğu için burada tekrar data diyeceğim ve map'le tekrar ben bu arkadaşı döndüreceğim. Diyeceğim ki kategori tipi any olsun ve burada da diyeceğim ki kategori nokta attributes, yani şu arkadaşın içindekileri istediğim için tekrar gelip yazacağım ve bunu sadece bunun içindekiler almak istediğimi söyleyeceğim. Hatalı bir durum olduğu zaman da console.log error, evet, evet şu şekilde yazalım. Şimdi şöyle sayfamı bir yenileyim. Şimdilik bir hata vesaire var mı yazdı onu görelim, bir compile etsin ve sonra da gelip buradaki kategori tasarımımızı aynı şekilde gelip düzeltelim. Evet, şu an yenileniyor. Evet, şu anlık bir şey yok. Gerçi bunu herhangi bir yerde kullanmadık. Şimdi ne yapacağız? Geleceğiz, bunu kullanacağız. Bunun için şimdi navbarımız vardı. Bununla ilgili component klasörü navbar. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Aslına bakarsanız biz bu navbar alanını birazcık şöyle yapalım. Bir klasör şeklinde yapalım. Diyelim ki navbar diyelim ve buradaki bu navbarı bunun içine taşıyalım. Daha sonra no diyelim buna. Evet, şöyle bir bakalım. Evet, bir yerde hata olduğunu söylüyor. Problem değil. Şimdi o hatayı çözeriz. Şimdi ben bu navbar mantıken nerede kullandım? App klasörü, root, site, şuradaki layout'ta kullandım sanırım. Evet. Yolundan dolayı tekrar gelip bunu şöyle eklersem hatam kalmayacak, düzelecektir diye düşünüyorum. Tekrar gelip bakalım. Burada bana nerede hata var diyor. UI buton vesaire diyor. Şuradaki şu arkadaşların da o zaman otomatikman yolları bozuluyor. Anladığım kadarıyla şunların ikisini tekrar silelim. Buton, bir de bir şey daha vardı. Input. Evet, sadece butonu gördüm. Input'u görmedim. Herhalde kaldırdık daha sonra onu. Problem yok. Şu an çalışıyor. Şimdi gelelim buradaki navbarımıza. Bizim şurada şu an normalde şöyle bir arkadaşımız vardı. Şimdi ben buradaki bu tasarımı sileceğim. Tekrar buraya geleceğim ve diyeceğim ki yeni bir file oluşturalım. File'ımızın ismi işte ne diyebiliriz buraya?
kategori button nokta tsx diyelim. Rafce diyelim ve bunun içindeki bu tasarımı gelip buraya ekleyeyim. Sonra bu arkadaşta herhangi bir şey vesaire bir şey olmayacak zaten. Şuraya tekrar gelelim. Buradan silmiştik. Kategori button. Şöyle tekrar söyleyelim. Evet, layout grid vesaire diyor. Yani bunun içinde şunu eklemedik sanırım. Şöyle yaparsam sıkıntı olmayacaktır. Tamam. Şimdi artık tasarımı ben burada yapacağım ve burada tıklandığı zaman bir açılır menü ile birlikte gözükecek. Parçalamak daha mantıklı olacağı için o yüzden böyle yazmamız daha doğru. Şimdi ilk başta const diyelim ve şöyle süslü parantez açalım. Şöyle yapalım ya da eşittir use categories store ve state tekrar parantez süslü parantez. Tamam. Şimdi öncelikle bunları kullandığım için zaten ya şunun ikisini kullandığım için değerlerin geliyor diye hatırlıyorum ama gelmediler. Bakalım gelmedi. Evet. Burada categories virgül ve use categories'taki diğer değerimiz ne? Bu. Aynı şekilde isimlerini yazıyoruz. Tamam. Sonra tekrar bu süslü parantez içine gelip diyeceğim ki categories state'den gelen categories virgül daha sonra fetch categories içinde state'den gelen fetch categories diye bu arkadaşları burada söylüyoruz. Bakalım ne diyor. Use silent kullanman gerekiyor diyor. Tamam, hemen şöyle yukarı çıkalım. Use silent diyelim buna. Tamam. Sonra tekrar buraya geliyorum. Hemen const fetched diyelim. Virgül set fetched diyelim ve eşittir use state diyelim ve başlangıçta bunların false olduğunu söyleyelim. Ve diyelim ki eğer ki fetched null'sa o zaman fetch categories şu şekilde olsun ve set fetched da true olsun diye. Sonra şimdi burada bir tasarım yapmaya çalışacağız. Bunun için bir drop down menü tarzı bir şeyler kullanacağım. Hemen şöyle shotgun'ımı açayım. Evet, şöyle bir bakalım. Drop down menü. Yani ben buraya tıkladığım zaman bana mantıken şu şekilde kategorilerin açılmasını istiyorum. O yüzden ilk başta şuradaki şu tüm kütüphaneleri yükleyeyim ve bana sıkıntı çıkartmasınlar. Sonra burada bir tasarım yapmaya çalışayım. Hemen şöyle tekrar gelip diyelim ki drop down menü, daha sonra drop down menü trigger yani tetikleyici ve bunun içine bir schild ekleyelim ve buraya da bizim buradaki bu tasarımımızı buraya yazalım. Evet, şimdi biz artık buna bastığımız zaman aşağı tarafta söylemiş olduğumuz alanı tetikleyecek. Bunun içinde drop down menü content diyeceğim ve burada nasıl bir alan tetiklemek istiyorsam artık o gelecek. Basalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi. Şimdi ilk başta şöyle yapalım hemen. Tekrar gelelim buraya. Diyelim ki drop down menü label diyelim ve burada browse kategori diyelim. Sonra tekrar gelelim. Burada drop down separatörle bir çizgi çekelim. Aynı şekilde ve burada bir döngü yapalım. Döngümüz zaten burada tanımlamış olduğumuz bu categories'tan geliyor. Burada tekrar diyeceğim ki categories nokta map, daha sonra parantez parantez, daha sonra kategori olsun ismi virgül, bir de index diye bir şey tanımlayalım ki döngü yapacağız sonuçta. Burada bunu söyleyelim. Bizim işte diğer tarafta bir değerimiz olmadığı zaman hepsinden farklı. O yüzden bunu söylemek mantıklı olur. Hemen burada bir link diyeceğim.
Next link ile birlikte bunu kullanacağım. İlk yapacağım şey, bu arkadaş bir kapsayıcı olduğu için zaten bu indeksi buna vermem gerekiyor. Ve burada da hemen bu arkadaş için bir link tanımlayalım. Şu an için açıkçası şu an belki böyle olmayabilir. Linkimizi daha sonra değiştirebiliriz. Ama şu an için böyle olacağını varsayıyorum. Ve kategorinin name'inden olduğunu söyleyelim. Sonra tekrar diyelim ki drop down menu item. Şimdi ben burada hem bir resim kullanacağım. O yüzden dolayı bir flex yapı kullanacağım. Boşluklar olsun. Gap 2 3 diyelim ya da item center ve cursor pointer diyelim. Şimdi ilk olarak ben burada resim alanını kullanarak başlayacağım. Image next image yüklediğimizden emin olalım. Tamam. Şimdi burada ilk olarak 6 verelim. İkon diyelim. Şey değil, önemli değil ama bir şey yazsın. Width 30, height 30 diyelim. Bir değer olması gerekiyor. Ve src'sini şimdi şöyle yazmaya çalışalım. Şimdi bizim normalde environment dosyasında şöyle bir tanımlama yapmıştık. Burada diyeceğim ki process nokta environment nokta bu arkadaş artı daha sonra kategoriden gelen ikon. Şöyle bakalım. Biz şu an mantıken bunun içindeyiz ve bu ikona gireceğiz ve ikonun içindeki dataya gireceğiz. Datanın içindeki attribute'e gireceğiz. Attribute'ün içindeki URL'e gireceğiz diyeceğiz. Hatta small da var galiba. Tamam, bir bakalım. Duruma göre şey yapacağız. Şimdi tekrar bunları yazarken şöyle yanlarına birer de soru işareti ekleyelim. Bize problem yaratmasınlar. Daha sonra data, daha sonra evet, şöyle bir bakalım. Evet. Şöyle bir şeyler söyledi bana. Bunun için şöyle bir ayar varmış. Bunu yazmamız gerekiyor. Optimized diyor. Eğer ki bunu true yaparsak bu hatadan kurtuluyormuşuz. Şöyle tekrar bakalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi buraya ikonlarımız geldi. Resimlerimizle ilgili bir sıkıntı yok. Şimdi bunların yanına aynı zamanda bizim ne yazmamız lazım? Bir H2 ekleyerek buraya şöyle bir kategori nokta name diyerek bu arkadaşları yazdıracağız. Evet, güzel. Artık buraya tıkladığımız zaman bu şekilde kategorilerimiz olmuş oldu. Şimdi şuraya tekrar gelip bakalım. Şimdi normalde şöyle bakalım. Biz normalde kategori attributes'un içindeyiz. Yani şunun içindeyiz. Buradan ne yaptık? Geldik. Dedik ki ikona gireceğiz dedik. İkondaki dataya girdik. Datadan attributes'e girdik. Burada format seçeneği var. Şöyle bunu da yazalım bakalım. Aslında çalıştı, bir sıkıntı yok. Algıladı ama doğrusu neyse onu yazmak daha doğru olacaktır. Tekrar şöyle bakalım. Evet, tamam, demek şöyle bu şekilde olsun. Tamam, demek ki diğer türlü hata alıyoruz. Problem yok. Tamam, bunu da bu şekilde çözmüş olduk. Bir problem yok. Normalde bunu da yazılması gerekiyor ama belki ben parantezleri yanlış görüyorumdur diyeceğim. Evet, format değil zaten. Small'un içinde gözüküyor. Tamam, sıkıntı yok. Çalışıyor mantıken. Problem yok. Ya da şöyle diğerlerine bakalım. Tamam. Şimdi şunu yapalım öncelikle. Tekrar gelelim buraya. Burada şimdi ben şunu istiyorum. Bunları sıralamak istiyorum. Sıralamak için de şöyle tekrar gelelim. Burada kategori isten sonra şöyle ben diğerlerinden kopyalayacağım. Şimdi normalde ID 1 diyor. Şöyle şuraya gelip kopyalayayım. ASC değil. Burada
desk desin ve şu şekilde olsun. Tekrar bakalım. Evet, şöyle tekrar baktığımızda bakın 6'dan itibaren sıralamaya başladı. Şimdi ben mantıken şunu istiyorum. ID'ye göre değil, bana name'e göre sıralasın. Ve aynı zamanda ASC olsun. Böyle daha mantıklı olacaktır. Şöyle tekrar bakalım. Bakın ilk başta Bakery, Chicken, Fruit ve bana bunları bu şekilde söyledi. Alfabetik sıralama yapması daha mantıklı olacağı için ben de o yüzden dolayı bu arkadaşı ne yapıyorum? Bu şekilde gelip düzeltiyorum. Tekrar buraya gelip baktığımızda evet, sayfamızı yenileyelim. Evet, tekrar baktığımızda sıralamamız bu şekilde alfabetik olarak oldu. Evet, bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Evet, bizim şu an kategori ve user diye iki tane modelimiz var. Yani collection'ımız var. Şimdi yeni bir collection, yani yeni bir model oluşturacağım. İsmine slider diyeceğim ve sliders diye bir bölüm olacak ve sadece medyalarla ilgili bir bölümüm olacak ve buraya o yüzden dolayı URL diyerek bir tanımlama yapacağım. Yapmış olduğum bu tanımlamadan sonra save diyerek bunun hemen ayarlarını başlatmış olacağım. Şimdi ben ana sayfamın yazmış olduğu bu yerin altında yine bir slider'ımın olmasını istiyorum. Bunun için daha önce yüklemiş olduğumuz şu karosalı yine aynı şekilde kullanabiliriz. Hemen bunun ayarları sırasıyla başlatmasını bekliyorum. Onun dışında bununla ilgili bir tip tanımlayarak başlayabiliriz. Hemen şöyle sayfamıza gelelim. Bizim burada bir tipimiz var. Yine şundan aynı şekilde gelip kopyalayalım ve buraya yazalım. Tipimizin ismi slider olsun ve içinde olacak değerler yine bir ID'si olacak ve bir URL'i olacak ve başka bir şeye ihtiyacımız yok. Bu şekilde bir tanımlama yapalım. Tanımlamamızı yaptıktan sonra hemen öncelikle şu arkadaşa bir izin vererek devam edelim. Rol bölümüne geliyorum. Yine slider'ı buradan seçtim. Find diyeceğim. Find one'la bir işim yok sanırım. Şöyle direkt save diyelim ve API'min isminin şu an bu olduğunu görüyoruz. Ben daha önce bir deneme yapmıştım. Şöyle tekrar yapalım. API sliders yine populate yazacağım. Şu an için herhangi bir değerimiz yok. Şimdi hemen gelip bu arkadaşa birkaç tane değer girerek devam edeceğim. Hemen şöyle geliyorum. Media Library, Content. Evet, Content Manager. Bakalım. Evet, slider'ıma hemen şöyle yeni bir tane entry diyeceğim ve bir resim gireceğim. Evet, benim şöyle 4 tane yan yana resim var. Bunları teker teker ekleyeceğim. Evet, seçmedi. Save. Evet, şöyle şunu da ekleyelim. Hemen 2 tane yazılan olsun. Tamam, diğerlerini ben daha sonra eklerim. Ya fark etmez. 2 tane de bir tane de olsa aslında işimizi görür. Sadece şu an için bir şeyler görelim en azından. Tekrar geleyim, bu arkadaşı şöyle tekrar bir sayfamı yenileyim. Evet. Tekrar bakalım. Evet, şöyle görmüş olduğumuz gibi değerlerimiz geldi. ID 2 diyor. Bir tane daha olması gerekiyor. Bir daha bir şöyle yenileyeceğim. Evet. Publish. Diğerini publish etmemiş olabilirim. Evet, bunu da aynı şekilde gelip publish edelim. Tamam. Şimdi bunları eklediğimize göre artık bunlarla ilgili hemen bir action yazarak başlayalım. Şimdi şuraya şöyle tekrar geleyim. Online grocery bölümüne tekrar gelelim. Bir tane actions diyelim ve bunun içine tekrar gelelim. Get slider .ts diye bir tanımlama yapalım. Şimdi normalde biz burada bir environment dosyasına şu şekilde bir dosya söyledik ve burada aslında şunu da söyleyebiliriz. API diyelim. Base URL değil. Bunun ismi de API URL olsun. Ve biz buraya yazmış olduğumuz bu hooks'umuzda da bu arkadaşa aslında bu şekilde söylemek çok da mantıklı değil. O yüzden dolayı bizim yapmamız gereken şey aslında burada yine şöyle yapalım. Evet. Şunu da şöyle değiştireyim. Tamam. Burada tekrar gelip diyeceğim ki süslü parantez. Yok, şöyle dolar. Süslü parantez. Tamam.
Burada diyeceğim ki process.environment'tan gelen API URL diyeceğiz ve bunu burada bu şekilde söyleyeceğiz. Şu an burada herhangi bir sıkıntımız var mı? İlk başta bunu kontrol edelim. Evet, almıyor. Bir sıkıntısı var sanırım. Bakalım API URL categories. Evet. Geri alalım şöyle ama. Şu an alıyor değil mi? Bir sıkıntı yok. Evet. Evet, şu normalde bizim bu arkadaşı tanımlarken demek ki bir sıkıntı oluyor. Şöyle yapalım. Şuraya tekrar gelelim. Diyelim ki const urls diyelim. Eşittir diyelim. Tekrar şöyle süslü parantez açayım. Tekrar gelelim burada. Process.environment. Daha sonra tekrar gelelim. Bu arkadaşı alalım. Ve daha sonra şuradaki şu yolu tekrar yeniden alacağım. Evet, şöyle. Buraya da tekrar gelelim. Şurada yukarıda yazmış olduğumuz URL'si tekrar söyleyelim. Evet, yeniden şöyle bir bakıyorum. Şurada bir şey demek ki yanlış yapıyoruz. Hemen şöyle tam olarak yolunu bulmam lazım. Evet, API categories. Bakın şurada 2 tane çizgi olduğunu görüyorum. Evet, şuraya fazla bir çizgi atmışım. Şunu şöyle tekrar gelip düzeltirsem burası da çalışacaktır. Evet, tamam. Bunu bu şekilde hallettiğimize göre artık getSlider bölümünde de yine aynı şekilde biz bu arkadaşı kullanabiliriz. O yüzden dolayı direkt aslında bunu yazarak başlayayım. Şimdi onun dışında ben burada yine bir Axios vesaire işlemleri kullanacağım ama şöyle öncelikle const get slider eşittir async, daha sonra tekrar parantez açayım. Diyelim ki promise slider ve daha sonra burada diyeceğim ki süslü parantez, tamam. Şimdi ben bir istek atacağım. Zaten burada istek atacağım yeri tam olarak burada ne yapmam gerekiyor? Söylemem gerekiyor. İstek atacağım yer tam olarak şurası. Slider'daki populate. Hemen şöyle yine aynı şekilde geleyim. Sileyim. Tamam. Burada diyeceğim ki const response eşittir await axios nokta get isteği atacağım parantez. Evet, şöyle aslında buna da pek gerek yok. Süslü parantez. Yok, direkt URL diyelim. Şöyle. Evet, şu şekilde direkt söylemiş olacağım. Daha sonra const data diyeceğim. Eşittir response'den gelen datanın içindeki data. Yine aynı şekilde bir tanımlama yapacağım ve return data diyerek verimi ne yapacağım? Okumak için bu şekilde göndermiş olacağım. Onun dışında şimdi bununla ilgili hemen bir tasarım bölümü oluşturalım. Tekrar geliyorum burada. Component klasörümün içine tekrar geleyim. New file diyelim. Slider.tsx ve rafc diyelim. Burada slider'ımızla ilgili işlemimizi yapalım. Şimdi carousel işlemi kullanacağımızı söyledik. O yüzden dolayı şuradaki şu arkadaşlara ihtiyacımız olacak. Karta ihtiyacımız var mı? Aslına bakarsanız yok gibi. Büyük bir ihtimal. Şöyle alalım. Karta da ihtiyacımız olursa tekrar gelir ekleriz ama zannetmiyorum. Onun dışında tekrar şöyle geleceğim. Diyeceğim ki carousel ve tekrar geleceğim burada diyeceğim ki carousel content ve bunun içinde ben bir döngü işlemi yapacağım. Bunun içinde döngü işlemi yapabilmem için öncelikle benim buraya bir interface ekleyeceğim ve diyeceğim ki slider props ve slider list diyeceğim ve slider'dan tipinden aldığını şu şekilde söyleyeceğim. Sonra tekrar yine aynı şekilde gelelim. Burada props'unu söyleyelim. Slider listi buraya ekleyelim. Burada slider list ile ilgili bir döngü yapalım. Ve diyelim ki slider virgül
index diyelim. Şöyle bir tanımlama parantez. Burada diyeceğim ki image, evet, next image ile birlikte bu arkadaşı yükleyeceğiz. Daha sonra burada diyeceğim ki bir width 1000 diyelim. Height 400 diyelim. Alt ekleyelim. Slider. Daha sonra class name ekleyelim. V de full. Object cover. Bu şekilde olsun. Daha sonra bunu değiştiririz. Bir de rounded x large diyelim. Köşelerden bükelim. Sonra biz daha yine resmimizi normalde nerelerde eklemiştik? Kategori navbar bölümümüzde eklemiştik. Kategori buton bölümünde şu 10 yaptım, buna ihtiyacımız olacak yine ve tekrar gelelim. Buradaki şu arkadaşı uzun uzun yazmak yerine şöyle gelip kopyalayayım ve içini kendime göre düzeltmeye çalışayım. Hemen şöyle bakıyorum. Biz normalde neredeyiz? Kategori değil bu sefer bizim ismimiz. Buradaki ismimiz Slider. Ondan sonra attribute'ün içine gireceğiz bu sefer. Hemen attribute'ün içindeki URL'e gireceğiz. URL'den sonra yine attribute'e gireceğiz. Tamam. Bakalım. Datadan sonra attribute. Daha sonra buradaki URL'e gireceğim. Tamam. Evet, şimdi şöyle bir bakalım. Şu an için herhangi bir şey gelip gitmedi. Şimdi biz buraya bir slider list tanımladık. Biz bunu normalde ne yapacağız? Ana sayfamızda bu slider listi göndereceğiz ve burada bizim artık bir döngümüzün olması gerekiyor. Rotalardaki site sayfama geldim. Hemen burada ilk başta diyeceğim ki const slider list eşittir await get slider. Evet, ismini böyle yazdık diye hatırlıyorum. Yanlış mı yazdım? Const yazmışım. Export const diyelim buna. Get slider. Tamam. Evet, get slider parantez açıp kapatıyorum. Daha sonra burada evet, şuna da async function diyeceğiz. Büyük bir ihtimal hatamız ondan da kaynaklıdır. Bakayım. Evet. Şimdi bu ana sayfanın altına hemen slider'ımızı ekleyelim. Ve bunun parametrelerinden buna yukarıdaki yazmış olduğumuz listeyi söyleyelim. Evet, tekrar bakıyorum. Burada bir sıkıntı var diyor. Hemen şöyle tekrar gelip bakalım. Senin kütüphaneni yüklememiş olabilir miyiz? Evet, hemen şöyle tekrar bakalım. Get slider nerede? Carousel content. Tamam, bir sıkıntı yok. Bir de şöyle yapmamız gerekiyormuş. Content'ten sonra şu image carousel item ve bu arkadaşa bir tane key ve bunun içindeki bu image değerini bunun içine almam gerekiyor. Key'i de buraya vermem gerekiyor. Index. Evet, bakalım. Evet. Şu an şöyle tekrar baktığımızda görmüş olduğumuz gibi bunu da bu şekilde yapmış oldum. Resimler herhalde yine aynı seçtim. Şu resmi o yüzden değiştirelim hemen. Tekrar şöyle gelip bakayım. Evet, şu resmi seçeyim bu sefer. Save diyelim. Evet. Görmüş olduğumuz gibi slider'ımızı da bu şekilde ayarladık. Şimdi tekrar geleyim, şuradaki şu ana sayfa yazısını şuradan sileyim. Bu arkadaşı şöyle birazcık boyutlarıyla vesaire oynayabiliriz. Burada bunu söyledik, normalde object cover vesaire söyledik. Buraya diyelim ki H 200 piksel olsun. MD'den sonra H 450 piksel olsun diye. Bakalım büyüyecek mi? Tamam. Birazcık daha büyük olduğu için daha güzel durdu gibi. Şöyle yapalım. 420 piksel diyelim biz. Bu arkadaşa daha iyi olacaktır.
Bir de ben tekrar şöyle geleyim. Buna konteyner yapısı eklesem nasıl durur? Sadece bir merak ediyorum. Şöyle bir bakalım. Yok, konteyner yapısını vazgeçtim. Hiç kullanmayacağım. Ama bir padding vesaire bir şeyler ekleyebilirim. Px2 neymiş? Left ve right 8'er piksellik boşluklar. Evet, birazcık daha 3 diyebilirim. Tamam. Evet, şu şekilde bir yapımız oldu. Bence güzel oldu. Evet, bu bölümü de bu şekilde halletmiş olduk. Evet, şimdi yeni bir bölümle devam edelim. Şimdi ana sayfamızda ben yine kategorilerimi aynı şekilde buraya çekmek istiyorum. Buradaki çekme mantığıyla gelip yine aynı şekilde burada çekebilir miyim? Çekerim ama sürekli bu sefer API'ye istek atmak durumunda kalacak. Şimdi burada biz normalde bir duruma göre yapmasını söyledik. Çünkü burası bir nav var. Bütün sayfalarda aynı şekilde olabilir. Ama burada bir kere veriyi çekeceği için, yani bir await işlemiyle veriyi bir kere çekeceğimiz için gelip burada yeni bir tane get sorgusu yapmak daha mantıklı olacaktır. O yüzden dolayı tekrar geliyorum buraya, get categories .ts diyerek şundan bir tane daha gelip kopyalayıp bunu kendime göre düzeltiyorum. Şimdi benim API'm zaten normalde categories populate bu şekilde olması gerekiyor. İsmini değiştirelim. Get categories olsun ve slider değil kategori type'ında işlemimiz olacak. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Sonra bu arkadaşı kapatalım. Onun dışında yeni bir bölüm oluşturacağım. Yani yeni bir komponent oluşturacağım ve oluşturacağım komponenti geleceğim buranın altına çekeceğim. Yani bu ne demek? Page.tsx yine aynı şekilde gelip bundan bir tane daha kopyalayacağım. Ops. Şöyle yapalım. Const categories list eşittir await get categories diyeceğim ve bu işlemi burada yapacağım. Bakalım. Şimdi bakın, görmüş olduğumuz gibi slider ve categories diye burada bir defa çekti. Eğer ki ben burada bu hook'u kullanırsam bu sefer benim yukarı use silent demem gerekiyor. Ve use silent dediğim için de bana sürekli ne yapacak? Sürekli arda arda istek atacak. O yüzden dolayı use silent kullanmayacağımız için, bir durumla ilgili işlem yapmayacağımız için direkt bunu yapacağız? Bu şekilde kullanacağız. Şimdi hemen şöyle yapacağım ilk başta. Bununla ilgili bir tasarım sayfası yapmam gerekiyor. Bunun için komponent klasörümüze geldiğimizde slider'ımızda şöyle bir örnek bir yapıya baktığımızda şu şekilde kullanmıştık. Burada da yine benzer bir şekilde yapı kullanacağız. Tekrar geleyim buraya. Diyelim ki categories tsx. Aslına bakarsanız bunları ana sayfa isminde bir tane komponent klasörü içine yapmak daha mantıklı olabilirdi. Bu şekilde oluşturmadık. Neyse, şimdi tekrar taşımakla uğraşmayalım. Aynı mantıkla gidelim. Şimdi bana yine aynı şekilde bir interface lazım. Hemen şöyle geliyorum. Diyeceğim ki interface categories props diyelim. Daha sonra kategori list ve kategori type'ından yine olacağını söyleyelim. Ve tekrar gelelim buraya. Bu arkadaşı şöyle ekleyelim. Sonra biz bunları buraya yazdıktan sonra yine aynı şekilde gelip bu arkadaşı burada tanıtabiliriz. Categories listede yukarıda yazmış olduğumuz kategori list diyebiliriz. Evet, şuraya bir yere gelmiş olması lazım. Evet, şu şekilde bir veri geldi. Şimdi gelelim buranın tasarımını yapmaya. Öncelikle aralarına birazcık boşluk vererek başlayalım. Hemen şuradan diyeceğim ki class name mt on diyelim. Sonra tekrar gelelim. Bir tane h2 açayım. Ve diyelim ki buraya shop by category diyelim. Daha sonra bu arkadaşlarından birazcık süsleyelim. Text green 700 diyelim. Font'un bold. Text'in 2x large olsun diyelim. Evet, şöyle güzel. Sonra tekrar hemen aşağısına gelelim. Bir tane div oluşturalım. Şimdi benim normalde kaç tane ürünüm var? 2, 4, 6, 7 tane ürünüm var. Yani 7 tane kategorim var daha doğrusu. Diyeceğim ki grid normalde sen üçlük bir alan ol. Yani en düşükteyken
Grid calls 3. Ama MD'de grid, evet. MD'de grid calls 6 ol. LG'de grid calls 7 ol diyelim. Ve boşluklar içinde gap 8 diyelim. Ve margin top 2 atalım. Sonra burada bir kategori list map diyeceğim. Parantez parantez kategori virgül index diyelim. Daha sonra tekrar gelelim. Şurada parantez ve buranın içine bir tasarım yapmaya çalışalım. Hemen buraya link ekleyeceğim. Üzerine tıklandığı zaman bir yere gitmesi gerekiyor mantıken. Ve bu linkin hemen ilk olarak href ve key özelliklerini yazalım. Key için index diyeceğiz. Href için de diğer tarafa ne söylediysem yine aynısını söylemem gerekiyor. Yani üst tarafa vermiş olduğum gibi. O yüzden dolayı şöyle direkt bir bakalım. Ne var? Kategori buton. Evet. Ne demişiz? Şu şekilde söylemişiz. Şu href'i yine aynı şekilde geleyim alayım. Burayla değiştireyim. Tamam. Onun dışında tekrar gelip bakalım. Burada resimle ilgili bir bölümümüz vardı. Yine aynı şekilde burada resim alanı kullanacağız. Şu resim alanını yine aynı şekilde gelip alayım. Hatta bunu da aynı şekilde alacağız da kalsın, şimdilik duruma göre yazarız olmazsa tekrar. Evet, şöyle bir yapıştıralım. Bakalım ne olacak. Image'in bir kütüphanesi var. Next image, bunu ekleyelim tabi. Tekrar gelip bakalım. Evet, burada diyor ki bununla ilgili bir sıkıntın var senin diyor. Şimdi biz normalde diğer tarafta işlemimizi çekerken burada ne dedik? Kategori şey dedik. Bakalım şöyle. Evet. Nerede action'ımız? Şimdi biz burada direkt response data dedik. Şimdi burada alırken o yüzden dolayı bir de ek olarak attribute'ü almadık. Diğer tarafta attribute'ü de dahil etmiştik. O yüzden dolayı bize sıkıntı çıkartmıştır büyük bir ihtimal. Şuraya tekrar gelip şuraya bir attribute eklersem büyük bir ihtimal problem olmayacaktır diye düşünüyorum. Evet, şu şekilde görmüş olduğumuz gibi resimlerimiz geldi. Şimdi hemen gelip bu arkadaşları düzelteceğiz. Şöyle yapalım, bunun yanına bir tane de H2 ekleyelim. Yine tekrar süslü parantez kategori attributes nokta name diyelim ve bunu da aynı şekilde yanına yazdıralım. Tamam. Evet, şimdi gelelim buradaki tasarımı hemen düzeltmeye. Öncelikle şu linke bir class name yazalım. Diyelim ki sen flex ol ve flex call ol. Itemlar ortalı. Daha sonra padding 3 diyelim. Evet, birazcık daha güzel. Tamam. Buna hemen şöyle bir arka plan rengi vesaire ekleyelim. Diyelim ki BG green 100 diyelim. Mesela daha sonra cursor pointer diyelim. Ve hover özelliğine de BG green 500 diyelim. Evet, şu şekilde oldu. Üzerine geldiğimiz zaman tamam. Şöyle yapalım. Köşeler çok şey oldu. Hemen buraya bir round ekleyelim. Başka bir de aralarına boşluklar için şöyle gap 2 diyebiliriz. Evet. Tamam. Evet, bence güzel oldu. Bunlar tamam. Şöyle küçülttüğümüz zaman filan bir sıkıntısı var mı? Şöyle yapabiliriz. Birazcık daha şey olması açısından sm'de grid cos, evet, bir de 4'ü eklersem sanırım birazcık daha güzel durabilir küçülttüğümüz zaman. Evet, tamam. Bu şekilde bunu da yapmış oluyoruz. Şimdi
Şuradaki şu yazıları da hemen birazcık değiştirelim. Şu arkadaşa hemen diyelim ki div class name text'in green 700 olsun ve buraya bir grup hover ekleyelim ve diyelim ki text'in white diyelim. Evet. Şimdi buraya grup hover ekledik ama bir de grup eklememiz gerekiyor. Onu da şuraya ekleyeceğiz. Evet. Tekrar bakalım. Evet. Şu an artık üzerine geldiğimiz zaman grupla şekilde çalışacak ve bu şekilde bir yapımız olacak. Evet. Bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Evet, şimdi productlarımızla ilgili hemen bir collection oluşturarak devam edelim. Şimdi productlarımla ilgili collection oluşturacağım ve ismine product diyelim ve aynı şekilde bu şekilde bana bunu oluştursun. Şimdi ilk olarak text alanına name diye bir alan oluşturalım ve short text diyerek bunu aynı şekilde oluşturalım. Daha sonra tekrar diyelim, yeni bir alan ekleyelim, long text diyelim ve description alanına ekleyelim. Onun dışında başka ne alanına ihtiyacımız var? Şöyle bir fiyat alanı yapalım. Diyelim ki MRP diyelim ve şu şekilde desimal bir fiyat diyelim. Yani tavsiye edilen fiyat şeklinde bir alan yapalım. Tekrar gelelim burada diyelim ki selling price. MRP'nin üzerine bir çizgi atarız mesela. Daha sonra selling price da normal satış fiyatı olarak gösterebiliriz. Tekrar gelelim aynı şekilde desimal diyelim, bunu seçelim. Başka şimdi benim buradaki ürünlerimde işte meyvelerim var. İşte meyveleri satarken mesela örnek olarak söylüyorum. 500 gram şeklinde ya da bazı meyveler vardır, ananas mesela adet şeklinde satılabilir ya da işte ürünler aynı şekilde adet şeklinde olabilir. Bunlar yine aynı şekilde çıkım vesaire kilogram şeklinde olabilir. Yani benim bu işlemlerim için bir type yazmam gerekiyor ve bunun için bir text ekleyelim ve diyelim ki buraya item quantity type diyelim ve bu şekilde type'larımızı burada söyleyelim. Tekrar yeniden geleyim. Başka bir tane slug alanı ekleyeyim burada. Diyor ki SEO için diyor bunu kullanabilirsin diyor. Slug diyeceğiz ve otomatik bana name'e göre oluşturması gerektiğini söyleyeceğim. Başka resim eklememiz gerekiyor. Hemen buraya gelin, images diyelim ve tek bir resim bize işimizi görecektir. Şu şekilde yazalım. Daha sonra bir ilişkiye ihtiyacımız var. Şimdi ben ilişkimi şu şekilde yapacağım. Şimdi mantıken bir product'ın birden fazla kategorisi olabilir. Bir kategorinin de birden fazla ürünü olabilir. Yani benim iki taraftan da çoklu bir ilişki yapmam gerekiyor. Şu şekilde yaparsam kategori derim ki bir product'ın birden fazla kategorisi olabilir. Bu şekilde yaparsam bir kategorinin birden fazla product olabilir. Şu şekilde yaparsam o zaman da derim ki iki tarafında birbiriyle birden fazla ilişkisi olabilir şeklinde söyleyebilirim. Ve benim de şu an için işimi görecek olan arkadaş tam olarak bu olduğu için yine geleceğim aynı şekilde bunu oluşturacağım. Başka şu an için ekleyeceğim bir alan kalmadı gibi. Şimdi ben bunu aynı şekilde gideceğim, save diyeceğim ve kaydedeceğim. Ve daha sonra bir 10-15 tane ürün gireceğim. Bunu zaten bir oluşturması şöyle bir yaklaşık 4-5 dakika sürüyor zaten. Oluşturduktan sonra ürünlerimi de girip daha sonra tekrar videoyu yeniden başlatacağım. Evet, şimdi productlarımızı yapmaya başlayalım. Şimdi productlarımızı ben aynı şekilde geldim. Ekledim, teker teker bir tane örnek olarak göstereyim. Mesela yumurta. Yumurtanın birden fazla kategorisi var. Chicken ve food mesela. Ek ve açıklama ve çeşitli bölümleri bu şekilde girdim. Şimdi gelelim bu arkadaşlar hemen listeleme işlemine. Hemen geliyorum. Burada benim normalde rotalarımın içinde sitemiz var ve burada bir page işlemimiz var. Yine bunun aynı şekilde ana sayfaya eklemek istiyorum. Bunun altına ekleyeceğim. Bunun için yeni bir komponent yazarak başlayalım. Diyelim ki ismi product list .tsx rafc diyelim ve bu arkadaşı yazmaya başlayalım. Şimdi aynı şekilde bizim bununla ilgili bir action'a da ihtiyacımız var. Get products.ts diyelim ve şu arkadaşlardan bir tanesini aynı şekilde gelip kopyalayayım. İsmini değiştirelim. Get products diyelim. Productlarımızla ilgili bir type yazmamız gerekiyor tabii ki öncelikle. Hemen bununla ilgili type'ımızı yazarak başlayalım. Export type product diyeceğim. Daha sonra benim buradaki bu değerlerimin hepsini teker teker söylemem gerekiyor.
Hemen şuradaki şu builder'ımızı açalım ve buradan bakalım. Product diyelim. Evet, name ID alanımız olacak yine. Zaten name alanımız olsun. Daha sonra description alanımız olacak. String. Başka MRP alanımız olacak. Bunlara da string diyebiliriz. Aslında hiç şey yapmaya gerek yok. Uzun uzun number vesaire uğraşmaya gerek yok. Buna da yine aynı şekilde string diyelim. Item quantity type var. Yine aynı şekilde string diyelim. Sonra slug alanımız var. String diyelim. Images alanımız var. String diyeceğiz yine. URL'i gelecek sonuçta. Daha sonra categories alanımız var. Buna da string diyelim. Sonra tekrar gelelim burada. Kategori alanımıza product diyerek bu type'ları buraya ekleyelim. Bununla ilgili bizim öncelikle bir API ayarlamamız gerekiyor. Hemen şöyle settings'imize geldik. Rol bölümüne geldim. Public. Yine aynı şekilde kategori içinde, product içinde find ve find1'ı aktif edelim. Ve daha sonra burada API'nin isminin şu an products olduğunu gördüm. Şurayı şöyle değiştirelim. Ve bu arkadaşı bir deneyelim bakalım. Çalışıyor mu? Evet, şöyle bir bakalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi verilerimiz bu şekilde geliyor. Tamam, bir sıkıntı artık olmaması gerekiyor. Şimdi hemen product listimizi yine aynı şekilde yapalım. Öncesinde geleyim ben burada bir const product list eşittir await get product products diyelim ve daha sonra console.log product list diyerek şu arkadaşı bir yazdıralım. Var mı bir sıkıntısı bir görelim. Şu an istek kategori ise attı ve product attı ve şu şekilde bana verilerin gelmiş olduğunu görüyorum. Verilerin gelmiş olduğunu gördükten sonra ben artık bu verileri gönderebilirim. Bir sıkıntı yok. Şimdi product list sayfamızı yapalım. Şimdi normalde kategori sayfasında kullanmış olduğumuz gibi mt10 ve şu iki arkadaşa ihtiyacımız olacak aslında. Şöyle geleyim. Ya da kendimiz yazabiliriz aslında. Da uğraşmayalım dedim. Sonra şuradaki şu arkadaşını aynı şekilde alayım ve buraya shop by product diyelim. Daha sonra burada bir grid işlemi yaparak div, daha sonra class name grid calls 2 olsun. mdd grid calls 3 olsun. lgd grid calls 4 olsun. Ve boşluklar için gap 5 diyelim. Margin top 4 diyelim. Sonra tekrar gelelim. Burada bir product'larımı döndürmek istiyorum. Bunun için interface diyeceğim yine. Burada yapmış olduğumuz gibi şöyle bir tanımlama yapacağım. Diyeceğim ki interface product list props süslü parantez product list bu da product'tan tipini aldığını söyleyeceğim. Ve sonra tekrar gelelim buraya list props product list diyerek burada döngümüzü döndürmeye çalışacağız. Diyeceğim ki product list map diyelim ve parantez product virgül index bu şekilde olsun ve daha sonra bu indekse de şunu diyebiliriz. Index eğer ki 8'den küçükse bana şunu ver diyebiliriz ya da bunları hiç karıştırmadan direkt şöyle bir tanımlama yapıp API'den daha sonra bununla ilgili bir sıralama vesaire bir şey yapabiliriz. Şimdilik sadece şöyle görebilmek için div a diyeceğim. Şu an için zaten bu sayfamızı buraya eklemedik. Hemen gelelim burada bu arkadaşı ekleyelim. Product list daha sonra product list ve buradan da yukarıdan product list alacağını söyleyeceğim. Evet, bakalım ne oldu ne bitti. Evet, 15 tane A işareti geldi. 15 tane ürünüm olduğu için saymadım tabi de 15 tane A işareti geldi. Şimdi artık ben burada bir tasarım yaparak ne yapacağım?
burada bunları şekillendireceğim. Şimdi şöyle yapalım hemen. Bunlarla bir işimiz yok. Tekrar geleyim komponent klasörümüzde product item. Aslına bakarsanız şöyle yapsak daha mantıklı olacak. Biz buradaki bu arkadaşı product diye bir klasör oluşturalım. Product list diyeyim. Move diyeyim. Buna yes diyelim. Şunu kaydederse sanırım sorun düzelecektir. Bakalım. Evet, tamam. Böyle olması daha mantıklı. Çünkü product ile ilgili birden fazla alana ihtiyacım olacak. Buraya tekrar diyelim ki product item nokta tsx rafc diyelim. Şimdi burada bir tasarım yapalım. Yapmış olduğumuz bu tasarımla birlikte bunu göstermeye çalışalım. Şimdi hemen bu arkadaşın mantıken bir interfeysi olacak ve product item props diyelim ve bir product olacaksın ve product'tan alacaksın ama bu dizi şeklinde olmayacak. Tek bir tane product olacak. O yüzden dolayı direkt buraya product ve burada da product items prop diyerek bunu söyleyelim. Sonra tekrar gelelim biz buraya product listemize. Burada bu arkadaşı hemen söyleyelim. Product item öncelikle key için şöyle bir indeks verelim. Daha sonra product için de buradaki product'ı verdiğimi söyleyelim. Evet, şu an için bakalım product item şeklinde geldi. Tamam, artık ben burada bir tasarım yaparak verilerimi göstermeye çalışacağım. Hemen şöyle yapalım. Diyelim ki bir class name, öncelikle bir padding verelim ve md'de padding 4, lg'de padding 6 şeklinde olsun. Daha sonra burada bir flex bir yapı kullanalım. Flex call item center justify center. Başka boşluklar verelim. Gap 4 diyelim. Border olsun bu arkadaşın. Border'ın köşelerinden bükelim. Hover özelliği ekleyelim. Shadow LG diyelim. Mesela gölge versin yani. Daha sonra transition all diyelim ve cursor pointer ekleyelim. Evet, ne oldu ne bitti? Şu anlık bir şey yok. İçinde bir şey de yazmıyor gerçi. Şöyle görmüş olduğumuz gibi bir şeyimiz oldu. Güzel. Şimdi tekrar gelelim bu arkadaşın içini doldurmaya. İlk başta bir image ekleyerek başlayacağım. Diyeceğim ki image, evet, next image yükleyelim şöyle. Daha sonra burada image'imin yolunu söylemem gerekiyor ama image'ime öncelikle bir büyüklük ve küçüklük verelim. Alt verelim aynı zamanda. Altına da işte bir şey yazarız duruma göre. Yazmasak da olur ama bir değer olsun maksat. Height verelim yine. Aynı şekilde 200 diyelim. Boyut bu olsun. Resimlerimizin boyutuna göre bunu daha sonra ayarlarız. Sonra bana bununla ilgili bir yol lazım. Ve diğer arkadaşlardan bir tanesinden kopyalamak daha kolay olacaktır. Şöyle gelip bakalım. Evet, şu ikisini geleyim aynı şekilde buraya gelip yapıştırayım. Sonra büyük bir ihtimal bu arkadaş zaten düzgün çalışmıyor. Diyeceğim ki product'tan seçecek attributes vesaire bu şekilde olması gerekiyor. Şöyle bir bakalım, bir hata vesaire alacağız büyük bir ihtimal. Şimdi burada diyeceğim ki attributes ikon vesaire diyor. Benim normalde API'ımla bununla ilgili bir şöyle bakmam gerekiyor. Diyeceğim ki attributes tamam. Daha sonra images diyeceğim. Buradaki ismi images olduğu için. Daha sonra nokta data diye bir alanımız var. Şimdi datada birden fazla görmüş olduğumuz gibi değer var. O yüzden data şöyle diyeceğim. 0 nokta yine attributes diyeceğim. Ve burada resmimin olmuş olduğu yerin ismi URL olduğu için yine buraya URL diyeceğim. Evet, bakalım ne oldu ne bitti. Çalıştı mı? Şöyle bir bakalım. Şimdi normal dokümantasyona vesaire baktığımızda da ben bunu birazcık araştırdım. Normalde önceden bu şekilde kullanılıyormuş. Strapi ile birlikte artık, yani güncellenmesiyle birlikte şu şekilde artık kullanabiliyormuşuz. Hatta
Başka bir kullanım olarak bir de şunu göstermişler. Bundan da bahsedeyim. Şöyle 0 nokta sonra tekrar soru işareti. Bu şekilde de kullanılmış. Tabii ki bunlar tamamen Strapi'nin sürümleriyle ilgili. Biz Strapi 5 ile birlikte bu tamamen ortadan kalkacak daha kolay bir yapı hazırladıklarını Strapi 5'te bildirdiler. Belki daha güzel bir yapı ortaya çıkacaktır ama şu an için kullanmış olduğum benim versiyonda, yani neymiş benim versiyonum, şöyle bir bakalım. 4.22'de şu an için kullanabileceğim versiyon bu şekilde olduğu için ben de yine aynı şekilde bu şekilde yazıyorum. Bunu yazdıktan sonra hemen gelelim aynı şekilde bir tane H2 yazalım. Tekrar bir süslü parantez, product'ın içindeki, attribute'ün içindeki, evet şöyle, daha sonra buradaki name'i yazdırmak istediğimizi söyleyelim. Şöyle bakalım. Altına isimlerin gelmiş olması lazım. Evet, isimler geldi. Hemen şu arkadaşı birazcık süsleyelim. Diyelim ki senin fontun bold olsun. Text'inde LG olsun diyelim. Sonra tekrar geleyim, bir tane div açalım. Burada bir class name ve flex gap 3 diyelim. Daha sonra tekrar gelelim burada. Diyelim ki product nokta şu arkadaştan ve nokta, evet şöyle bakalım ne ismi, quantity selling price. Şunu şu şekilde gelip alayım. Eğer ki selling price değeri varsa BV, o zaman tekrar gelip burada diyelim ki şöyle bir tane H2 açayım. Burada şöyle dolar işareti, tekrar süslü parantez, product nokta attributes nokta selling price diyelim ve bundan bir tane daha yine aynı şekilde gelip kopyalayalım. Şöyle yapalım ya da bu arkadaş şöyle olsun. Bakalım bir hata falan bir şey var mı? Evet, şu şekilde değerimiz geldi. Şimdi aynı şekilde bir de benim eklemek istediğim bir alanım daha vardı. Neydi bu alan? MRP alanı, yani. Diyeceğim ki ben bu arkadaşa üstü çizili bir ifade gelsin istiyorum diyeceğim. Şöyle yapalım. H2 şunun bittiği yere tekrar yeniden bir tane H2 açalım. Ve tekrar gelelim burada. Süslü parantez. Evet, burada diyelim ki product selling price VV evet VV tekrar gelelim burada. Şöyle yapalım. Şu arkadaşı tekrar şuradan keseyim. Buraya bir class name ekleyelim. Ve burada bunu şart olarak söyleyelim. Biz bunu şöyle gelip diyelim ki evet, burada da line stroke diye bir değerimiz var ve textine de gray 400 diyelim. Ve buraya da bu sefer diyeceğim ki şöyle product'ın attribute'ündeki MRP'ydi sanırım. Şöyle yazalım. Evet, bekliyorum. Evet, şu şekilde bir yapımız geldi. Bunu yerini şuradaki şu virgülü kaldıralım bu arada. Şey durmasın. Evet, şu şekilde tüm hepsinin fiyatları yanında 4 dolarmış 3 dolara düşmüş, 4 dolarmış 5 dolara düşmüş gibi bir alan yapmış olalım. Şimdi bunun dışında ben bunları tabii ki sepete eklemek istiyorum. Bunun için şöyle yapacağım. Shotgun kullanacağız yine. Buradaki alert diyalogdan faydalanacağım. Yani buna tıkladığım gibi yine aynı şekilde ben bir şeylerin gelmesini istiyorum. Şuradaki şu arkadaşların tamamını geleyim. Alert diyalog diyor, bakalım. Alert diyalog değil de diyalog kullansak daha güzel olabilir. Evet, şunu kullanalım biz. Tekrar geleyim. Şuradaki şu arkadaşları şöyle gelip kopyalayayım. Hatta şunları da tamamını kopyalayayım. Bazılarına ihtiyacımız olabilir. Şöyle gelsin.
Daha sonra tekrar gelelim buraya. Bir diyaloga ihtiyacımız var. Ve bu diyalogun içine bir tane tetikleyici ekleyeceğiz. Diyalog trigger. Tetikleyici için bir tane buton ekleyeceğim. Ve butonun içinde add to kart yazsın. Bunun varyant özelliğine gelelim. Outline diyelim. Buna birazcık class name yazarak birazcık süsleyebiliriz. Diyelim ki işte text ya da hiçbir şey demeyelim. Duruma göre eğer istersek değiştirebiliriz. Şu an bu şekilde olsun. Şöyle bir bakalım ne oldu ne bitti. Evet, şöyle bu arkadaş geldi. Şöyle yapalım biz bu arkadaşa. Class name diyelim. Background background green 600 diyelim. Evet, bir de text'ine white diyelim. Bu şekilde bir tanımlama yapalım. Tamam. Tamam, güzel. Onun dışında ben bunu artık tıkladığım zaman bir tane diyalog sayfası açılacak. Buraya bunu söyledik. Hemen şöyle yapacağım. Diyalog content diyeceğim. Daha sonra burada diyeceğim ki diyalog header diyelim. Ve tekrar yeniden gelelim. Diyalog description diyelim. Ve burada ben artık tıkladığım zaman ne açılmasını istiyorsam buraya yazacağım. Şöyle bir basalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi bu sayfa açıldı. Şimdi tabii ki bu sayfayı açmak yerine bunu yeni bir product item detail .tsx roughce dersem ve bu arkadaşa bir tane interface ekleyip product detail props ve burada değer olarak yine bir product'a ihtiyacımız var, yani açılacak değer olarak. O yüzden şöyle product ve product kütüphanesi type'ı şöyle söylersem ve tekrar gelip burada bu arkadaşı şöyle söylersem evet, burada yanlış bir tanımlama oldu. Product evet, burada tekrar gelip product söylersem sonra gelip ben buradaki bu sayfada tekrar gelip burada product item detail buradaki product değeri içinde product'ı verirsem evet, şöyle tekrar gelip bakalım. Herhangi birine tıkladığım zaman product item detail yazıyor. Bir hata almadık. Artık ben burada bu ürünle ilgili zaten burada bir product değeri verdim. Yani ben burada artık ne yapabilirim? İstediğim gibi verilerimi yazdırabilirim. Şöyle örnek olması açısından görebilmemiz için şöyle şimdi name'i yazdırayım ki çalışıyor mu, bir sıkıntı var mı şöyle birlikte görelim. Evet, Lemon'daymışım mesela. Food'a tıkladığım zaman food bu şekilde açılır bir sayfamız oldu. Burada artık ne yapacağız? Sepete ekleme işlemi için diğer adımlarımızı yapacağız. Bunun için öncelikle ZooStat'la ya da UseEffect'te durumlarımızı ayarlamamız gerekiyor. Şimdi bunu bu şekilde yapıp ilk ZooStat'la diğer işlemlerimize devam edelim. Evet, şimdi modalımızı yapmaya devam edelim. Şimdi biz buraya tıkladığımız zaman şöyle bir sayfa açılıyor ve şurada 3 tane error hatamızın olduğunu görüyoruz. Bu 3 tane error hatası diyor ki buton kullanmışsın sen diyor, işte ya da HTML kullanmışsın, işte HTML içinde P kullanmışsın gibi çeşitli React'ın istemiş olduğu bazı şeyler var. Bu hatalar bulması bazen oldukça zor olabiliyor ama şu an için bu hatanın yerini aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Bu hatanın yeri buradaki şu kullanmış olduğumuz trigger'a S-Shield eklemememiz büyük bir ihtimal. Ben bunu eklersem ve sayfamı yenilersem buradaki bu 3 error'sun gideceğini düşünüyorum. Hemen şöyle bir bakalım. Evet, artık gelmediğine göre bir sorun yok. Şimdi ben buraya tıkladığım zaman bana burada açılan bu sayfada gözükmesini istediğim şeyler olacak. İşte kaç tane adet ekleyeceğim, sonra işte açıklaması gibi çeşitli şeylerin olmasını istiyorum. Bunun için zaten Product Detail sayfası yaptık. Şimdi bunu yavaş yavaş doldurmaya başlayalım.
Şimdi normalde biz bu işlemleri yaparken aslında bununla ilgili ilk başta bir şey işlemi de yazabiliriz. Hook işlemi de yazabiliriz. Burada bir sepet işlemi de olacak aslında. Şöyle yapalım. İlk tasarım yapalım ufaktan, daha sonra da olmazsa hook işlemimizi aynı şekilde gelip oluştururuz. Şimdi tasarımımız için hemen şurada şöyle gelip bir bakalım. Evet, şimdi şurada öncelikle şuna div class name ve de full diyelim. Şu şöyle olsun, hatta bunu demesek de belki olabilir, sıkıntı yok. Tekrar gelelim, bir tane div ve bir class name ekleyip grid ve grid calls 1 olsun, mdd grid calls 2 olsun diyeceğim ve padding 7, background white ve text black olsun. Boşluklar içinde gap 8 diyelim. Şimdi ben burada iki tane yan yana alan olması gerektiğini söyledim. Alanlardan bir tanesi resim alanı olacak. Diğer alanda işte ufak tefek bilgiler içerecek. Şimdi hemen resim alanı için product item şöyle bir bakalım, neredeydi bu arkadaş? Şu arkadaş bizim işimizi görecektir. Hemen aynı şekilde geleyim. Şunu şöyle bir yapıştırayım. Sonra tekrar gelip bir bakalım. Add to cart. Evet, image'in kütüphanesi yüklü değil dedi. Next image ile birlikte şu arkadaşın kütüphanesini yükledim. Tekrar bakacağız. Evet, tekrar geldim. Add to cart. Evet, şu şekilde görmüş olduğumuz gibi resmimiz geldi. Şimdi bu bizim birinci alanımız. Zaten şimdi geleceğiz hemen ikinci alanımızı tanımlamaya. Bunun için bir tane daha div açıyorum ve tasarımı burada yapmaya çalışacağım. Diyeceğim ki flex bir yapı, flex call, gap 3 diyelim. Daha sonra ilk olarak bir tane H2 alanı ekleyelim ve diyelim ki product'tan gelen attribute'daki name alanı olsun. Bundan tekrar bir tane daha kopyalayalım ya da P'ye yazabiliriz aslında. Daha mantıklı olacaktır. Evet, şunun içine gelip kopyalayalım. Burada da description alanı olsun diyelim. Bakalım var mı bir sıkıntı? Evet, şu an ikisi de geldi. Hemen bu arkadaşların biraz klaslarıyla oynayalım. Text 2 x large, font'un semi bold olsun. Buradaki arkadaşlar text'in sm olsun ve text'in gray 600 olsun. Birazcık sönük olsun yani. Evet, şu şekilde bunu yaptık. Şimdi birazcık bu arkadaşların boyutlarıyla ilgilenelim. Hemen şöyle bir bakıyorum. Product item. Burada header content var. Buna bir class name eklersek, hatta şurada örnek vardı, görmüştüm. Evet, content'a şöyle class name eklersek bu arkadaşın da boyutunu 625 yaparsam şöyle tekrar gelip bakalım, birazcık daha genişlesin. Evet, şöyle, hatta birazcık daha genişletebilirim, 725 diyelim. Tamam, şöyle daha güzel bir alan oldu. Sonra tekrar gelelim, hemen bunun altına devam edelim. Şimdi aynı şekilde bizim fiyatları vesaire göstermemiz, söylememiz gerekiyor. Bunun için tekrar şöyle bir tane daha div açalım. Ve diyelim ki class name flex gap 3 diyelim. Daha sonra product item, burada şöyle bir zaten bir tanımlama yapmıştık aslında. Yine aynı şekilde gelip şunu yapıştırırsam daha mantıklı olabilir. Fiyatları yine yan yana üst üste göstersin bize. Evet, bekliyorum. Evet, şöyle şuraya geldi. Fiyatların boyutları ile ilgili birazcık tabii ki oynayabiliriz. Hemen şurada diyelim ki class name font'un bold olsun. Text'in 3 x large olsun diyelim. Aynı şekilde şu arkadaştan buraya da ekleyelim olmazsa. Burada şöyle bir şeyimiz var gerçi. Şöyle diyebiliriz. Buraya ekleyebiliriz. Problem olmaz sanırım. Şöyle yapalım. Bakalım. Bir hata. Kaydedeyim. Hata alacağım gibi geliyor. Evet, hata aldık.
Bu birazcık yanlış bir tanımlama oluyor tabi. Şuraya gelip yazsam direkt nasıl olur? Fark eden bir şey olmaz bence. Böyle de yazabiliriz diye düşünüyorum. Tamam. Evet, tekrar şöyle basalım. Evet, şu şekilde gözüktü. Okey. Sonra hemen şöyle tekrar gelelim. Yeni bir alanla devam edelim. Şimdi bizim normalde yine burada sepete ekleyeceğimiz için adet vesaire gibi alanlar söylememiz gerekiyor. Bunun için şöyle yapalım. Buraya bir tane H2 açayım. Ve buraya diyelim ki quantity. Ve tekrar parantez açayım. Ve tekrar bir tane süslü parantez açayım. Ve burada diyelim ki product'tan gelen, attributes'ten gelen neydi bizim şeyimizin ismi? Item quantity type, yani adet mi, gram mı, bunları ne yapsın, bize burada direkt göstersin diyelim. Sonra tekrar gelelim aynı şekilde, buraya bir tane daha div açalım. Ve burada bir class name flex call item baseline ve gap 5 ile 4 ile boşluk verelim. Sonra ben burada yapacağım işlemlerde bir arttırma azaltma işlemi ve sepete ekleme işlemleri gibi işlemler yapacağım. Şöyle bir bakalım genel olarak tasarımımızda nasıl durdu. Şöyle. Şu an şurada şu şekilde bir yazı oldu. Güzel. Şöyle yapalım. Şu iki arkadaşı şuradan kesip şuraya eklesem aşağı gelirse daha güzel olabilir bence. Evet, böyle olması daha mantıklı. Şimdi bunun içinde bizim şu arkadaşlar hatta birazcık şey diyebiliriz. Text'in 2x large, font'un bold diyebiliriz. Şimdi bizim burada dediğim gibi bir ekleme ve çıkarma işlemi, yani adet işlemi yapacağım ve aynı zamanda sepete ekleme işlemi yapacağım. Bunun için şöyle yapalım, hemen bir tane ilk başta buraya bir tane buton ekleyelim. Düz buton ekleyelim şöyle. Ve bunun disabled özelliğine diyelim ki şöyle quantity eşittir 1 diyelim ve burada eksi işlemi olsun ve bu arkadaşa bir de on click işlemi vereceğiz. Buna da işte decrement quantity diyelim. Şimdi gelip olmazsa bunları öncelikle bir yukarıda tanımlayayım. Daha sonra aslında bunları yapmak daha mantıklı olacak. Şuraya da tekrar geleyim. Sadece quantity'yi burada da gelip yazayım. Tamam. Şimdi gelip hemen bunları yukarıda tanımlayayım ki rahat bir şekilde kullanabileyim. Şöyle yukarı doğru geleyim. Evet. Şöyle bir tanımlama yapacağım. Use state ile birlikte kütüphanesini yükleyelim. Yukarıda aynı zamanda use state kullandığımız için use silent yazmamız gerekiyor. Daha sonra loading işlemiyle ilgili bir işlemimiz olabilir. Yine şunu aynı şekilde gelip yazayım. Daha sonra toplam fiyatla ilgili işlemim olacak. O yüzden dolayı product total price diyeceğim. Ve şu şekilde bir ekleme yapacağım ve toplaması gereken alanları vesaire şurada şu şekilde yazacağım. Sonra bana arttırma ve azaltma işlemleri olacak. O yüzden dolayı şu iki arkadaşı da şöyle yazacağım. Diyeceğim ki eğer ki click eventinde bu çalıştıysa bir arttır. Eğer ki bu çalıştıysa birden büyükse, o zaman birden büyükse bir azalt şeklinde bir tanımlama yapacağım. Evet, şöyle bir kaydedelim bakalım. Bir hatamız varsa şimdiden görelim. Evet, şöyle bir şeyler geldi. Şu an butonumuz vesaire pek bir şey çalışmıyor. Sadece bir çizgi var. Şimdi gelip bunlarla ufaktan oynamaya başlayalım. Buton tamam. Quantity. Şuraya tekrar gelelim. Bir tane daha buton ekleyelim. Ve bu butona da artı diyelim. Ve burada da on click eventine diyelim ki evet, şöyle yazalım. Evet, buna bastığım zaman artıyor. Buna bastığım zaman azalıyor. Bir sıkıntı yok. Sadece tasarımsal olarak ufak tefek bir sıkıntımız var. Hemen şöyle bir bakalım. Flex şöyle yapalım biz buna. Tekrar geleyim, şuradan bir tane daha div açayım. Diyelim ki class name flex gap 3 diyelim.
yazabilirsem bir de gap3 flex item center. Daha sonra tekrar geleyim, bir tane daha div açayım ve burada da padding 2 3 border flex gap 8 item center ve px5 diyeceğim ve buradaki bu arkadaşları bunun içine tekrar yeniden gelip taşıyacağım. Evet, şu şekilde bir artı eksi alanımız olmuş oldu. Tabi bunun renklerini vesaire, arka plan renklerini vesaire ufak tefek değişiklikler yapabiliriz aslında, ya da bu şekilde kalabilir, bir problem yok. Şimdi arttırma azaltma işlemimiz bunlar vesaire tamam. Şimdi hatta şöyle yapabiliriz, border slate 400 dersem birazcık daha güzel durabilir belki, bir bakalım hemen. Yani kısmen şey yapalım, 200 diyelim. Evet, birazcık daha belirgin oldu en azından. Şey yapabiliriz ya da şuradaki şu arkadaşlara da birer class name verebiliriz. Text 2x large diyelim, şöyle bir eksi de bakalım. Evet, şunu da aynı şekilde diğer arkadaşı da vereyim. Tamam, şu şekilde olsun. Problem yok. Birazcık daha tabi tasarım düzeltilebilir. Onun dışında hemen şöyle tekrar gelelim. Biz burada toplam fiyat için zaten şurada yukarıda ben bir şey kopyalamıştım. Yine geleceğiz, burada toplam fiyatı burada yazdıracağız. Bunun için bunun şöyle bittiği yer gap3 şurada yazdırsak nasıl olur? Şöyle bir bakalım. Şuraya yazıyor, tamam. Ya da şuraya yazdırsak nasıl olur? Nereye yazıyor? Şuraya yazıyor. Evet, şuraya yazdırmak daha güzel olabilir. O yüzden ben buraya bir tane H2 ekleyeyim. Ve burada dolar. Daha sonra süslü parantez aç kapat. Evet, burada diyeceğim ki quantity çarpı product total price nokta to fixed ve 2 basamak bana göster diyeceğim. Evet, şu an benim fiyatım 7 dolar. Arttırıyorum 14.21, görmüş olduğumuz gibi bunu da bu şekilde ayarlamış olduk. Sonra ben bu arkadaşlar aynı zamanda sepete eklemek istiyorum. Bunun için hemen şuraya şöyle tekrar gelelim. Buton, UI buton. Class name'lik pek bir işimiz olmayabilir gerçi. Disabled özelliğine şu yukarıda yazmış olduğumuz loading işlemini burada yazalım. Daha sonra bunun içine bir tane ikon ekleyelim. Shopping bag, shopping basket gibi bir ikon olsun. Ve daha sonra tekrar gelelim burada. Diyelim ki eğer ki durum loading ise o zaman sen bana loading loader Georgia ikonunu göster diyelim. Şöyle yapalım. Daha sonra class name ile animate spin diye bir özellik var. Döndürerek bana bu özelliği göstersin. Ama değilse de o zaman bana add to cart yazsın sadece diyeceğim. Evet. Şimdi ben buna bastığım zaman artık şu an tabii ki loading ile ilgili vesaire işlemlerimizi yapmadık ama eğer ki ne olacak, ilk başta yükleniyor ifadesine dönüşecek ve daha sonra işlemi başarılı olduktan sonra tekrar eski haline dönecek. Bu şekilde bir yapım olmuş olacak. Şimdi bir de buraya en aşağısına bunun kategorisini de aynı şekilde gelip yazdıralım. Şöyle tekrar gelelim H2 ve bir tane span açalım şöyle. Diyelim ki kategori diyelim. Ve daha sonra da buraya yine aynı şekilde, evet, şöyle rahat gözüksün. Diyelim ki product nokta, evet, şu attributes'ler insanın canını sıkıyor. Kopyalayalım. Attributes nokta categories nokta datadan nokta attributes nokta name olması gerekiyor. Bakalım. Evet. Tekrar şöyle bir bakayım. Hata
Şunun C'si küçük olacak galiba. Tekrar bakalım. Evet. Ya bunları internette birazcık aramak ki falan gerekiyor. Şöyle tekrar bakalım. Şu Etribüs olayını birazcık düzeltebilirlerse. Şu bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Şu data 0. Şunu deneyeceğim yine. Evet, şu an görmüş olduğumuz gibi bu alanda çalıştı ama resimler alanında hatırlarsanız çalışmamıştı. Bunu bu şekilde yapmış olacağım. Tekrar şöyle gelelim. Bu arkadaşlara şöyle birer font bold diyelim ve ML2 diyelim. Birazcık boşluk versin. Tamam. Evet, bunu da bu şekilde ayarlamış olduk. Şimdi Add to Cart'a bastığımız zaman bir on click işlemi olacak. Hemen gelelim şöyle onu da yazalım. On click diyelim. On add cart diyeceğim. Ve yine hemen burada aynı şekilde bununla ilgili bir tanımlama yapalım. Const on add cart diyeceğim. Daha sonra bununla ilgili öncelikle bir hook yazmam gerekiyor. Ben şimdi şu an sadece bunu yazayım. Mouse event handler kullanacağım. HTML buton element diyeceğim ve eşittir bir event yakalayacağımı söyleyeceğim. Yakalayacağım event'a göre de şu aşağıdaki bu işlemleri yapacağım. Şu an hata vermesin diye bu başlığı yazıyorum ki birazdan biz bunu yazdığımızda rahat bir şekilde kullanabilelim. Deneme amaçlı hemen çalışıyorum. Şöyle bir bakalım sadece. Console.log event diyelim. Mesela şöyle bir basalım. Evet. Bir şey gelmedi ama şuraya bakalım. Buraya gelmiştir. Evet, şöyle görmüş olduğumuz gibi buraya event ile ilgili bir şeyler geldi. Tamam, problem yok. Şimdi bununla ilgili hemen hook'umuzu yazalım. Şöyle hook dosyamızın içine hemen use cart.tsx diye bir dosya oluşturayım. Şimdi oluşturacağım dosyada şöyle yapalım hemen. Öncelikle şöyle bir tane product'a ihtiyacım var. Şimdi normalde bizim bir type'ımız vardı hatırlarsanız ve bunun içinde bir product vardı. Aslında aynı şeyler var ama burada ek olarak bir de adet var. O yüzden dolayı ben diğer taraftaki buraya tekrar yeniden bir ekleme yapmayacağım. Bunun içindeki bu product'ı kullanacağım. Ve bu şekilde işlemi sağlamış olacağım. Yani buradaki bu arkadaşı hiç buraya karıştırmayacağım bu sefer. Daha sonra tekrar geleceğim. Yapmam gereken işlemlerin olması gerekiyor. Yapmam gereken işlemler. Bunları burada teker teker söyleyeceğim. Benim itemlarım olacak. Yukarıdaki product'lardan alacak. Aynı şekilde türü. Add item'da dataları alacak. Adeti alacak ve toplam miktarı alacak. Remove'da da ID'ye göre silecek. Remove'da da her şeyi silecek zaten. O yüzden dolayı şu şekilde bir tanımlama yapacağım. Onun dışında tekrar gelelim buraya hemen. Const use cart diyelim. Eşittir. Kullanacağımız kütüphane create kütüphanesi cart store'dan gelecek ve şu şekilde bir tanımlama yapacağım. Şimdi ilk başta bu arkadaşı kullanabilmemiz için bizim şöyle bir persist diye bir şey yazmamız gerekiyor. Bu persist nereden geliyor? Yine bizim Zoostant'ın middleware dosyasından geliyor. Yine aynı şekilde CarStore'a göre bu arkadaşlar bu işlemleri yapacağını söylüyorum. Şimdi bunları bu şekilde yazdım, kopyala yaptım ama tabii ki parantezlerle ilgili küçük bir sıkıntısı var. Görmüş olduğumuz gibi bu parantezleri teker teker kapatmam gerekiyor. Şöyle bu bunu kapattı, bu bunu kapattı. O onun, bu da bunun. Tamam, bir sıkıntısı yok gibi. Ya bir tane parantez sıkıntımız var, pardon. Şöyle tekrar gelelim. Tamam. Şimdi şuradan yine aynı şekilde geleyim, yazmaya devam edelim. Şimdi normalde benim ilk başta bir itemlarımın boş bir şekilde olacağını söylemem lazım. Daha sonra tüm senaryoları teker teker burada yazmam lazım. Diyeceğim ki ben uzun uzun yazmakla uğraşmayayım, kopyala yapıştır yapayım, siz isterseniz benim GitHub sayfamdan alabilirsiniz ya da aynı şekilde yazabilirsiniz ve buradan anlatmaya çalışayım. Diyeceğim ki bir item ekleyeceğin zaman sana gelen verilerde product'a göre işte adete eğer adet boşsa bunun varsayılanı 1 ve total number
Yine bu şekilde değerleri olabileceğini söylüyorum. Ve zaten yukarıda da yine aynı şekilde bunları söylemiştim. Bunlara diyorum ki işte öncelikle bir gel bak var mı bu item'dan. Eğer ki varsa o zaman ne yapacaksın? Bir güncelleme işlemi yapacaksın. Yoksa da direkt ekleme işlemi yapacaksın şeklinde bir ekleme işlemi yapıyorum. Yani ben burada mesela sepetimde daha önce de ürün varsa ne olacak? Sadece ben buradan tıkladığım zaman kaç tane adet varsa buradaki adet 5 örnek olarak 5 tane olarak güncelleyecek. Eğer ki şunu isterseniz siz, tabii bu hangisi daha mantıklı olur birazcık tartışılır. Şimdi şu an burada 4 yazıyor. Mesela sepetimde 8 tane ürün var. 8 tane ürün ne 4 tane daha eklemek istiyorsanız mantıken o zaman şuradaki şu arkadaşı değiştirmeniz gerekiyor. O zaman şunu söylemeniz gerekiyor. Quantity artı quantity şeklinde olması gerekiyor. Daha doğrusu nereden gelen quantity olacak? Item'dan gelen quantity şeklinde bir ekleme yapmak gerekiyor. Ben sadece sondan gelen miktarı sadece güncelleyerek bunu bu şekilde yapmış olacağım. Sonra silme işlemiyle ilgili yine aynı şekilde benim bir işlem yapmam gerekiyor. Add item'ın bittiği yeri şöyle aynı şekilde gelip kapatayım. Şöyle tekrar geleyim. Remove yapıştıracağım. Şu şekilde add item'ı da şöyle açayım ki eğer ki yazamadığınız bir yer varsa yazabilirsiniz ya da kitap sayfasından bakabilirsiniz. Ben bunu daha önce e-ticaret projesinde de aynı şekilde kullanmıştım. Sadece ufak tefek değişiklikler yaptım. Aslına bakarsanız uzun uzun yazmak yerine şu an burada bunu direkt kopyala yapıştır yaparak geçiyorum tabii. Daha sonra remove item bölümümüz tamam okey. Bir de remove all yani tüm hepsini silmen için şöyle bir şey yazman gerektiğini söyleyeceğim. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi bunun dışında benim yapmam gereken diğer bir şey ise şuradan bir virgül eklemek ve eklemiş olduğum bu virgülle birlikte benim buraya cache'lere ne olarak ekleyeceğimi söylemek. Bendeki isimler bu. Lokastroge bunun kütüphanesi var mıymış yukarıda vesaire bir bakalım. Yokmuş. Tamam. Bu şekilde yazıp ne yapabiliyormuşuz? Kayıt edebiliyormuşuz. Şunun var sanırım. Şöyle tekrar çıkalım bakalım. Evet. Bunu kullanabiliyoruz. Şu an bunu buraya kadar tamam. Bir parantez karmaşası oldu sanırım. Şunu silelim şuradan. Diyeceğim ki en son olarak export default use cart diyerek bu arkadaşı dışarı aktaracağım. Şimdi gelelim aynı şekilde bunu kullanalım ve nasıl bir işlemi yapıyor birlikte görelim. Bunun için tekrar şu sayfamızı açıyoruz. Burada zaten on at the cart diye bir bölüm yaptık. Şimdi ilk olarak ben burada şunu söylemem gerekiyor. Const kart, use kart ve use kartın kütüphanesini yine aynı şekilde gelip ekliyorum. Daha sonra toplam fiyatı için bir tane şöyle bir alan tanımlayabilirim. Evet, bunu da aynı şekilde gelip yazayım. Use state zaten daha önce de ekli. Şimdi burada ekleme işlemini yapacağız. İlk olarak diyeceğim ki event nokta stop bu şekilde bir tanımlama yapacağız. Daha sonra set loading true diyeceğim. Ve en son işlemin bittiği zaman da bunu false'a çevireceğim. Evet. Sonra burada benim ilk olarak şunu yapmam gerekiyor. Hatta ben bunları yanlarına Türkçe açıklamaları da var. Şöyle direkt yapıştırayım. Buradan direkt anlatayım. Burada ürünü sepete eklerken mevcut adet miktarını kullanacak. Şuradan şu şekilde bir şey yazıyoruz. Daha sonra cart add item. Bizim burada 3 tane değer tanımlamıştık. Pro data, adet ve total değerleri. Yine burada aynı şekilde bu 3 tane değeri ne yapıyorum? Burada gönderiyorum ve total price için de yine şöyle bir hesaplama yapıyorum ve şu şekilde bir tanımlama yapıyorum. Evet, bunu şöyle bir kaydedelim bakalım. Bir yerde hata mı yaptığımı söylüyor bana. Nerede diyor? Items'ın burada diyor. Evet, şöyle bir bakalım. Burada bir hata yapmışım. Şunda 2 nokta olması gerekiyor. Evet, başka bir şey var mı? Gözükürde bir şey yok gibi, bakalım. Tamam. Şimdi bunu test edeceğiz. Bunu test edebilmemiz için incele diyeceğim. Şu şekilde konsol sayfasını açacağım. Neredeydi? Konsol kaynaklar.
Evet, şöyle birazcık daha büyüteyim. Performans bellek. Uygulama kısmı. Bakın normalde şu an hiçbir değerim yok ama Kartstroge diye bir değerimiz var burada. Ben buradan add to cart diyerek 6 diyeceğim ve bana 6 dolarlık bir ürün ekledim. 3 tane ürün ekledim ve tanesi 2 dolar. Şöyle tekrar gelip bakacağız. ID'si 4'müş bu ürünümün. Sanırım 3 tane adet eklemişim. Toplam fiyat 6 dolar. Daha sonra parot ürünümün ismi, description açıklaması şu an görmüş olduğumuz gibi bu şekilde. Ben bunu 2 yaptım mesela. Add to cart dedim. Tekrar gelip bakacak olursak fiyatı direkt burada olduğu gibi güncelledi. Dediğim gibi siz bunu iki mantıkla da düşünüp iki mantıkla da yapılabilir. Hangisini isterseniz, ben şu an bunu bu şekilde yaptım. E-ticaret projesinde de isterseniz bakabilirsiniz. Onda da bunun tam tersini yapmıştım. İki seçenek de kullanılabilir. Dediğim gibi yapılacak tek şey buradaki add item'daki şuradaki şu arkadaşla birazcık oynamak. Başka hiçbir şey değil aslında. Yine ne istiyorsam ben burada yine aynı şekilde burada sepetime ekleyebiliyorum. Şimdi sepetime ekledikten sonra başka bir ürün aynı şekilde gelip ekleyelim mesela. Limon ekleyeceğim mesela. Add to cart diyelim. Şöyle tekrar gelip bakalım. Görmüş olduğumuz gibi iki ürünü de ekledi. Total 8'miş. 2 tane ürün, evet, 8 dolar. ID'si 7. Lemon ve diğer ürünlerinde yine aynı şekilde buraya sepete ekledi. Daha sonra biz zaten burada sepet işlemlerini yaptıktan sonra ne yapacağız? Çerezlerdeki verilerimiz geleceğiz yine aynı şekilde buraya yazdırarak gösterme işlemini tamamlamış olacağız. Evet, sepet işlemlerimiz de şu an için bu kadar. Şimdi artık yeni bölümümüze devam edelim. Evet, şimdi ana sayfamıza devam edelim. Ana sayfamızda bir footer alanı ekleyelim ve şuradaki şu alanlarımızı birazcık küçültelim. Footer'ımız için ben şöyle bir tane resim ayarladım ve bu resmi kullanacağım. Öncesinde şuradaki şu arkadaşların biraz boyutlarıyla ilgili bir oynama yapmak istiyorum. App Rota şöyle geleyim. Product List diyor. Daha sonra şuradaki şu arkadaşların boyutlarıyla birazcık oynayayım. Bunlara 3 diyeyim. 5 diyelim. LG'de de 8 olsun diyeceğim. Şu şekilde bakacak olursak birazcık daha küçük durduğu için daha güzel duracaktır diye düşünüyorum. Evet, şöyle daha güzel durdu. Sanki bir app şeymiş gibi. Telefon uygulamasıymış gibi. Bence daha güzel durduğu için bu şekilde kullanacağım. Şimdi gelelim bunun hemen altına devam edeceğiz. Şöyle tekrar gelelim. Product listin altına geleyim. Bir tane buraya image diye bir şey tanımlayayım ve diyelim ki src. Daha sonra bu arkadaşlar bir width vermem gerekiyor. Image next image kütüphanesine yüklü olduğunu emin olmamız gerekiyor tabii ki. Şunları şöyle teker teker yukarıdan aşağı yazalım. src'si için diyeceğim ki delivery, evet şöyle yapalım. Yanlış yazmayayım hiç. Evet, delivery png. Daha sonra buranın boyutu 1000 olsun. Height da 300 olsun diyelim. Daha sonra bir class name ekleyelim. Ve de full object contain diyelim, bakalım ne olacak. Evet, bekliyorum. Evet, şu şekilde bir yapı geldi. Güzel gibi, bakalım. Tamam, bir sıkıntı yok gibi. Şöyle yapacağım, ben bu arkadaşı sadece bir de ek olarak margin top 4 diyeceğim. Birazcık daha aşağı doğru indireceğim. Hatta margin top 10 desem daha da güzel olacaktır. Şu an birazcık şuradan boşluk olsun istiyorum. Tamam. Küçülttüğüm zaman nasıl duruyor ona da bakalım. Bir problem var mı? Yok. Tamam. Şimdi bunun altına aynı şekilde gelip bir footer alanı ekleyeceğim. Hemen şöyle tekrar gelelim, bir bakalım. Component klasörünün içine yeni bir klasör oluşturayım. İsmine footer diyelim ve bu footer'ın içine de footer.tsx rafc diyelim ve buraya hemen bu arkadaşı da buraya ekleyelim. Aslına bakarsanız bunu buraya değil de layout'a eklemek daha mantıklı olabilir. Şöyle yapalım. Buraya tekrar gelelim. Navbarımız burada. Main'imiz burada. Main'in bittiği yere mantıken footer'ın buraya gelmesi daha mantıklı. Tüm sayfalarda ne olacak? Aynı şekilde olacaktır. Şöyle geleyim aşağı. Evet, görmüş olduğumuz gibi footer yazısı geldi. Şimdi footer'ın tasarımını yapmaya çalışalım. Hemen şöyle tekrar geleyim. Şöyle bir footer kullanacağım.
Bu arkadaşa bir class name verelim ve background gray 300 diyelim. Margin top 10 diyelim. Daha sonra tekrar bir tane div açayım. Bir class name mx auto max 5 x large diyelim. px py bir şeyler verelim. Daha sonra bunlar olmazsa değiştiririz. Evet, şöyle olsun. Daha sonra buraya ilk başta bir resim alanı ekleyerek başlayacağım. Diyeceğim ki image, next image. Evet, src diyelim ki logoydu sanırım. Emin olalım. Evet, logo.png. Daha sonra bu arkadaşa bir width height verelim. Şu an rastgele söylüyorum ama bu arada şuradaki şu diğer arkadaşa da alt ekleyelim, yoksa sürekli hata mesajı yazacak. Delivery değil. Tamam. Evet, şöyle bir bakalım. Evet, şöyle şeyimiz geldi. Tamam. Birazcık bu arkadaşın hizasıyla vesaire uğraşalım. Hemen buraya diyelim ki div class name flex justify center. Daha sonra bakalım nasıl duracak. Tamam. Tam ortalı bir şekilde durdu. Bunun altına hemen şöyle yeni bir tane P açalım. Ve burada lorem 30 diyeyim. 30'luk bir kelime olsun. Bir açıklama yeri olsun yani. Daha sonra bu arkadaşlar yine mx auto margin top 6 diyelim. Max ve md diyeceğim. Text center text gray 500 diyelim ve bir de text sm diyelim. Evet, buraya gelmesi gerekiyor. Bekliyorum. Evet, şu şekilde bu yazı da geldi. Tamam. Şu arkadaşın boyutunu md değil de başka ne var? 3x large desek. Evet, şöyle daha mantıklı. Tamam. Şimdi aynı şekilde tekrar geliyorum. Buraya bir tane ul ekleyelim. Buraya bir class name yine mt ekleyelim. mt 6 diyeyim. Flex wrap kap 8 diyelim. Tamam. Daha sonra tekrar gelelim, buraya bir li ekleyelim. Bu li'ye a ekleyebiliriz ya da link ekleyebiliriz. Fark etmez. Şöyle yapalım. Biz href vesaire bir şey vermeyeceğim. Sadece about diyeceğim. Bir nasıl gözüküyor şöyle bir bakayım. Evet, şöyle about. Tamam. Bu arkadaşı birazcık şekillendirelim. Diyelim ki text gray 800 hover özelliği ekleyelim. Bir de text gray 950 olsun. Tamam. Geleyim yine aynı şekilde bu about'tan birkaç tane kopyalayalım. İşte careers diyelim, history diyelim, misyon diyelim, servis diyelim, project diyelim. Evet, bunları birazcık süs amaçlı yapıyoruz. Kontak diyelim ya da kontaklı sona ekleyelim. Şuraya bir de blok diyelim ve bunu şu şekilde yapmış olalım. Bakalım nasıl duracak. Evet, güzel gibi. Birazcık hizalaması ile ilgili ufak tefek bir sorunları var. Şöyle tekrar bakalım. Flex wrap, buraya justify center dersen ortalayacaktır ve daha güzel duracaktır. Evet, bekliyorum. Tamam.
Şimdi yine aynı şekilde bunun altına aslında sosyal medya ikonları vesaire de ekleyelim ve bu bölümü de yine aynı şekilde bitirelim. Ulun bittiği yere yine aynı şekilde geleyim. Yeni bir tane ya da şöyle yapalım. Şu uldan şöyle bir tane daha gelip kopyalayayım. Daha sonra burada şöyle bir bakalım. Facebook ikon desek şöyle bir deneyelim en azından. Class name H5 ve 5 diyelim. Şöyle bir bakalım. Evet, şöyle bir ikon geldi. Facebook'un başka ikonları da vardır büyük bir ihtimal. Şöyle bakmak gerekiyor açıkçası. Facebook ikon, buna bakalım bir de. Ya da daha önceden yükledik mi hatırlamıyorum. React Icons'tan buradan Facebook diyelim mesela. Mesela bunlardan hangi tarz hoşumuza gidiyorsa genel olarak hepsini aynı tarzda yazarak devam edebiliriz. Şöyle yapalım hemen. Bu arkadaşı yüklemediysek ilk başta bunu yükleyerek başlayalım. Hemen şöyle geliyorum. Evet, şunu kütüphanesi. Tekrar bakalım. Şunlar güzel gibi duruyor. Neymiş bunun ismi? Fa ikon diye geçiyor anlaşılan. Fa ikon diyelim. Ya da şöyle yapalım. Buradan bulabileceğiz mi? Şu olması lazım sanırım. Font Avazon olması lazım ama neyse, problem değil. Şunu tekrar çalıştırayım öncelikle. Yükleme işlemini yaptıktan sonra şöyle yapalım hemen. Tekrar buraya Facebook diyeyim. Daha sonra şunu istiyorum. Mesela şöyle geldim. Bunu yazdım. Kütüphanesini yükleyelim. Evet, bakalım hemen nasıl olacak. Daha sonra tekrar geleyim buraya. Fa Twitter diyelim. Şu tamam. Evet, bunları bu şekilde teker teker ayarlayacağız. Bakalım. Twitter'ın da yine aynı şekilde geliyor olması lazım. Bir iki tane daha hemen aynı şekilde ayarlayayım. Daha sonra fa kitap diyelim. Daha sonra fa YouTube diyelim. Evet, bu şekilde de footer tasarımımızı yapmış olduk. Ana sayfamıza aynı zamanda şöyle bir resim ekledik. Bunları da küçülttük. Artık diğer sayfalarımızı bunlara bastığımız zaman olacak işlemleri ve diğer sayfalarımızı yaparak devam edebiliriz. Ana sayfamız şu an bitmiş oldu. Evet, şimdi kategorilerimizin detay sayfası yaparak devam edelim. Şimdi herhangi bir kategoriye gelip tıkladığım zaman şöyle bir sayfaya gidiyoruz. Öncelikle bu sayfayı aynı şekilde gelip oluşturmam gerekiyor. Rotalarıma geleyim. Aynı şekilde product kategori şeklinde şu şekilde bir klasör oluşturacağım. Daha sonra ben bu arkadaşın içindeki değerleri, yani görmüş olduğumuz gibi hepsi birbirinden farklı olduğu için benim yani burada bir dinamik bir yapıyla bir dizin oluşturmam gerekiyor. O yüzden dolayı şu şekilde diyeceğim. Diyeceğim ki kategori name ve daha sonra tekrar gelerek bu arkadaşın içine bir tane page.tsx diyeceğim. Rafçe diyeceğim ve artık bu sayfa burada bu şekilde gelecektir. Evet. Şimdi hemen aynı şekilde gelip bu arkadaşı düzü tekrar bir daha bir yazayım. Kategori name page. Evet, şu şekilde düzenleyelim bunları. Tamam. Şimdi ben buradaki bu verileri çekebilmem için öncelikle benim bu arkadaşı bir parametre ile birlikte bunları alabilmem gerekiyor. Bunun için hemen şöyle geleceğim. Diyeceğim ki interface kategori name page props diyelim. Daha sonra tekrar burada params diyeceğim ve parametre olarak burada
tam olarak kullanmam gereken şey dosyamın ismi. Eğer ki dosyanın ismini yanlış yazarsanız doğru çalışmayacaktır. O yüzden dolayı kategori name ve string türde olduğunu söyleyeceğim. Ve daha sonra tekrar gelip buraya şöyle yapalım. Evet. Bunun içine de direkt parametreleri ekleyebilirim. Şimdi ben bu arkadaşa hemen birlikte bir erişmeyi deneyelim. Şöyle tekrar geliyorum. Süslü parantez diyeceğim ki parametreden gelen kategori name. Şöyle tekrar gelip bakalım chicken ve chicken olduğunu görüyoruz. Şimdi artık burada rahat bir şekilde tasarımımızı yapıp rahat bir şekilde biz bu arkadaşı yönetebiliriz. Şimdi ben chicken'a göre verilerimi çekmek istediğim zaman ben daha önceden hazırladım. Şu şekilde bir link yapımız var. Link yapımızda şöyle categories name in, daha sonra da ne kelimesi aramak istiyorsak buraya bunu yazmamız gerekiyor. Yani bizim yazacağımız action'da buradaki bu linki kullanarak gitmemiz gerekiyor. Get categories detail .ts diyelim mesela ve bu şekilde biz bu arkadaşı kullanmaya çalışalım. Şöyle yapacağım hemen. Şu arkadaşlardan bir tanesine gelip aynı şekilde buraya kopyalayacağım. İsmini değiştirip kendime göre düzenleyeceğim. Diyeceğim ki ne dedik? Get categories name dedik değil mi? Detail demişiz. Aynı şekilde kullanalım. Tamam. Daha sonra yine aynı şekilde kategorilerle ilgili işlem yapacağımız için bu şekilde kullanmamız mı daha mantıklı olur? Şöyle bir bakalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi burada bizim normalde ürünlerimiz vesaire geldiği için burada kategoriye göre değil, aslına bakarsanız tip olarak product'larımızı getireceğimiz için o yüzden dolayı product dememiz gerekiyor. Daha sonra buradaki bu link yapımızı yine aynı şekilde gelip burada almamız gerekiyor. Product'tan sonra şu yapıyı aynı şekilde gelip buraya yapıştırayım. Evet, şöyle bir daha tekrar gelelim. Evet. Products. Şöyle gelip yapıştırayım. Tamam. Şimdi şu food'un olduğu yerde bir değişiklik yapmam gerekiyor. Bunun için şöyle yapalım. Bu const URL'si geleyim tekrar buraya yapıştırayım. Daha sonra burada bu arkadaşa bir tane kategori name diyelim ve string değeri olsun. Ve burada da bu arkadaşı şöyle food kısmına da gelen değerle birlikte arama yapacağımız için, evet, bunları şöyle yapamıyoruz, pardon. Önce bunların tırnaklarını bakayım. Ha, tırnakları değişik, pardon, bir sıkıntı yok. Şöyle yapacağız. Food'u tekrar siliyorum. Dolar süslü parantez aç kapat yapıyorum ve buraya da kategori name'imi bu şekilde ekliyorum. Daha sonra yine isteğim vesaire her şeyim bu şekilde okey. Şimdi artık ne yapacağım? Ben burada Pages sayfasında verileri gönderirken buradaki parametredeki kategori name'i göndererek de aynı şekilde rahat bir şekilde kullanabileceğim. Hemen gelelim bunu birlikte yapalım. Diyelim ki const kategori eşittir evet, ne demiştik? Await get categories details. Tamam, buraya da aynı şekilde diyelim. Tamam. Daha sonra parantez açayım. Bu arkadaşın içine bir tane bir şey eklememiz gerekiyor. Yine parametreden gelen kategori name şeklinde bu arkadaşı ekleyeceğim. Ve buraya da ASYNC yazmam gerekiyor. Bakalım şu şekilde bir istek attı mı? Evet, görmüş olduğumuz gibi burada isteğini attı. Tabi şu an için göstermekle ilgili herhangi bir şey yapmadık ama şu an için sonucumuz olumlu. Buradan zaten görebiliyoruz. Name in chicken populate bu şekilde geliyor. Problem yok. Şimdi yapmam gereken diğer bir şey burada tasarımı artık yaparak burada bunları gösterebilmek. Hemen şöyle yapalım. Şöyle bu sayfaları artık düzenleyerek gidelim. Hemen şöyle diyelim ki bir tane H2 ekleyelim. Ve bu kategori name'i şurada yukarıda bir güzel bir şekilde göstermeye çalışalım. Diyelim ki padding 4 bg text bg green 600 text white font bold text center text 4x large margin bottom 5 diyelim. Evet, şu şekilde, tamam, güzel.
Şimdi bunun altına aynı şekilde ben kategorilerimi listelemek istiyorum. Yani ana sayfamda olduğu gibi. Buraya link vermemişim sanırım. Vermedik mi? Ha, vermişiz, pardon, tıklayamadım galiba. Şuradaki yine olmuş olduğu gibi aynı şekilde ne yapmak istiyorum ben? Bir yapıyla birlikte aynı şekilde kullanmak istiyorum. Bu arada burası şu an galiba çalışmıyor. Evet, o undefined diyor. Burada yanlış bir şey kullanmışız sanırım. Herhalde attributes yazmayı unuttum. O yüzden dolayı birazdan onu da yazarız. Şimdilik şuradan bir deneyelim hemen. Evet, Bakery. Şöyle burada ürünlerimizi çekmeye çalışalım öncelikle. Hemen şunları şöyle, evet, daha gözükür bir hale getireyim. Burada bir tane div açayım. Ve burada diyelim ki product list diyelim. Ve şu şekilde yazalım. Ve bu product list ve burada product neydi? Kategori detail dersem yani gelir diye düşünüyorum. Bakalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi aynı şekilde tasarım geldi. Ama birazcık tasarım olarak tabii ki ufak tefek sorunları var. Hemen şuna bir div class name diyelim. Padding 5. Evet, bakalım nasıl duruyor. Tamam, güzel bence. Şöyle bakalım. Tamam, evet. Bunu da bu şekilde halletmiş oluyoruz. Sonra tekrar bakalım. Padding 5 değil de padding 8 yapsam sanki daha güzel duracak. Tamam. Şöyle daha güzel. Evet. Şimdi buraya aynı şekilde ben dediğim gibi bir şeyler eklemek istiyorum. Kategori list eklemek istiyorum. Bu yüzden dolayı tekrar şuraya gelelim. Şuradaki bir tane komponent klasörüm varmış. İçine hiçbir şey eklememişiz. Buraya ekleyebilirim. Ya da bunun içine şöyle yapalım. Tekrar geleyim. Components diyelim. Evet, şu dosya yapımında daha rahat gözüksün. Aynı zamanda tekrar buraya geleyim. Top kategori tsx rafçe diyelim. Evet. Burada bir liste bölümü oluşturup yine aynı şekilde burada çalıştırmaya çalışalım. Şimdi bizim zaten bununla ilgili daha önceden bir şeyimiz vardı. Kategorileri çekmiş olduğumuz bir bölümümüz vardı. Yine aynı şekilde oradan bulup kopyalamak daha mantıklı olacaktır. Hemen şöyle bir bakıyorum. Navbar değildir orası. Neresidir? Categories. Evet. Bu arkadaş. Şöyle tamamını gelip kopyalayalım. Aslına bakarsanız direkt aynısını da kullanabiliriz. Ama ufak tefek değişiklikler vesaire bir şeyler yapmak istersek o yüzden dolayı bunu da ayrı bir şekilde kullanmak daha mantıklı olabilir. O yüzden dolayı ben de şu an direkt geleceğim, yine buradan kopyalayacağım. Evet, şöyle bakalım. Şu arkadaşı şöyle alsın. Evet, şu sayfaları kapatayım. Benim de kafam karıştı. Evet, şunun ikisi yan yana olsun. Tamam. Tekrar şöyle gelelim. Bunu ekledim. Daha sonra burada bir props var. Şu return'ü şunun içinden alayım. Şöyle değiştireyim. Ve burada tekrar yerden geleyim. Evet. Şunu da şöyle tekrar söyleyelim. Burada tekrar gelelim. Hangi sayfaydı orası? Evet. Burada tekrar müsait bir yerde gelelim. Bu arkadaşı çekelim. Burada diyelim ki şöyle top kategori diyelim ve daha sonra tekrar burada kategori list diye bir değeri varmış bu arkadaşın. Bizim daha önce bununla ilgili bir işlem yapmış olmamız lazım. Kategori list diyelim, eşittir await get categories diyelim ve şu şekilde yazalım ve buraya da yine aynı şekilde kategori list diyelim. Evet, bakalım. Sayfada şunla bir iki bir şey kütüphanesini yüklememişiz, anlaşılan kopyala yapıştır yaptık. Sonuçta bu yüklü değildir. Image yüklü değildir. Başka, tamam, geri kalanı vardır diye düşünüyorum.
Evet, bu da bu şekilde oldu. Bu arkadaşa da hemen padding falan vesaire bir şeyler verelim. Aslına bakarsanız aynısını kullanabilirdik. Ama mesela şuradaki şu başlığı değiştirmek isteyebiliriz. Yani şu başlık olmasını istemeyebiliriz mantıken. Ya da işte başka bir şeyler yapmak isteyebiliriz. O yüzden bunu çift bir şey aynısını kopyalayıp daha fazla değişiklik yapmak daha mantıklı olabilir. Hemen şöyle tekrar gelip yine bir bakalım. Evet, page. Bu arkadaşa da bir padding işlemi verelim. Padding, hatta bunu şöyle gelip kopyalayıp bunun içine atabilirim. Aynı hizada olsunlar diye. Tamam, güzel. Sonra tekrar geleyim. Bu arkadaşla mesela şu yazı olmasın. Tamam, şöyle diyelim. Margin top 10'da olmasın hatta bu arkadaşla. Zaten yukarıda vermiştik. Tamam. Bu şekilde oldu. Evet, şunları düzgün bir şekilde çalışmıyor. Diğer tarafta da unutmuşuz düzeltmeyi. Bunları hemen düzeltelim. Şurada kategori name kısmı var. Şuraya bir attributes ekleyeceğim. Ve daha sonra yine aynı şekilde categories bölümünde de yine aynı şekilde buraya gelip attributes ekleyeceğim. Büyük bir ihtimal sıkıntı budur. Şöyle tekrar gelecek olursak, evet, görmüş olduğumuz gibi artık bunlar rahat bir şekilde çalışıyor. Evet, fruit, vegetables. Evet, sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Ana sayfaya gelelim şöyle. Ana sayfadaki de bunları da düzelttik zaten. Tamam, bir sıkıntımız yok. Bunları da bu şekilde ayarlamış olduk. Evet, şimdi login sayfamızı ve register sayfamızı yaparak devam edelim. Şimdi hemen app klasörüme tekrar geliyorum. Out diye bir tane klasör oluşturayım. Açıklama dosyası şeklinde. Sonra tekrar içine geleyim. Create user. Ve tekrar yine out klasörünün içine yeniden sin yeni diye bir sayfa oluşturayım. Tamam. Şunun ulusunu şöyle yapalım. Create user. Şöyle düzgün bir şekilde olsun. Sayfa sonuçta burası. Tekrar gelelim. Page.tsx rafc diyelim. Create user page diyelim. Ve buraya tekrar yine geleyim. Rafc page.tsx rafc evet, şu şekilde yazalım. Şimdi navbarımızda loginimiz var. Buna tıkladığımız zaman bu sayfaya gitmesini istiyorum. Hemen şöyle tekrar geliyorum. Navbar. Buradaki şu butonuma tekrar geliyorum. Bir tane link yapısı ekleyeceğim. Link. Evet. Next link gelmedi galiba. Bakalım şöyle tekrar. Ya da daha önce kullanmış olabilirim. Bakalım. Evet, kullanmışız, o yüzden gelmemiş. Tamam, şöyle tekrar direkt kullanabiliyorum. Evet. Burada tekrar geleceğim. Bu linkin href yapısına diyeceğim ki singen diyerek bu sayfaya yönlendireceğim. Evet, basalım hemen bakalım ne olacak. Evet, bastık. Evet, görmüş olduğumuz gibi bu sayfaya geldi. Güzel. Şimdi hemen bu sayfanın yavaş yavaş tasarımını yapmaya başlayalım. Şimdi normalde bizim aynı şekilde bu sayfada tekrar bir layout yapısı eklesek galiba mantıklı olacak. Ama layout yapısında şimdi şöyle tekrar geri gelelim. Burada arama yeri, buradaki login ve sepet işlemleriyle ilgili o zaman bölümümüzü de daha sonra değiştirmemiz gerekecek. Neyse, problem değil. Onu bir şekilde ayarlarız. Tekrar new file diyelim. layout.tsx bizim şuradaki diğer layout'un hemen hemen aynısı olacak zaten. O yüzden dolayı ben şunları şöyle direkt kopyalayayım. Buraya tekrar geleyim. Rafc diyelim. Diyelim ki out layout page diyelim. Ve buradaki bu arkadaşı, evet, şöyle yazmışız. Yine aynı şekilde kullanalım. Navbar'ın kütüphanesi ve Footer'ın kütüphanesini şu şekilde ekleyelim. Tekrar bu sayfaya tıklayalım, bir bakalım. Children'ı tanımadığını söylüyor. Hemen interface outline props şöyle children evet, şöyle bunu da ekliyorum. Tekrar süslü parantez. Evet, bir şöyle
Children'ı da geldim burada tanıttım. Artık bir sorun olmadan bu sayfamız bu şekilde gözüktü. Şimdi bunların hepsini şöyle tekrar kapatayım. Burada single sayfamızın tasarımını yaparak devam edelim. Şimdi single sayfamızda hemen şöyle diyelim ki class name flex item baseline diyelim. Ortalı bir şekilde olsun. Margin y 20 diyelim. Yani ne demiş oluyoruz burada? Top ve bottom'dan 80'er piksel boşluk istiyorum. Tekrar gelelim. Burada tekrar bir div daha yazalım. Ve diyelim ki class name flex call item center justify center padding on border gray 300 diyelim. Bakalım nerede ne oluştu. Şu şekilde bir yapı oluştu. Şimdi hemen biz bu arkadaşın içine şöyle bizim image'imizi ekleyelim. Evet, next image. Şunu şöyle kapatalım. Buraya yine logomuzu gelip koyalım. Diyelim ki logo.png. Bu arkadaşa width ve height vermezsek hata alırız. Width, height bu şekilde yazalım. Bir de alt verelim. Sıkıntı olmasın. Tamam. Evet, bu şekilde oldu. Şimdi tekrar gelelim bu image'in altına hemen bir tane H2 yazalım ve diyelim ki evet şöyle olsun. Daha sonra tekrar gelelim bir tane H2 enter your email or password vesaire vesaire. Şöyle iki tane yazı olsun. Bu arkadaşları hemen şöyle düzeltelim. Font bold diyelim. Text 3x large. Bu yazı küçük olabilir. Problem yok. Hatta rengi az bir şey solduralım. Evet şöyle olsun. Ek olarak tabi bir de bu arkadaşa boşluk vesaire bir şeyler vermemiz gerekiyor. Yani yukarıdan aşağı. Şöyle yapalım. Birazcık daha. Tamam. Böyle daha iyi. Sonra tekrar gelelim hemen bunun içine. Bir tane div oluşturalım. Class name v full flex ve flex call diyelim. Gap'la boşluk verelim ve margin top 8 diyelim. Sonra tekrar gelelim. Bir tane input alanı istiyorum ben. Evet. Burada giriş için bir alanımız olacak. Diyelim ki placeholder'a name at işte e-mail ile giriş olsun .com şeklinde olsun. Daha sonra mantıklı olması açısından şuraya example diyelim, bence daha iyi olacak. Tamam. Daha sonra diyelim ki on change tekrar gelelim. Burada bir tanımlama yapalım. Diyelim ki set email ya da set email ile ilgili bir tanımlama yapmadık. Yukarıda öncelikle bununla ilgili bir tanımlama yapmamız gerekiyor. Aslında şimdilik olmazsa hiç on change'lere karışmayayım. Sadece tasarım yapayım. Daha sonra onları eklerim olmazsa. Tekrar bu alan dışında bir de bizim parola alanına ihtiyacımız var. Aynı şekilde tekrar geleyim bunu yazalım. Ama burada özellikle type alanını password yapmamız gerekiyor. Tamam. Bunun içindeki yazıya da password diyelim. Başka buraya bir buton ekleyelim hemen. Butonun içinde de ne desin? Şöyle yapalım. Şimdi normalde bizim şöyle bir şeyimiz olsun. Loading işlemi yapacağız çünkü biz yine. Şurada tekrar geleyim. Diyelim ki const loader virgül set loader diyelim. Ve eşittir use state bu arkadaşlar boş bir şekilde gelsin. Use state eklediğim için de buraya aynı şekilde use silent yazmam gerekiyor. Onun dışında loader eklediğimiz gibi aslında şeyleri de yazabiliriz. Buraya email ve set email, tekrar bir tane daha gelip kopyalayalım. Password ve set
Password'u da yine aynı şekilde yazalım biz buraya. Tamam. Başka bir de const router ekleyeceğim. Bununla da diyeceğim ki eğer ki hesabınız yoksa diye aşağı tarafa bir buton ekleyeceğim. Eklemiş olduğum butonla birlikte ne yapacağım? Yönlendirme işlemini yapacağım. O yüzden dolayı bunları şu şekilde yazıp hazırlamış olalım. Şimdi gelelim bunları teker teker düzenleme işine. Şöyle tekrar bakalım hatamız nerede? Use router ile ilgili bir hatam olduğunu söylüyor. Evet. Use router kütüphanesi next navigation şöyle yüklersek düzelecektir. Şimdi tekrar gelelim bunlara yine aynı şekilde bu input'un on change özelliğine e'sine değiştiği zaman set email ve e nokta target nokta value şeklinde aldığını söyleyeceğim. Ve tekrar bu arkadaşın yine aynı şekilde burayı da set password şeklinde söyleyeceğim. Butonumuzun da şöyle yapalım hemen. Diyelim ki disabled şöyle yapalım. Buton şuradan yazacağız pardon. Disabled özelliğine diyeceğim ki eşittir email veya password boşsa disable olması gerekiyor. Aynı zamanda loader özelliği ekleyeceğim. Eğer ki durum loader'daysa loader ikon çalışsın ve class name'inde animate spin çalışsın, dönerek çalışsın yani. Ve daha sonra eğer ki durum bu değilse o zaman da single yazsın diyeceğim ve butonumun içinde de bu yazacak. Evet, şu an bunları görmüş olduğunuz gibi ikisinden birisi boşsa ya da hatta burada birisi şöyle yapsak daha mantıklı olabilir. Veya değil ve desek. Evet diyebilirsem bir de. Tamam şöyle yaparsam. Evet ikisi birlikte doluysa o zaman bunun çalışması daha mantıklı olacaktır. Sonra buraya kadar işlemlerimiz okey. Şimdi aynı şekilde bizim register sayfasına da gitmemiz gerekiyor. Bunu da hemen bunun altına yazarak devam edelim. Şu butonun bittiği yere diyelim ki don't have a account yani bir hesabım yok mu? Eğer ki bir hesabın yoksa arkadaşım şöyle bir link ekleyelim. Yani aslında router ekledik ama router'ı şu an burada bir şeye tıklayıp kullandırabilirdik ya da neyse dursun linkle yapalım burayı. Router'a yine ihtiyacımız olacak mantıken. Giriş işlemi yaptıktan sonra yönlendirecek sonuçta. O zaman da işime yarayacak. Ya da linke değil de işte bir butona deyip de aynı şekilde router push vesaire kullanabiliriz aslında da. Linkle kullansak daha kolay olacak. Hemen buraya tekrar gelelim. Diyelim ki click here to create account. New account diyelim. Evet. Sonra tekrar buraya geleyim. Senin href özelliğine evet linkin kütüphanesi yüklenmemiş. Tamam. Href özelliğine ne yazmıştık? Create account yazdık diye create user yazmışım. Tamam. Yine bu sayfaya ne yapacağız? Yönlendireceğiz. Evet şöyle bir bakalım ne oldu ne bitti. Şu şekilde bir yapı. Ama pek güzel durmadı. Hemen bu arkadaşla birazcık ilgilenelim. Şuraya diyelim ki class name text'in senin green 600 olsun. Şöyle yapalım. Evet. Şöyle daha sonra bu arkadaşa da tekrar bir p eklesem. Yani alt alta yapsam daha güzel olur diye düşünüyorum. Evet aralarındaki boşluklar bu sefer birazcık fazla oldu. Evet şöyle tekrar gelelim. Bunu yapıştırayım. Olmazsa şuraya bir tane evet
Ben BR yazmak istemiyorum aslında ama BR olmasa kullanalım. Hiç sevmiyorum ben bu arkadaşı kullanmayı. Evet. Alta indirsin. Tamam. Evet, buraya bastığımız zaman Create User sayfasına gidiyor. Şimdi Create User sayfasına yine aynı şekilde yapmamız gerekiyor. Aynısını gelip kopyalayayım. Buradaki Create User sayfasına gelip yapıştırayım. Evet, şöyle bakalım. Tümünü kopya şöyle. Evet. Şuradan şöyle gelip kopyalayayım ve tasarımı ona göre değiştirelim. Şuradaki şu yukarıdaki arkadaşlara da yine ihtiyacımız olacak. Bunları da direkt şöyle topluca yazalım. Tamam. Şimdi gelin buranın tasarımını yapmaya. Öncelikle yukarıdaki yazıyı değiştirerek başlayalım. Diyelim ki create to account diyelim. Enter your, tamam neyse işte bunlar yine dursun. Input alanımızda bir e-mail alanımız var. Şöyle tekrar bir tane daha gelip kopyalayalım. Burada bir de username alanımız olsun. Ve yine şunlardan bir tane daha gelip kopyalayalım. Diyelim ki username ve set username, evet, şeklinde bir tanımlama yapayım ve set username'i de gelip buraya ekleyeyim. Onun dışında başka bir şey eklememe gerek var mı? Şöyle bir kaydedelim bakalım. Tamam. Şuradaki yazıyı değiştirmem gerekiyor ve yönlendirmeyi değiştirirsem bu işim tamam olmuş olacak. Diyeceğiz ki already have an account. Daha önceden bir hesabım var mı? Click here to ve burada da ne yapacağız? Single sayfasına yönlendireceğiz. Evet, şöyle bakalım. Şu klikörleri kaldırsam mı diye düşündüm ama neyse, problem yok. Yani daha güzel mi olur diye. Tamam, bu şekilde iki sayfamızın da tasarımını yapmış olduk. Tamam, şimdi artık bunlarla ilgili diğer işlemlerimizi yapacağız. Evet, şimdi login ve register sayfalarımızı yapacağız. Bunun için öncelikle lib klasörüme bir tane hemen session.ts diye bir dosya yazacağım. Yazmış olduğum bu dosya ile birlikte diyeceğim ki arkadaşım, ben sana iki tane değer göndereceğim. Start Station'la birlikte sana göndereceğim bu iki değer, birisi user, diğeri jvt olacak. Ve göndermiş olduğum bu değerleri sen bana çerezlere kaydedeceksin. Ve diyeceğim ki set item ve user virgül şöyle yapalım, JSON string fly ve diyeceğim ki arkadaşım sen bunu user olarak buraya kaydet. Yine aynı şekilde tekrar bundan bir tane daha ihtiyacım var. Bir de diyeceğim ki local stroge set item, göndereceğim diğer değerse jvt virgül ve jvt şeklinde göndereceğimi söyleyeceğim. Onun dışında başka neye ihtiyacımız var? Şimdi biz burada single ya da işte kaydolma işlemi yaptığımız zaman ya da register işlemi yaptığımız zaman login olduğumuz zaman bir mesaj yazdırmak isteyebiliriz. Onun için şuradaki şu tostlardan kullanabiliriz. Yani şöyle tıkladığımız zaman bir hata mesajı şeklinde bunlardan kullanmak istiyorum. O yüzden dolayı ilk olarak ben bu arkadaşı yüklemem gerekiyor. Bizim projemizde şu an bir tek Sonar yüklü. Sonar tam olarak işimizi görmüyor. O yüzden dolayı bunu yükleyerek aynı şekilde işlemlerimizi yapacağız. Hemen yükleme işlemini tamamlasın. Komponent UI buraya 2-3 tane dosya ekleyecek. Evet, üçünü de ekledi. Daha sonra tekrar burada geleceğim. Şöyle yapacağım. Nerede orası? App klasörü. Buradaki layout sayfasına geleceğim. Şöyle daha rahat görebilmek için şunları enter yapayım. Aslına bakarsanız biz bu interclass name'i kullanmıyoruz. Bunu da buradan silebiliriz ya da kalabilir. Şöyle görmüş olduğumuz gibi burada bir class name var ve diyor ki Latin şeyini kullanıyormuş. Fontunu kullanıyormuş vesaire bir şeyler söylüyor. Şimdi ben buraya ekleyeceğim şeyin ismi toast olacak. Toast component UI toast, bunu buraya ekleyeceğim. Bakalım toast mu ekliyormuşuz? Pardon, toast eklemiyormuşuz. Yanlış söylemişim arkadaşlar. Tekrar gelelim. Toaster ekliyormuşuz. Tamam. Burada zaten dokümantasyonda yazdığı gibi toaster'ı ekliyorum. Sonra ben bu yandan projemi yeniden başlatayım ve işlemlerimizi yapmaya devam edelim.
Şimdi biz burada giriş işlemleri için ve kayıt işlemleri için bir tane hemen durum için bir zoo stand yazalım. Diyelim ki use out store.ts diyelim. Daha sonra bir zoo stand kütüphanesine ihtiyacım var ve durumlarımı ben burada teker teker yazmayayım. Kopyala yapıştır yapayım ve şöyle göstereyim. Benim e-mailim olacak, username'im olacak, password'um olacak, loader'ım olacak ve diyeceğim ki set e-mail ise işte durum buysa, set username ise durum buysa, set password ise durum buysa ve bu şekilde bir yönetim işlemi yapacağım. Şimdi biz diğer sayfalarda normalde ne yaptık? Geldik hepsine teker teker setleri yazdık. Bu sefer oradaki setleri sileceğiz. Direkt bunu kullanacağız ki daha kolay müdahale edebilelim. Şimdi gelelim bununla ilgili öncelikle bir action yazarak başlayacağım. Action'ımın ismi post register olsun. Ya da hiç şey yapmayalım. Direkt sadece register.ts diyerek de yazabiliriz. Aslında postunu falan hiç eklemeyelim. Burada kullanacağım kütüphane öncelikle Axios olacak yine aynı şekilde ve şu şekilde bir URL yapımız olacak yine ve burada ne yapmak istiyorsam teker teker söyleyeceğim. Öncelikle şöyle bir const register user eşittir ASYNC diyeceğim ve göndereceğim değerlerim username, email ve password olduğunu söyleyeceğim. Daha sonra süslü parantez burada ne yapmak istiyorsam söyleyeceğim. Öncelikle şöyle dokümantasyona bakacak olursak dokümantasyonda register diye bir arama vesaire bir şeyler yaptığımızda şöyle bir URL olması gerekiyor. Onu göstermeye çalışayım size. Evet şöyle bir bakalım. Out lokal evet bulamadım şu an. Evet şöyle tekrar bir register diye bir arama yapalım bakalım bulabileceğim mi? Evet şu arama yerine tekrar register yazayım ben en iyisi. Sayfayı değiştirdim sanırım, daha sonra unuttum herhalde. Burası çıkıyor. Register login diyelim. Evet şu an bulamadım. Neyse çok da aramayacağım. Göstermeye çalıştım ama daha önce bulmuştum burada. Aslında şu an bulamadım. Çok da önemli değil. Ben bu şeyi direkt yazacağım. URL yazacağım. URL aynen şu şekilde out local register şeklinde. Onun dışında burada tekrar try bölümüne geleceğim. Diyeceğim ki console.log register user diye bir şey yazıp aslında adımlarımızı takip edebiliriz ya da hiç yazmayabiliriz. Karar sizin. Ben yazmayayım şimdilik, duruma göre gerekirse tekrar yazarım. Await Axios diyeceğim ve yukarıda yazmış olduğum URL'simi burada yine aynı şekilde göndereceğim. Daha sonra tekrar süslü parantez diyeceğim ki arkadaşım, bu arkadaş bizden post işlemi yaptığımız zaman, bu arada bunu yazmadık, diyeceğiz ki axios.post. Biz bu işlemi yaptığımız zaman Axios buraya bir post liste attığımız zaman bizden username için bir değer istiyormuş. Biz yukarıda çağırmış olduğumuz username'i veriyoruz. Aynı şekilde e-mail için e-mail ve password için password'ü söylüyoruz. İşlemlerimiz bittikten sonra yapacağımız şey return response nokta data diyerek bu arkadaşı döndürmek. Bir hata mesajı aldığımız zaman da burada bu hata mesajına direkt yazdırabiliriz. Ya da şöyle yapalım. Hiçbir şey yapmaması için onu yazdık. Şöyle yazalım da console.log error, buraya da error mesajını söyleyelim. Daha sonra aynı şekilde geleyim buraya export default register user diyerek bu arkadaşı bir export edelim. Bunu da yaptık. Şimdi gelelim kayıt işlemimizi yapmaya. Kayıt işlemi için şöyle geliyorum hemen. Neredeydi bizim o dosyamız? App out. Burada create user diye bir sayfamız var. Burada şimdi kayıt işlemimizi yapacağız. Şimdi bizim şurada yukarıda tanımlamış olduğumuz şu arkadaşlar e-mail, username, password, bunları artık buradan sileceğim. Loader'ı da sileceğim. Sadece router kalacak. Şöyle buradaki tüm değerleri e-mail, username, password, loader, set e-mail, zaten biz bunları zoo stand'la burada söyledik.
Artık ne yapacağız? Direkt bu şekilde kullanacağız. Use out store'u şöyle direkt kütüphanesine ekleyeyim ve bu şekilde yazarak kullanacağım. Daha sonra tekrar geleceğim. Burada diyeceğim ki const on signup diyelim. Yani kayıt işlemi için burada bir fonksiyon tanımlayalım. Şimdi ilk başta diyeceğim ki arkadaşım set loader'ı ilk başta true yap ki şöyle bir ifade bir şeyler olsun. Daha sonra register user'ı kullanacağız yazmış olduğumuz ve burada diyeceğim ki user name, email ve password değerlerini ne yapacak? Buradaki bu değerlerden alacak. Aldıktan sonra tekrar diyeceğim ki burada response, parantez içinde söyleyelim bunu. Diyelim ki response ise o zaman ismi response olsun daha doğrusu. Bir start session başlat. Yani yazmış olduğumuz lib dosyasına eklemiş olduğumuz dosyayla birlikte ne yapacağız? Çerezlere kaydedeceğiz. Diyeceğiz ki resp'ten gelen user'ı virgül resp'ten gelen jvt'yi arkadaşım sen burada bana kayıt et. Ettikten sonra diyeceğim ki toast diyeceğim ama bu arkadaşı kullanırken de şöyle dokümantasyona gelip bakalım. Evet şöyle bakıyorum. Şuna bir basalım. Güzel gibi aslında. Bu da iyi gibi aslında. Yok şöyle kırmızısı da var görmüş olduğumuz gibi. Bunları şöyle kullanacağız da şuna şöyle bir kod bölümüne bakalım. Evet şurada görmüş olduğumuz gibi şöyle bir şeye ihtiyacımız var. Yine gelip bunu buraya aynı şekilde ekleyeceğim ve useToast kütüphanesini yükleyeceğim. Ve tekrar buradan Toast'u çalıştıracağım. Ve burada bu arkadaşın özelliklerine bakalım. Diyor ki beni kullanacaksan diyor bu şekilde kullanabilirsin diyor. Şimdi burası başarılı olduğu için biz buraya diyeceğiz ki account created successful diyeceğim. Tamam ama şimdi şöyle aşağı doğru ineyim. Bir tane kırmızı olan vardı özellikle. Evet buradaki kod bölümüne gelip bakacak olursak burada varyant bölümüne bunu yazarak kırmızıya çevirebiliyormuşuz. Şimdi biz mantıken bu arkadaşı kırmızıya çevirmeyeceğiz. Mantıken biz bu arkadaşa ne yapmamız gerekiyor? Yeşil bir şey yapmamız gerekiyor. Success diye bir şey, bunun bir varyantı yok. Şöyle Ctrl Space'e bakacak olursak iki tane varyantı var görmüş olduğumuz gibi. Bununla ilgili kendimiz buraya bir varyant ekleyelim. Hemen şöyle gelip bakıyorum. Toaster varyantlar burada mı? Burada değil. Use Toast'a bakayım. Title'lar var. Type'lar var. Evet şu tosta bakalım bir de. Evet bunlardan birine görmüş olduğumuz gibi burada. Şu arkadaşlardan şöyle şu kırmızı olanı daha doğrusu aynısını gelip kopyalayacağım. Ve buraya tekrar gelip yapıştıracağım. Daha sonra bunun ismini success şeklinde değiştirelim. Yani ne işe yarıyor açıkçası bilmiyorum. Grup border red diyor. Border green olsun. Green bu şekilde bir değişiklik yapalım. Evet. Şunun sonunda virgül eklemiş mi? Eklemiş. Tamam. Bir sıkıntı yok. Tekrar buraya gelelim. Tekrar yeniden buraya bakalım. Success bölümümüz geldi ve bunu ekleyelim. Burada diyor ki error'un burada diyor bir hata yapmışsın sen diyor. Hemen şöyle gelip bakalım. Evet şöyle olması lazım sanırım. Tamam. Bu da tamam ya da o şekilde değil şu da olabilir herhalde virgül de olabilir biz noktalı virgül kullandım büyük bir ihtimalle o da olabilir problem yok artı da olabilir ikisini de ekleyebiliriz. Şu an bunu bu şekilde yazdık. Başka neye ihtiyacımız var? Burası şimdi success bölümümüz. Hata aldığımız zaman yine aynı şekilde buradaki response'dan sonra bir virgül error aldığınız zaman arkadaşım cevap eğer errorsa o zaman yapacağın şey şunu yapmak. Öncelikle set loader'ı false'a çevireceksin. Ve bana daha sonra burada bir toast'la birlikte yine bir mesaj yazacaksın. Ama mesaj yazarken de bu sefer kırmızı ile yaz ki anlayabileyim. Mesajı görebilmek için de burada error'dan gelen response'den gelen data'dan gelen error'dan gelen mesaj şeklinde olması gerekiyor. Bir hata alırsak şimdi birazdan bunu test edip çözeriz. Problem yok. Onun dışında başka ne yapacağız? Aşağı tarafa doğru iniyorum.
Şimdi bizim burada kayıt işlemi için burada disabled vesaire onları yazdık. Neyimiz eksik? On click'imiz eksik. Hemen buraya geliyorum. On click. Ve yukarıda yazmış olduğumuz on signal'ı buraya ekliyorum. Evet, bir yerde hatamın olduğunu söylüyordu bana. Şöyle bir bakalım. Evet, burada düzgün yazamamışız demek ki bir şeyleri. Toast description. Şöyle yapalım hiç. Something went wrong diyelim. Bir hata alırsak, çözemezsek duruma göre tekrar bakarız ya da buraya bir hata mesajı yazdırmak istersek burada değiştiririz ama şu an için bir takip edebilmek için şöyle yapalım bakalım. Şimdi kayıt işlemi için deneme 12 ve şifrem deneme 12 diye bir alanım var. Bunu deneyeceğim. Şu an şöyle gelip bir kullanıcılarıma bakayım. Hiçbir kullanıcım yok. Tekrar geliyorum buraya. Deneme diyelim. deneme12@gmail.com. Parolamı yazarken dikkat etmeniz gereken şey bir tane büyük harf olması, küçük harfler olması, bir sayı olması. Ben parolamı bu şekilde girdim. O yüzden siz de buna göre uyumlu bir şekilde girdiğinizden emin olun. Daha sonra sign up diyorum. Şuraya bakıyoruz. Local register 204 dedi ve 200 dedi. Ve account created successful dedi. Ve işlemimizi başarılı bir şekilde yaptı. İşlemimizi başarılı bir şekilde yaptı ama burada görmüş olduğunuz gibi loader işlemimiz devam ediyor. Şimdi bizim normalde loader işleminin devam etmemesi gerekiyor. Peki çerezlere devam etti mi? Bir önce ona bakalım. Sonra tekrar diğer işlemlerimize bakacağız. Şöyle performans, uygulama. Evet, yerel depolama. Şöyle bakalım. Evet, burada JVT ve user isminde iki tane arkadaş görmüş olduğumuz gibi oluştu. Şimdi ben buradaki şuradaki şu kayıtları ne yapacağım? Buradan temizleyeceğim. Yeniden yükle diyeceğim. Ve burada da hazır eksik madem yapmışız. Şimdi normalde burada işin bittiği zaman set loader false yapması lazım. Aynı zamanda işlemi sen yaptın madem router.push ana sayfaya da yönlendirelim değil mi kullanıcıyı? Evet. Onu hatta şurada yapsak daha mantıklı olur. Bence en azından bir iki saniye gözüksün diye düşünüyorum. Hatta delay falan bir şeyler de eklenebilir de çok da kasmak gerekmiyor bence. Tekrar geliyorum buraya. Şimdi de mail adresimi değiştirmeyeceğim. Şu şekilde yazalım bakalım ne diyecek bize. Something went wrong dedi ve burada 400 hatası görmüş olduğumuz gibi aldık. Kullanıcı adı ve da e-mail aynı olduğu için bize ne yaptı? Problem yarattı. Şöyle bakıyoruz. Bir tane kaydımızın olması gerekiyor zaten mantıken. Evet, bir tane kaydımız var. Şimdi deneme 12 122 şeklinde yeniden bir kayıt oluşturalım. Bekliyorum şu an. Evet, created successful dedi ve beni ana sayfaya yönlendirmesi lazım. Evet. Yönlendirdi. Zaten zaman süresi vesaire de güzel bir şekilde oldu bence. Bir sıkıntı yok. Tabi şu an buradaki login vesaire bunların değişmesi gerekiyor mantıken. Biz şu an bunları yapmadık. Yapmadığımız için sayfayı yönlendiriyor mu? Yönlendiriyor. Kayıt işlemi var mı? Var. Çerezlere ediyor, kaydediyor mu? Ediyor. Bir sorun yok şu an için. Şimdi aynı şekilde bizim create yapmış olduğumuz gibi login'i de yapmamız gerekiyor. Hemen login ile ilgili tekrar gelelim buraya. Bir login.ts diye bir dosya oluşturalım ve burada register gibi bu işlemleri burada yapmaya çalışalım. Şimdi burada diyeceğim ki login user diyelim. Mantıken e-mail ve password olması bizim için yeterli. Burada bu arkadaşın linki de bu şekildeymiş. Bu şekilde düzeltiyorum. Username'e ihtiyacımız yok. Şu an dokümantasyonda bulmak gerekiyor ama ben aramayacağım hiç. Şunu diyor ki arkadaşım diyor, sen diyor eğer ki diyor response'e bir istek atacaksan diyor e-mail değil diyor, bu şekilde atman gerekiyor diyor. Yani isminin bu olması gerekiyor. E-mail zaten benim değerim ama sen bir istek atacaksan diyor buna göre istek atman gerekiyor diyor. O yüzden ne yapıyoruz? Bunu düzeltiyoruz. Burada başka yapacağım bir işlem yok gibi. Login user'ımı şu şekilde kaydederek bunu da burada bitiriyorum. Şimdi aynı şekilde gelip benim login user için login sayfamı yapmam gerekiyor. Şu arkadaşları şöyle gelip kapatayım. Daha sonra şöyle app class'ları out, single, page sayfasını açalım. Şimdi page sayfasında yine aynı şekilde şu arkadaşları burada loader tam olarak kullanmayacağım. Şöyle yapabilirim.
E-mail, password, loader ve set loader da yine aynı şekilde bunlar da vardı hatırladığım kadarıyla. Daha sonra bunları yine aynı şekilde buradan ne yapacağım? Temizleyeceğim ki bana sıkıntı çıkartmasınlar. Use out store yine aynı şekilde gelip yükleyeceğim. Tamam. Ve burada giriş işlemiyle ilgili hemen bir fonksiyon yazarak devam edeceğim. Diyeceğim ki const handle single diyeceğim. Eşittir async parantez diyeceğim ki set loader true, daha sonra login user email virgül password, daha sonra nokta den response eden bir istek atacağımı söyleyeceğim. Şimdi giriş işlemi için bizim mantıken ne yapmamız lazım? Start Station Login User'ı çalıştırdık. E-mail ve password'e giriş yaptıysak, eğer ki cevap olumluysa o zaman bize ne yapması gerekiyor? Response'den gelen user virgül ve response'den gelen JVT'yi kayıt etmesi gerekiyor. Biz normalde buradaki işlemimizde de bakacak olursak ne yaptık? Start Station'la birlikte kayıt işleminden sonra otomatikman giriş yaptırdık. Tabi şu an giriş yaptığımız açıkçası pek belli olmadı. Ama giriş yaptık aslında ve bu şekilde ne yapacağız? Kullanacağız yine. Şuradaki şu arkadaşlar yine aynı şekilde gelip alayım. Hiç uğraşmayayım. Daha sonra şu Toast'un şu kütüphanesi aynı şekilde gelip alayım. Router'ı da alayım. Buna da ihtiyacımız olacak. Ve bu arkadaşların kütüphanelerini şöyle hemen ekliyorum. Tamam. Use router. Next, tamam ekleyeyim zaten. Bir sıkıntı yok. Evet. Account created successful değil. Account login successful desin. Buraya kadar tamam. Sonrasında bir hata yakaladığı zaman şuraya tekrar gelelim. Diyelim ki catch parantez parantez errorsa, yani durum error olarak yazsın bize. Süslü parantez ve burada yine aynı şekilde gelelim. Buradaki bu arkadaşı hemen alayım ve buraya yapıştırayım. Onun dışında bana son olarak, aslında bunu diğer tarafta da yapabiliriz ama sonuçta yönlendirme işlemi yapıyoruz. Ama burada hata olduğu zaman bir yönlendirme işlemi olmayacak. Bu arada burada yönlendirme yapmadık. Eğer ki başarılıysa yine aynı sayfa aynı şeye dönsün diyeceğiz. Şunun ikisini alayım aynı şekilde. Finally, eğer ki başarılı şeyse set loader ve false diyelim. Aslına bakarsanız bu arkadaşı bizim diğer tarafta da yapmamız gerekiyor. Hiç şey yapmayalım. Şöyle buradan sonra mı, şuradan sonra mı? Evet, buradan sonra tekrar parantez parantez süslü parantez, evet, set loader false diyerek son olarak bunu da bitirmiş olalım. Evet, buraya kadar işlemlerimiz okey. Şimdi gelelim hemen login işlemini denemeye. Şimdi benim normalde bir çerezlerde bir işlemim varsa şöyle burayı açarak gideceğim. Evet, nerede uygulama? Tamam. Şu arkadaşı şuradan şöyle küçültelim. Tamam. Şunu şuradan şöyle gelip verilerimi siliyorum. Bitti diyeceğim. Şu an görmüş olduğumuz gibi herhangi bir çerezimiz yok. Sayfa yenilensin. Evet. Sadece başlangıçta sepetle ilgili bir tane bir şeyler var ama bizi pek ilgilendirmiyor. Zaten boş. Evet, login dediğim zaman bakın burada bir şeyi yanlış yapmışım. Diyor ki sen diyor şu finally yazarken diyor bir parantez karmaşası sanırım yarattın diyor. Bakalım. Şunu şuradan şöyle sileyim sadece şu anlık. Gerçi burası pardon create user. Buradaki bu arkadaşla bir karmaşa yarattım diyor. Silelim şunu bir. Evet, bakalım şöyle tekrar. Ne? Router 2 defa mı tanımladın diyor. Multiple diyor. Bakalım router nokta push. Evet, göremedim şu an tam.
Şöyle baktığımızda bir tane burada yazmışım. Evet, bir tane de burada yazmışım. Çift diyor zaten göremediğimiz için. Şöyle tekrar gelip yazıyorum. Evet, kopyala yapıştır yaparken bazen oluyor. Şimdi tekrar gelip aynı şekilde single işlemine bakalım. Şimdi bizim burada final'ı da sildim. Bu arada şuradaki şu final'ı tekrar gelip buraya bir kopyalayayım. Bakalım. Tamam, final'ımız doğruymuş şu an. Diğer taraftaki en azından login deneme 12. Geldim yine single diyorum ve şuraya bakacağız. Bakalım ne olacak. Evet, tıklayamadım acaba. Bir daha bir şöyle basalım. Evet, biz bunu yazdık. Handle single'ı buradaki butona eklemedim sanırım. Hemen geliyorum. Aynı şekilde on click. Evet. Şöyle bu arkadaşı buraya ekliyoruz. Şimdi tekrar yine aynı şekilde geliyorum. Zaten hiçbir şeyimiz yok. Single diyoruz. Bekliyorum. Successful dedi. Ve görmüş olduğumuz gibi verilerimi buraya attı. Ve beni ana sayfaya yönlendirdi. Kayıt işleminde de yine aynı şekilde işlemleri zaten yapıyor. Bir sıkıntı yok. Şimdi giriş yapmışsa kullanıcı mantıken bizim şurada bir alan gözükmesini istiyorum. Hemen bunun için navbarımıza gelelim ve navbarımız üzerinde çalışalım. Şimdi şöyle bulalım öncelikle navbarımızın yeri. Komponent navbar. Evet. Şimdi bunlarla artık işimiz bitti. Sadece şu an bir de şunu test etmek istiyorum. Oraya sonradan bir şey ekledik ya register'a. Problem yaratmasın en azından bir görmek istiyorum. Var mı bir hatası? Yok gibi gözüküyor. Şöyle bir test amaçlı bir tane daha kullanıcı oluşturayım. Problem yok. Tamam. Yine bana zaten kayıt işlemini oluşturdu ve çerezleri ekledi. Bir problemimiz yok bununla ilgili. Şimdi gelelim buradaki navbarımızı yapmaya. Navbarımda ben öncelikle bir tane tasarım yapayım burada butonumuzun olmuş olduğu bu yere ve daha sonra göster ve gizle işlemini birlikte aynı şekilde halledelim. Bunun için ben bir tane drop down menü kullanmayı düşünüyorum. O yüzden dolayı buradaki bu arkadaşa gelip şöyle bir bakalım drop down menü. Evet. Böyle tıkladığımız zaman açılır kapanır bir şeyler istiyorum. Şu da daha mantıklı olabilir. Şöyle kod bölümüne gelelim. Şuradaki şu arkadaşların öncelikle kütüphanelerini geleyim yukarı doğru yapıştırayım ki bana daha sonra sıkıntı çıkartmasın. Linkin bittiği yerde şöyle devam edelim. Diyelim ki drop down menü. Daha sonra bu arkadaşa bir yok pardon buraya değil. Diyelim ki drop down menü trigger yani bir tetikleyici olacak. Bu tetikleyici de diyeceğim ki as child. Tamam. Daha sonra çünkü ben burada bir tane ikon kullanacağım. Circil. Daha doğrusu biz bu as child'ı eklemediğimiz zaman bunun içinde kullanacağımız değerlerde eğer ki div vesaire bir şeyler yoksa bazen sıkıntı çıkartabiliyor. Yani daha doğrusu div hatası gibi hatalar vesaire bir şeyler söyleyebiliyor. O yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Hata veriyor mu? Sadece arayüzünde veriyor aslında. Kullanıcı burada bir hata mesajı yazıyor ama çalışmasına bir engel olmuyor ama yine de hoş bir görüntü olmuyor. Evet bunu kullanacağım ben. Şöyle Circle User Round diye şöyle bir ifade kullanacağım. Şöyle bir bakalım. Bu arkadaşa hemen şöyle bir class name ekleyelim zaten geldi. Birazcık bu arkadaşı büyütelim. Diyelim ki BG Green diyelim öncelikle. Senin rengin BG Green 300 olsun. Rounded full diyelim. Sonra bir büyüklük verelim. H12 ve 12 diyelim. Şöyle bir bakalım. Evet büyümesi lazım. Evet güzel. Daha sonra text white desem bu arkadaşa beyaz olur mu içindeki? Evet white pek güzel olmadı. Şöyle yapalım biz buna en iyisi. Green 900 diyelim. Buna da 200 diyelim. Tamam bu şekilde olsun. Şimdi buna tıklandığı zaman buraya bir trigger yazdık. Hemen burada açılmasını istediğim şeyi söyleyeceğim. Bunun için burada diyeceğim ki drop down menu content diyeceğim. Ve burada ilk başta diyelim ki drop down menu label diyelim. Ve bunun içinde my
account desin. Ve tekrar gelelim buraya. Drop down menü separatör diyelim. Aşağıda da ne işlemi istiyorsam gösterelim. Evet. Şöyle bakalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi my account geldi. Şimdi burada diyeceğim ki ilk başta, bu arada bu arkadaşlar şöyle bir P2 vereyim ben. Birazcık kaysın ki şurası tam sığ yok. Ama böyle daha güzel oldu aslında. Buna birazcık margin left right bir şeyler vermemiz gerekebilir belki. Neyse, dursun, duruma göre bakalım, olmazsa bu yerini değiştiririz olmazsa. Açılıyor ya, tam birazcık şey olmasın diye. Daha sonra tekrar drop down menü item diyelim. Drop down menü evet, neden çıkmadı bu? Drop down menü item diyelim ve diyelim ki ilk sayfamızın ismi profil olsun. Şu an için bununla ilgili herhangi bir şey yapmayız galiba. Duruma göre bakarız. Link sayfası oluşturalım tekrar ve burada bunlardan bir tane yine aynı şekilde gelip kopyalayalım ve diyelim ki buraya my order diyelim mesela ve bu arkadaşa bir href ekleyeyim. Yapacağımız zaman sayfamız şu olsun. Yapacak olursak bu şekilde olsun. Profil sayfasını da aslında aynı şekilde gelip oluşturabiliriz. Evet, link şöyle bakalım, kütüphanesini mi yüklemedi? Yükledi. Nerede hata aldık? Şöyle sileyim. Evet, bakıyorum. Evet, bir şeyde hata yaptım ama çözemedim. Evet, şu an şuraya kadar bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Separatörden sonra tekrar gelelim. Drop menü item. Şöyle, tamam. Daha yeni ben buna bastım, o yüzden dolayı, tamam. Evet, bu şekilde yazarsam tekrar gelelim. Link. Burada evet, böyle olmayacak, pardon. Şöyle yapalım. Şimdi şöyle kaydedelim görebilmek için. Bir sıkıntı olmaması gerekiyor. Evet, geldi. Tamam. Şimdi bundan şöyle bir tane daha gelip kopyalayalım. Ya da şöyle öncelikle link ekleyelim buraya. Link. Bunun içinde de my order olsun. Ve bu arkadaşım da linki href my order şeklinde olsun. Bakalım. Evet, geldi. Bir sıkıntı yok. Onun dışında bir de şundan bir tane daha kopyalayayım. Ve diyelim ki aslında link kullanmayalım biz burada. Logout diyelim. Ve buraya hemen bir tane on click event yazalım. Ve diyelim ki on sing out. Tamam. Ve bu on sing out'u da gelip yine aynı şekilde yukarıda tanımlayarak çıkış işlemimizi yapacağız. Hemen şuraya şöyle gelelim. Diyelim ki const on sing out eşittir. Yapacağımız şey tam olarak şu: çerezlerden veriyi silmek. Remove item. JBT'yi silse bizim için yeterli zaten. Ve set, hatta diğerini de silelim, problem yok. Biz kontrolleri yaparken JVT ile yaparsak daha güvenli olacağı için, o yüzden dolayı ne yapacağız? İşlemlerimizi ona göre yapacağız. Onun dışında şöyle yapalım hemen. Giriş işlemi için de şunu yapalım. Evet, bunu şöyle yazdık. Şimdi burada tekrar geleyim, bir tane const tanımlayalım. Ve diyelim ki süslü parantez is logged in diyelim, virgül.
Evet ve use state false diyelim. Yukarıda gelip yine aynı şekilde use silent ekleyelim. Ve sonra tekrar gelip burada use effect diyelim. Ve burada diyeceğim ki const jvt eşittir local stroge'deki get item'daki jvt'ye göre. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Use effect yani başlangıçta çalıştırarak diyoruz ki eğer ki başlangıçta jvt değeri varsa çerezlerde, o zaman arkadaşım sen bunun kontrolünü yap. Bunu set is logged in'e at ki ben buradan bu arkadaşı kullanabilerek ne yapayım? Bazı şeyleri gösterip gizleyebileyim. Çıkış yaptığın zaman da aynı zamanda burada benim yine set is logged in'e ne yapmam gerekiyor? Sıfırlamam gerekiyor. O yüzden dolayı buna da false diyebileyim. O yüzden bunları direkt bu şekilde yazıyorum. Sonra tekrar aşağı doğru geliyorum. Diyeceğim ki aşağıda is logged in'e yine aynı şekilde kullanarak durum buysa bu, değilse bu şeklinde bana göstermesini isteyeceğim. Şimdi bu alanları şöyle bir bulalım. Birinci alanımız bu. İkinci alanımız bu. Yani birisi giriş yaptığımız zaman gözükecek. Diğerisi giriş yapılmadığı zaman gözükecek. O yüzden dolayı burada şöyle yapacağım. Şöyle yapalım. Şimdi normalde diyeceğim ki eğer ki giriş yapıldıysa o zaman sen bana bunu göstereceksin. Göstereceği alan tam olarak burası. Kes. Şöyle tekrar geldim. Eğer ki giriş yapılmadıysa iki nokta tekrar parantez açalım. O zaman da bunu göstereceksin şeklinde söylemem gerekiyor. Evet bakalım. Şu an görmüş olduğumuz gibi bir girişimiz olduğu için bu şekilde oldu. Logout diyelim. Çıkış işlemi oldu. Çerezlerimize gelip bakalım. Bir yandan çerezlerimizden de takip edelim. Ne oluyor, ne bitiyor. Şu an görmüş olduğumuz gibi herhangi bir çerezimiz yok. Giriş yapıyorum. Çerezlerim buraya eklendi. Daha sonra burası görmüş olduğumuz gibi değişti. Logout'a basıyorum. Çerezlerim silindi ve çıkış işlemi başarılı ve buradaki bu arkadaşlar da bu şekilde gitmiş oldu. Evet, giriş işlemlerinde, kayıt işlemlerinde toplu bir şekilde böyle halletmiş olduk. Evet, şimdi sepet işlemleriyle devam edelim. Sepet işlemleriyle devam ederken öncelikle biz ne yapmıştık? Çerezlere kaydetme işlemi yapmıştık. Biz bunları çerezlere değil de veri tabanına kaydedelim. Eski sistemlerde, daha doğrusu şu an hala yine günümüzde tabii ki kullanılıyor. Çerezlere kaydetmek çok da mantıklı değil aslında. Neden mantıklı değil? Manipüle edilerek güvenlik açıklarına sebep verebiliyor. O yüzden genellikle veri tabanına günümüzde kaydediliyor. Avantaj ve dezavantajlarına gelecek olursak kaydettiğimiz zaman veri tabanında birazcık daha maliyetli olabilir ama şöyle de bir mantık var tabii ki. Şimdi normalde ben bir ürünü geldim veri tabanına kaydettim. Aradan 2-3 ay sonra geldi. Tekrar girdiğimde sisteme o ürün tekrar karşıma çıktığında ben bunu alıp almamak arasında bir daha bir düşünebilirim. O yüzden dolayı veri tabanına kaydetmek daha da tabii ki mantıklı olabilir. Tabii bizim şu anki kullanmış olduğumuz sistemde bu tabii ki pek mantıklı olmayabilir ama yine gerçi olabilir. Neyse işte genel olarak temel mantığı bu şekilde. Şimdi gelelim biz bununla ilgili işlemlerimizi yapmaya. Öncelikle biz sepetle ilgili bir tane bir model oluşturacağız. Yani yeni bir alan oluşturacağız. Hemen şöyle gelip bir bakalım. Bizim normalde buradaki collection'larımızda kategori, product, slider, user gibi bir hemen kartla ilgili bir collection oluşturalım. İsmine use kart diyeceğim ve şu şekilde oluşturacağım. Daha sonra benim bu alanlarımdan ilk başta bana bir adet alanı lazım. Adet alanı için şöyle geliyorum. Quantity diyerek ve buradan da integer'ı seçiyorum. Yeni bir alan ekleyelim. Daha sonra fiyat alanına ihtiyacımız var. Amount diyelim şöyle. Ve burada da desimal şunu kullanalım yine. Aynı şekilde tekrar geleyim. Benim burada product'lara ihtiyacım olacak. O yüzden dolayı ilişki kullanacağım ve burada diyeceğim ki evet şöyle products diyelim. Daha sonra buradan gelip product'ı seçelim. Zaten burayı seçtiğimiz zaman diğer tarafında değişmiş olduğunu görüyoruz aslında. Daha sonra şu seçeneği seçerek burada diyelim ki biz bu arkadaşla bu arkadaşın ilişkisi olsun, 1'e çok ilişki olsun ve bu şekilde söyleyelim.
Daha sonra yeni bir alan daha ekleyerek devam edeceğim. Şimdi normalde kullanıcıların aynı zamanda karta işlem ekleyi yapabilmeleri için bir permission, şurada zaten göreceksiniz, buna ihtiyacımız var. O yüzden dolayı use permissions users'ı seçeceğim ve ilişki olarak da bunu seçeceğim. Diyeceğim ki user kartta 1'e çok ilişki ama terse şeklinde olduğunu söyleyeceğim. Daha sonra sepete eklediğim işlemleri ayırt edebilmem için bir de user ID'ye ihtiyacım var ki ben hangi sepet kimin bunu rahat bir şekilde bulabileyim. Bunu da integer seçerek kullanabilirim. Hemen buna finish diyorum ve user kartımı kaydediyorum. User kartımı kaydettikten sonra permission, yani izinlerimle ilgili bir iki tane ayar yapmam gerekiyor user permissions'la ilgili. Şimdi birazdan onları da yapacağız. Oluşmasını hemen bekliyorum şu an. Evet, oluşturdu. Sonunda şimdi tekrar geliyorum. Settings bölümüne geleceğim. Burada roller bölümüne geliyorum. Buradaki roller bölümünde authentication, yani giriş yapılmışsa bizim burada ufak tefek ayarlar yapmamız gerekiyor. Şimdi mantıken user karta geldiğimiz zaman bizim create, find one, delete, update, bunlara izin vermemiz gerekiyor. Neden bunlara izin veriyoruz? Çünkü kullanıcı ne yapabilmeli? Bu verileri ile birlikte güncelleyebilmeli. User permission kısmına gelecek olursak ben daha önce şu şekilde işaretledim. Bazıları hatta gereksiz olabilir mantıken düşündüğümüz zaman. User bölümünde count, create, destroy, find, ben bunları fazladan işaretlemiş olabilirim. Şu anlık hata almayalım. Daha sonra isterseniz siz buradaki bu ayarları duruma göre test edip tekrar kapatabilirsiniz. Ben şu an bunları bu şekilde ne yapacağım? Aktif edeceğim. Daha sonra bunları kaydettikten sonra şöyle diğer tarafı da bakalım. Ve tekrar gelelim. Bir de herkese açık olan bölüme bakalım. Herkese açık olan bölümde neler varmış? User Permissions kısmında gördüğümüz gibi Find ve Find One gibi çeşitli seçenekler açıkmış. Bunları yine değiştirebiliriz. Şunlar normalde zaten açık. Aslına bakarsanız şunlara da ihtiyacımız olmayabilir. Sonuçta bunları sorgulamak, user permissions gerekli olmayabilir. Bunları kapatabiliriz ya da şimdilik dursun, duruma göre tekrar şey yapabiliriz. User kart bölümünde kullanıcı zaten giriş yapmamışsa bunlarla ilgili herhangi bir işlem yapamamalı. O yüzden dolayı direkt bu şekilde işaretsiz bir şekilde kalmaları gerekiyor. Aslına bakarsanız şuradakilerin şu ikisini de işaretini kaldırabiliriz. Bende varsayılan olarak geldi sanırım. O yüzden şu an için dokunmayacağım. Eğer ki isterseniz dediğim gibi siz de açıksa direkt kapatabilirsiniz ya da hiç gelmediyse hiç dokunmayın, bir deneyin, bir problem olursa tekrar gelir bu iki arkadaşı kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim bunlarla ilgili hemen API'larımızı ve sorgularımızı yapmaya. Şimdi action bölümüne geliyorum hemen. Yeni bir tane şey oluşturacağım. Klasör oluşturacağım. İsmine kart diyelim. Ve bununla ilgili sorgularımızı gelip buraya yazalım. Şimdi bizim normalde şöyle bakacak olursak eğer user cards dedik biz normalde. Şimdi şunu şöyle gelip kopyalayalım. Evet, localhost user cards, pardon, API user cards. Evet, şu şekilde bir populate diyelim. Mesela şöyle bir bakalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi 403 forbidden error hatası alıyoruz. Neden bu hatayı alıyoruz? Çünkü bizim burada vermiş olduğumuz hatalar ilişkilerle vesaire diyor ki 403, yani diyor giriş yapmadığın için diyor yetkin yok senin buraya diyor. Şimdi biz işlemlerimizi yaparken de ne yapacağız? Giriş işlemleri de yapmamız gerekiyor. Şimdi kart klasörünün içinde öncelikle geliyorum. Bir tane add to cart .ts yazalım. Add to cart.ts, get cart ve delete cart gibi çeşitli alanlarımız olacak. Bunlardan bir tanesini gelip kopyalayayım ve kendime göre bunları değiştireyim. Öncelikle şuradaki şu arkadaşları sileyim. Evet, bir bakalım. Şimdi bizim buradaki add to cart'taki alanımızda öncelikle diyeceğim ki yine buraya istek atacağımı söyleyeceğim. User cards'a istek atacağım. İsmine add to cart diyeceğim. Daha sonra ben burada bir veri göndereceğim. Data şeklinde göndereceğim ve any olacak ve JVT göndereceğim. Yani token'ımı göndereceğim ki ben bana sıkıntı yaratmasın. Daha sonra bizim burada promise'la vesaire böyle şeylerle işimiz yok. Bunları o yüzden buradan ne yapacağız? Kaldıracağız ve şu şekilde kullanacağız.
Daha sonra burada hemen kendimize göre bir sorgu yazmamız gerekiyor. Diğer taraftaki sorgular çok fazla işimize yaramayacak. Şimdi şöyle geleceğim öncelikle. Şimdi burada bir çerez işimizde olduğu için, yani bir JVT işlemi kullandığımız için bizim yapmamız gereken şey headers'a da göndermemiz gereken değerler olabilir yani. O yüzden dolayı bunu burada söyleyeceğiz. Diyeceğim ki const response eşittir await axios nokta post ve diyeceğim ki urls virgül, daha sonra bir data virgül, şurada gelen datayı gönderiyorum ve süslü parantez açıyorum bir tane. Burada diyeceğim ki headers, bunu kopyala yapıştır yapacağım. Headers authorization bearer ve JWT token. Eğer ki daha önce Postman kullandıysanız zaten bunlar size çok tanıdık gelecektir. Giriş işlemleri için, tarayıcının bizi tanıyabilmesi için bu arkadaşlara ihtiyacımız var. Bunları bu şekilde yazıyoruz. Sadece bu bearer vesaire bu işlemlere ne için kullanıyoruz? Bir kimlik göndermek için kullanıyoruz. Yani biz kullanıcının kimliğini buradan ne yapacağız? Bu postla birlikte header bölümünde kullanıcının kimliğini göndereceğiz. Hemen gelip burada diyeceğim ki return response nokta data diyeceğim. Daha sonra bir hata durumunda şöyle gelip bir bakalım. Diğerlerinde bir şey yazmış mıyım? Yazmadım sanırım. Login'de yazmışım. Tamam. Şunu geleyim aynı şekilde buraya gelip yapıştırayım. Console.log error tamam. Bu şekilde yazsın. Sonra ben bu arkadaşı yine bakalım export const add to cart demişiz zaten. Bir sıkıntı yok. Tekrar dışarı aktarmam vesaire bir şey yazmama gerek yok. Tamam. Bunu daha sonra geleceğiz. Ne yapacağız? Kullanacağız. Bununla işim bitti. Sonra tekrar gelelim. Hemen yeni bir tane bir şey yazalım. Diyelim ki get kart diyelim mesela ve get kartımıza da şöyle yapacağım. Yine add to karttan kopyala yapıştır yapayım diyeceğim ama birazcık açıkçası bu arkadaş bizi karışık, uğraşacağız birazcık bununla. Şimdi normalde benim göndereceğim değerleri vesaire, URL'imi vesaire bunları öncelikle ayarlamam lazım. Şimdi ben kopyala yapıştır yapacağım yine aynı şekilde ve bunun üzerine size anlatacağım. Yanlış yapmamak için şöyle gelip kopyala yapıştır yaptım. Şimdi anlatacağım. Öncelikle ismini vesaire değiştireyim. Get to cart diyeceğim. Daha sonra ASYNC göndereceğim değerlerden bir tanesi user ID olacak ve any jvt any. Yine API'mızın yolunu söyledik ve user card filter dedik. Yine bunları dokümantasyondan bu şekilde bakabilirsiniz. Ben bir user ID göndereceğim sana. Göndereceğim user ID'ye. Yani burada ne yapacağım? Sana ya ben bu get to kartı kullanırken içine bir JVT ve user ID yazacağım. Bu arkadaşlar yazdıktan sonra diyeceğim ki user ID gönderdim sana. Senin tam olarak URL'in bu şekilde. Bana bu şekilde tüm verileri getireceksin. Diyorum ki ben filter diyorum. User ID ile populate product'ları, image'leri bana bunları bu şekilde arkadaşım verileri getir diyerek bu şekilde bir API'mi kullanıyorum. Yine aynı şekilde headers authorization bearer tamam. Ama burada bu sefer post değil get işlemi yapıyoruz. Yani o şekilde istiyor. Ve bir data göndermeyeceğiz. Ve şu şekilde ne yapıyorum? İşlemimi yapıyorum. Daha doğrusu burada ben ne yapıyorum ilk başta? Bir giriş işlemi yapmaya çalışıyorum. Giriş işlemini yaptıktan sonra benim bir data oluşturmam gerekiyor. Çünkü get to cart kısmında ben şunu istiyorum. Burada bana bir data geliyor. Şimdi ben bu datayı daha sonra burada tasarımda vesaire döndüreceğim. Yani bana bir sonuç response cevabı gelecek. Yani burada response data diyor ya. Ben bu arkadaşı birazcık özelleştirmek istiyorum. O yüzden dolayı burada diyeceğim ki const data eşittir response nokta data nokta data. Daha sonra const ismine kart item list diyeceğim ve eşittir data nokta map item virgül index diyerek burada ben gelen verileri kendime göre döndüreceğim ve bunları kendi isteğim doğrultusunda bir response'ye çevireceğim. Şimdi biz bu response'yi neden yazıyoruz? Bana çünkü cevaplar gelsin ki ben bu sepette işte gelen işlemler doğrultusunda yani burada gelen response sonucunda resimlerimi,
adetimi, fiyatımı, işte ID'mi vesaire rahat bir şekilde yazdırabileyim. Ben bunu daha önceden hazırladığım için ben yine aynı şekilde yapıştıracağım ve size aynı şekilde gelip göstereceğim. Şimdi name alanı diye bir alanımız olacak ve bu name alanında ne yapacak? Strapi'nin şeyini kullanarak yine item, buradan item ismine döndürdük ya. Diyeceğiz ki attributes product, yani biz buradaki yazmış olduğumuz veriyi ilk başta geldik. Ne yaptık burada? Tekrar data ile birlikte aldık. Aldıktan sonra kendimize göre benim yeni response sonucuma göre istediğim formata çevirdim. Diyorum ki ben name alanım var benim. Bu name alanı için bu datadan gelen verilerden şuradaki şu konuma gel. Bana bu name alanını ver. Quantity için gel bana bunu ver. Amount için gel bunu ver. Image için bunu ver. Gibi gibi bunları söylüyorum. Bunlar dediğim gibi şuradaki şu data nokta sıfırlar vesaire açıkçası birazcık uğraştırabilir. Ben bunları test ettiğim için direkt kopyala yapıştır yapıyorum şu an. Çünkü zaman zaman Strapi'nin özellikle şu an 4 sürümüyle hazırlıyorum ben bu videoyu. Yakın zamanda 5 de çıkacak. 5'te attributes hiç olmayabilir. O yüzden dolayı yani yaparken bunları birazcık deneme yanılma yöntemiyle bulmamız gerekiyor bazen. Ya da dokümantasyona bakmamız gerekiyor. Bu data 0 mesela burada çalışıyor. Örnek olarak söylüyorum. Mesela burada da çalışıyor. Şu an benim kullanmış olduğum sürüm 4 bilmem kaç, işte 4.22. Yanlış hatırlamıyorsam 4.16 idi herhalde. 16'da da burada şu data nokta 0 ya, mesela şuradaki images'a da aynı şekilde 0 eklemek gerekiyordu. Yani bunlar o yüzden dolayı bu şekilde test ettim daha önce. O yüzden direkt kopyala yapıştır yaparak geçeceğim. Sonra gelelim benim bu arkadaşları okey yazdım. Diyeceğim ki cart item list diyerek buradaki bu arkadaşı döndüreceğim. Bunlar isterseniz console.log yazarak da bir yandan hata vesaire varsa ne yapabilirsiniz görebilirsiniz. Error içinde error response.data diyeyim ki bir hata olduğu zaman response'den gelen sonuçlar doğrultusunda bana bilgi vermesi gerektiğini söyleyeyim. Evet, bu da bu şekilde export const get to cart, tamam. Bunu da yazdık. Bakalım şimdi sıraya artık neye geldi? Delete karta geldi. Hemen bununla ilgili bir delete kart diye bir şey yazalım. Evet, delete kart. Şimdi delete kart içinde şunlardan yine aynı şekilde birini kopyalayabiliriz. Add to kartı kopyalayayım. Ve bunu şöyle düzeltelim. Diyeceğim ki delete kart diyelim. Şöyle ben sana arkadaşım bir tane ID göndereceğim. Yine bir JVT göndereceğim. Göndermiş olduğum bu ID ve JVT'ye göre bana bir işlem yapacaksın. Const URS diyeceğim yine. Aynı şekilde user cards ve daha sonra silmek işlemi için Strapi diyor ki bana ID göndermen lazım. Yani değer göndermen lazım. Biz de ne yapacağız? Buradaki ID'yi aynı şekilde göndereceğiz. Yine burada silme işlemini yaparken Axios post değil delete işlemi olacak. Ve bir data göndermeyeceğiz ama kimliğimizi yine aynı şekilde authorization'ımızı göndereceğiz. Response data ve bunu da bu şekilde yazmış olacağız. Sonra gelelim diğer işlemimize. Şimdi normalde ben bu arkadaşların senkron bir şekilde çalışabilmesi için, yani add to cart'a bastığım zaman buradaki bu arkadaşın güncellenmeyebilmesi için iki farklı şey kullanabilirim. Bunlardan bir tanesi projemin tamamını neredeyse yüz efektlerle yazabilirim. Ya da ZooStand gibi bir kütüphane kullanabilirim. Zaten biz daha önce ZooStand kullandık. O yüzden yine ZooStand kullanarak devam edeceğiz. Şimdi bizim burada hooks bölümümüze baktığımızda 100 kart diye sepetle ilgili görmüş olduğumuz gibi bir bölüm yapmıştım. Ama ben bu arkadaşı hiçbirini kullanmayacağım. Zaten bu arkadaşı aslına bakarsan sileceğim. Ama şu anlık dursun. Ya da bunun içine de direkt yazabilirsiniz. Ama ben karışıklık olmaması için yeni yapacağım ve bunu daha sonra sileceğim. Tekrar geliyorum buraya. Bu sefer bunun ismi usestore.ts olsun. İsmi birazcık farklı olsun ki bu şekilde kullanabileyim. Sonra geleyim ben yine şuradaki şu arkadaşlara alayım. Middleware'a belki ihtiyacımız olmayabilir. Çünkü biz bu sefer bir şey kaydetmiyoruz yani. Neydi onun ismi? Lokale bir şey, çerezde bir şey kaydetmiyoruz. O yüzden ihtiyacımız yok gibi. Ama bu arkadaşa ihtiyacımız olacak. Bunun için hemen şöyle diyeceğim ki const use
store diyeceğim ve eşittir create diyeceğim. Ve daha sonra tekrar diyeceğim ki set. Daha sonra parantez, süslü parantez ve items diyeceğim. Yani benim itemlarımı ne yapacak? Olacak. Itemlarım olacak daha doğrusu. Daha sonra ben yine şöyle gelip kopyala yapıştır yapacağım. Bir tane fetch items yazdım daha önce. Bu fetch items diyor ki arkadaşım diyor beni kullanacağın zaman diyor bir tane user ID ver, bir tane JVT ver bana diyor. Ben de diyor ki dataları diyor senin yazmış olduğun diyor bu get to kartla birlikte geleyim çekeyim diyor rahat bir şekilde diyor. Sen artık gel beni çağır diyor bir ihtiyacın olduğu zaman diyor. Ben get to kartı çağırarak diyor ben rahat bir şekilde sana bir hizmet sunarım diyor. O yüzden dolayı biz ne yapacağız yine bu şekilde kullanacağız. Sonra add the item kısmına gelelim. Add the item için de aslına bakarsanız biz buradaki diğer arkadaşları da bunun içine ekleyebiliriz. Kullanabiliriz. Ama ben bunu bu şekilde kullanmayı tercih etmeyeceğim. Bu şekilde yazacağım. Diyeceğim ki item set state ve bu şekilde sadece olacak. Sonra silme işlemi olacak yine. Aynı şekilde bunun için de delete item'a ihtiyacım var. O da ben zaten dediğim gibi daha önce hazırladım. Ve şu şekilde direkt yapıştıracağım. Silme işlemi için de yine item id'ye ihtiyacım var. Yine gelip aslında diğer taraftaki işlemi de yazabilirim. Ama ben yine bu şekilde kullanacağım. Sildikten sonra yine zaten ben ne yapacağım? Fetch items'da gerekirse verimi çekeceğim. Sildikten sonra gerçi delete item'i tekrar çalıştırdığım zaman bir sıkıntı yok. Add item'i çalıştırdığım zaman yine bir sıkıntı olmayacak. Ne olacak? Verilerimi güncelleyerek göreceğim. Bu şekilde bunları tamamlamış olacağım. Daha sonra ben bu arkadaşı hemen yine aynı şekilde geleceğim. Diyeceğim ki export default use store diyerek bunu yapacağım. Buraya kadar işlemlerimiz okey. Şimdi gelelim bu use store'u artık kullanmaya. Use store'u kullanacağım ilk yer benim neresi olacak? Add to cart kısmı olacak. Add to cart kısmı benim normalde nerede? Component bakalım bulabileceğiz mi hemen? Product item detail. Bizim buradaki bu ekleme işleminde biz bu arkadaşı ne yapacağız? Değiştireceğiz. Şimdi bizim normalde şöyle bakacak olursak görmüş olduğumuz gibi burada çeşitli şeylerimiz var. Ekleme, çıkarma, işte çerezlerden yapma gibi çeşitli özelliklerimiz var. Yine şimdi benim öncelikle ben burada yapacağım işlemlerde bana kullanıcının kimliği gerekiyor. Kullanıcının kimliği gerektiği için de ben burada bir JVT ile ilgili bir doğrulama, sorgulama, onun gibi işlemler yapmam gerekiyor. Bunu şimdi hemen ayarlayalım. Şöyle yapacağım. İlk başta şu arkadaşa şöyle tekrar geleyim. Diyeceğim ki let jvt user id user id bana bu değerler lazım. Bunları bu şekilde gelip yazacağım. Daha sonra burada geleceğim. Bir try catch işlemi yazacağım. Ben bu arada yazmış olduğum const kart item'ı öncelikle gelip burada bir çağıralım ya da şöyle yapalım öncelikle. Use store diyelim. Hooks evet. Şöyle yanlış şey yapmadık değil mi? Bakalım bir. Bakalım hemen ismine karışıklık olmasın. Use store. Tamam. Ya da şöyle şey yapmayalım biz. Evet, use store bunu şöyle böyle kullanmayalım. Bunu birazdan kullanalım. Şöyle dursun olmazsa. Şimdi şöyle yapalım. Bizim normalde şuradaki use kartı ben sileyim. Bu arkadaşla birlikte gelen hatalar olacak çünkü. Ben bunları da sileyim ki hatam nerede vesaire ben bunları göreyim. Bir daha onlarla uğraşmayayım yani. Evet. Tamam. Şimdi şöyle yapacağım. İlk başta ben kullanıcının kimliğini almak için şöyle diyeceğim ki user eşittir ya da şöyle direkt kopyala yapıştır yapayım. Evet. Diyeceğim ki log jvt ve user çerezlerden arkadaşım gel bana bu verileri al. Aldıktan sonra if diyeceğim. User tekrar süslü parantez const user object eşittir json nokta parse user diyeceğim ve user id değerine geleceğim. User
Object'ten gelen ID diyeceğim. Şimdi biz her yerde ne yaptık? Geldik dedik ki user ID diye bir şey kullandık. Biz artık user ID'leri çekmek istediğimizde ne yapacağız? Bu şekilde çekerek kullanacağız. Daha sonra tekrar gelelim biz burada. Diyelim ki hata durumunda console nokta şöyle yapalım. Error. Burada diyelim ki error diyelim. Şimdi normalde bunun gibi işlemleri aslında tek bir yerde tanımlayıp daha sonra bunları işte interface'lerle göndermek daha mantıklı. Biz şu an bunu bu şekilde yapmadık ama böyle yapmanız daha mantıklı olur. Tabii ki karar sizin. Ben şu an çok fazla uğraşmayacağım ama büyük projelerde o şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Zaten belli yerlerde yapmaya çalışacağım yine aynı şekilde. Zaten göreceksiniz. Yani yapacağımız şey şöyle olmalı. Şimdi burada yapmış olduğunuz user ID gibi değerleri ana taraflarda bir yerlerde tanımlayıp daha sonra ihtiyaç olduğu zaman gelip bunları bu şekilde interface ile göndererek parametrelerle göndererek kullanmanız daha mantıklı olacaktır. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Daha sonra başka neye ihtiyacımız var? Şimdi kullanıcı giriş yaptı mı yapmadı mı? Bununla ilgili hemen bir doğrulama yapmamız gerekiyor. Bizim daha önce burada quantity set quantity gibi özellikle şeylerimiz var. Şimdi ben buraya öncelikle yeni bir tane use state ekleyerek devam edeceğim. Use state'lerim olabildiğince alt alta ekleyeyim ki daha sonra bulması zor oluyor. Şu şekilde bir use state'im olacak. Diyeceğim ki ilk başta sen projeye başladığın zaman bir JVT ile birlikte bana gel arkadaşım bir kontrol yap diyeceğim. Yapacağın kontrol aynen şu şekilde olacak diyeceğim. Şöyle aslında bakalım is logged. Burada ihtiyacımız olmayabilir. Evet pardon yanlış sildim. Burada ihtiyacımız olmayabilir. Bunu ne yapar da yapacağım zaten bunu. Bunu silelim hiç şey yapmayalım burada karıştırmayayım. Evet bunlar şu an böyle kalsın. Şimdi normalde yine aynı şekilde benim bir kullanıcı giriş yaptım yapmadım mı doğrulama yapmam gerekiyor ama burası product item detail sayfası ya. Burada yapmayalım o yüzden sonradan vazgeçtim. Evet bu şekilde olsun. Şimdi benim yapmam gereken diğer işlemim artık ne? Ben buradaki butona bastığım zaman benim ekleme işlemini yapması gerekiyor. Şunlar zaten benim bu işlemlerim. Kartla ilgili 100 kart diye bir işlemim var. Benim buradaki 100 karta ihtiyacım artık yok. Zaten biz bu arkadaşı kaldırdık. Evet bunu da buradan silelim. Total price yine aynı şekilde dursun. Evet şunları sileyim bu arada. Tamam. Daha sonra burada diyeceğim ki ilk başta const diyeceğim. Add item. Daha doğrusu bunun ismini şöyle yapsak hiç yazmayalım. Şöyle gelecek mi? Gelmez ya da galiba. Add item diyelim. Parantez içinde değil de use store diyeceğim. Ve tekrar parantez state diyeceğim. Şöyle ve diyeceğim ki state nokta add item şeklinde bir tanımlama yapacağım. Bundan geleceğim bir tane daha kopyalayacağım. Ve diyeceğim ki evet neden gelmedin? İsmini şöyle bir değiştirelim. Tekrar bakalım. Şöyle gelip hemen use store'uma bakıyorum. Fetch items bunun gelmesi gerekiyor normalde. Bir şey yanlış yapmadıysam eğer gelecektir. Bakalım nerede hatamız varmış. Diyor ki items'ın burada diyor bir hata yapmışsın sen diyor. O yüzden gelmedim ben diyor. Şurada noktalı virgül değil virgül olursa sanırım bana tekrar gelip buraya bakacak olursam evet bakalım geliyor mu? Evet görmüş olduğumuz gibi geliyor. Bunu da bu şekilde yazıyorum. Bunları söyledikten sonra buradaki artık bu işlemimizi birazcık değiştireceğiz. Yine bu arkadaş yine aynı şekilde dursun. Şuradaki şu arkadaşları şöyle silelim ve burada işlemlerimizi yeniden yapalım. Hemen burada bir try catch işlemi yaparak devam edeceğim. Çünkü veri tabanında bu sefer işlem yapıyorum. İlk başta sen arkadaşım gel. Şu şekilde. Daha sonra ben burada seninle bir şey göndermem gerekiyor sana. Şöyle diyeceğim. Ve daha sonra sana göndereceğim data şöyle olacak.
Hemen gelip kopyalayayım. Diyeceğim ki sana göndereceğim data quantity olacak. Yukarıdaki quantity alacak. Product olacak. Product yukarıdaki bu tanımlamış olduğumuz product'tan alacak. Buradaki product'tan alacak. Daha sonra user permissions user ID'den alacak. User ID'den alacak şeklinde bir tanımlama yapacağım. Bunu yaptıktan sonra tekrar buraya geleceğim. Diyeceğim ki arkadaşım await add to cart ve sana bir data gönderiyorum ve jvt gönderiyorum. Daha sonra add item diyeceğim. Üstü parantez data diyelim ve daha sonra diyeceğim ki fetch items user id virgül jvt diyeceğim. Bu arkadaşları neden yazdım? Onlardan bahsedeyim. Bu arkadaşlar bana yukarıdaki güncelleme işlemlerini yapacak. O yüzden dolayı ne yapıyoruz? Bunları yazıyoruz. Şurada görmüş olduğumuz gibi bir hata var. Diyor ki arkadaşım diyor sen bunu kullandın diyor. Ama diyor ASYNC değil diyor bu işlem diyor. Şu event'a tekrar geliyorum. ASYNC diyeceğim. Şöyle tekrar gelip bir bakalım. Başka bir sıkıntımız var mı bizim? Evet, bir sıkıntımız yok. Tamam. Şimdi şöyle tekrar bakalım. Error kısmına gelip şöyle bir console.log diyelim ki error diyelim. Şuraya da tekrar geleyim. Finally üstü parantez ve şu arkadaşı da buraya yazarsam daha mantıklı olacaktır. Buraya kadar işlemlerim okey. Şimdi gelelim bunu test etmeye. Şimdi şöyle geleceğim, ilk başta bir veri tabanımıza gelip bir bakalım. Şu an tabi bir sepet işlemimiz var ama bir şey gözükmüyor. User karta gelelim. User kartımız boş. Add to karta geleceğim. Add to karta şöyle bir basacağım. Bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Evet, post dedi. Bir 200 dedi. 200 dedi. İşlemler başarılı dedi. Evet. Şöyle tekrar gelip bir bakalım ne oldu, ne bitti. Şöyle bir görelim. Evet, görmüş olduğumuz gibi işlemimiz başarılı. Şimdi datayı vesaire de gönderdik. Her şeyi yaptık. Şimdi artık buradaki yazmış olduğumuz bu add item ve fetch items'la birlikte benim buradaki bu arkadaşı vesaire güncelleyerek devam edebilmem gerekiyor. Bunun için hemen tekrar geleceğim. Navbarımız üzerinde çalışacağız. Bunlarla artık işim bitti gibi. Hemen şöyle tekrar gelelim. Navbarımızı bulalım. Evet. Şimdi navbarımda benim şurada şöyle bir alanım var. Şimdi ben navbarımda birazcık değişiklik yapacağım. İlk başta ben şunu istiyorum. Kullanıcının bilgilerini vesaire alabilmemiz gerekiyor. Yani JVT user ID alabilmemiz gerekiyor. Eğer ki kullanıcı giriş yapmamışsa burada o zaman navbarda yine bir sepet işareti göstersin. Göstermiş olduğu sepet işaretine tıklandığı zaman bizi ana sayfaya yönlendirsin ve burada 0 yazsın. Ama eğer ki kullanıcı giriş yapmışsa buradaki sepet işleminin sayısını göstersin şeklinde bir ifadeyle devam edeceğim. Yine aynı şekilde ben şu product item detail açayım ya da şey yaparız, problem değil. Şuradan şöyle tekrar geleyim yine. Şu arkadaşlara ihtiyacım var. Yine diğer taraftan aynı şekilde kopyalayabilirsiniz. Let user ID vesaire. Yine user ID'mizi vesaire almamız gerekiyor. Hemen yine şöyle geldim, bunları yazdım. Buradan ne yapıyorum? Tüm verilerimi bu şekilde gelip alıyorum. Yine kullanıcının giriş yapmadığı ile ilgili bir doğrulamamız, çıkışla ilgili bir doğrulamamız. Bunları bu şekilde yazıyorum. Sonra bizim buradaki bu arkadaşımıza gelip bir bakalım. Şöyle aşağı doğru indiğimde, şimdi normalde şuraya baktığımızda kullanıcı giriş yapmışsa diyor. O zaman gel bana bunu göster diyor. Bizde şu an kullanıcı giriş yapmışsa da yapmamışsa da bunu gösteriyor. O yüzden dolayı ben şunu yapmak istiyorum burada. Tekrar geleceğim, bir tane süslü parantez is logged in. Daha sonra bir parantez tekrar bu şekilde. Buraya bir tane div, daha doğrusu ben buraya bir tasarım yapacağım. Şimdilik şöyle kalsın. Şöyle diyelim. Daha sonra tekrar parantez, evet. Ve buradaki bu arkadaşı buraya kopyalayalım. Ve buradaki sayısı 0 olsun bunun. Ve bu arkadaşlara bir tane link verelim. Ve linkle birlikte biz bu arkadaşları yönlendireceğimiz sayfa
bu sayfa olmalı. Tekrar gelelim. Nerede? Şöyle yapalım. Evet. Şu an giriş yaptığımız için A gözüktü. Hemen çıkış yapalım. Tekrar buraya tıkladığım zaman artık giriş sayfası ve 0 yazıyor. Tekrar giriş yaptığım zaman bu sayfadayız. Tamam. Ne yaparımızı da bu şekilde yaptık. Şimdi gelelim buradaki bu A kısmını yapmaya. Bunun için ne yaparıma geleceğim. Yeni bir tane alan oluşturarak devam edeceğim. İsmine diyeceğim ki kart.tsx. Rafçe diyelim ve bu alanı yapmaya başlayalım. Şimdi benim bu kart alanında hemen şöyle bir interface yazacağım. Ve bu kart alanında yine bana kullanıcının giriş bilgileri lazım. Yani user ID ve JVT bilgileri lazım. Ben zaten ne yaparım da bu verileri gelip alıyorum. Tekrar gelip de burada bunları ne yapmam gerekiyor? Almakla uğraşmam gerekmiyor. Aslında dediğim gibi bunları tek bir yerden yapıp hepsine teker teker göndermek daha mantıklı. Ama bunu projenin başında düşünerek, planlayarak yapsak daha mantıklı olurdu. Ben şu an tekrar kafa karıştırmamak için çok fazla o mevzuya girmedim. Yani yapacağımız şey yine şu olacak. Kart props diyeceğim. Tekrar süslü parantez user ID string, daha sonra jvt string diyeceğim. Bunları bu şekilde geldim söyledim. Daha sonra tekrar geliyorum. Burada bu kart propslarımızla bu değerleri buraya söyledik. Sonra ne yaparım da yine burada A yazmış olduğum bu yere, nerede o arkadaş? Kartı gelip buraya ekliyorum ve bu arkadaşların değerlerini de burada yine aynı şekilde gelip vereceğim. Şöyle süslü parantez aç kapa. Evet, user ID JVT diyerek bunları yazacağız. Evet, kart diye bu şekilde geldi. Bir sorunumuz yok şu an için. Şimdi gelelim kartla ilgili işlemlerimizi yapmaya. Şimdi şöyle yapalım. Ben burada kullanacağım şey Shotgun'dan yine Sheet diye bir alan var. Mobil menüler için ve sepet için oldukça güzel bir bölüm bence. Şöyle tıkladığımız zaman yan tarafta açılan bir menü sağlıyor bize. Oldukça kullanışlı. Zaten ben bunu daha önceden yüklediğimi hatırlıyorum herhalde. Bir bakalım hemen. Şöyle komponent UI. Evet, Sheet. Güzel. Yüklemişiz zaten. Sepet işlemi için ideal zaten bu arkadaş. Şimdi şu kütüphanelerini yine aynı şekilde geleyim. Buraya alayım. Daha sonra burada Sheet ile ilgili hemen bir tasarım yapmaya başlayacağım. Ama öncesinde şurada bir iki tane bir şey yazarak başlayayım. Diyeceğim ki const items. Daha doğrusu biz bunları zaten diğer navbarda mı yapmıştık? Product sayfasında yapmıştık aslında. Şöyle göstermem gerekirse şöyle kopyala yapıştır yapayım, evet. Şöyle ne yapacağız? Yine fetch items diyerek bunları alacağım ve aynı zamanda bir de itemlere ihtiyacım var. Yani benim sepetteki itemleri burada yazdırabilmem gerekiyor. Bunlara ihtiyacım var. Bunları öncelikle tanımlayayım. Daha sonra const router diye bir şey ekleyeceğim. En aşağıya bir tane checkout bölümü ekleyeceğim. Yani yönlendirme sayfasına ihtiyacımız olacak. O yüzden dolayı bunu da yazalım. Daha sonra diyeceğim ki use effect, tekrar parantez, burada diyeceğim ki fetch items ile birlikte gelen user ID'yi ve JVT'yi başlangıçta sen bana çalıştır. Çalıştırdıktan sonra bu fetch items ne yapacaksın bana? Bu değerleri kontrol edeceksin ve bana sürekli güncelleyeceksin ki ben sepette kaç tane neyim var, neyim yok bunları görebileyim. O yüzden dolayı bunları direkt ne yapıyoruz? Şu an burada yazıyoruz. Şimdi gelin burada bu tasarımımızı halletmeye. Bunun için kullanacağımız şey dediğimiz gibi sheet yükledik zaten. Şu arkadaşı şöyle gelip alayım. Aynı şekilde buraya yapıştırayım. Sonra tekrar gelip bakalım. Evet, ne oldu ne bitti. Hata bir şeyler var mı? Open diyor. Şu şekilde açıldı. Şimdi ben buradaki trigger'ıma şu arkadaşı şöyle sileyim. Navbarımızdaki şu tasarımı yine aynı şekilde gelip kullanalım. Evet. Daha sonra şunun ikonunu aynı şekilde yükleyeyim. Tamam. Burada yapacağım diğer şey ise ne olacak? Şuradaki şu sıfırı değiştirmek. Bunu değiştirmek de aslında oldukça basit.
items nokta length diyerek, evet, items nokta, neden bir sıkıntı yok değil mi? Evet, gelmediği için bir şey yaptım. Bakalım var mı bir sıkıntı. Evet, şu an bir sepette bir tane şey olduğunu görüyorum. Ben şöyle birazcık sayfamı küçülteyim. Add to cart diyelim. Mesela add to cart diyeyim. Bakalım 2'ye gelecek mi burada? Bunu bir görelim öncelikle. Evet, sayfamızı görmüş olduğumuz gibi kapatmadan direkt 2'ye getirmiş olduk. Güzel çalışıyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi aynı şekilde biz buraya tıkladığımızda burada artık 1-2 olduğu gibi verilerimizde ne olsun? Gelsin. Ee, Burada şuradaki işte trigger'ımızı burada yazdık. Tetikleme işlemini vesaire. Burada bir title alanı var. Title alanına pek ihtiyacımız yok. Yani kullanabiliriz belki. Gerek yok. Ya da olsun. Buraya diyelim ki my cart diyelim mesela. My cart. Evet. Şöyle bakalım. Evet, şöyle başlangıçta my cart desin. Bu arkadaşa birazcık text 3x large diyelim. Tamam. Böyle daha güzel. Şimdi gelelim description kısmına. Description kısmında da şöyle yapacağım hemen. Bir tane süslü parantez geleceğim. Ben burada items map diyeceğim. Ve daha sonra burada ismini item diyeceğim. Zaten biz bunları ne yaptık? Tanımadık. Yani bunları use stat'la birlikte, items'la birlikte ben artık bu değerleri sadece döndüreceğim. Hemen birlikte bunu bir deneyelim öncelikle. Şöyle bir div yazayım. As diyeyim ya da a diyeyim. 2 tane a gelmesi lazım. Çünkü benim 2 tane kaydım var. Güzel. Şimdi ben artık burada bir tasarım yapıp bu tasarımı ne yapabilirim? Burada döndürebilirim. Onun için hemen geleyim, yeniden bir tane şey oluşturayım. İsmine cart item nokta tsx roughjet diyelim. Bu cart item'ın da yine aynı şekilde interface diyelim. Cart items props item any on delete item void diyelim. Sonra tekrar gelelim. Cart items props ve burada bu iki arkadaşı hemen şöyle tanımlayalım. Şimdi tekrar gelelim. Biz zaten burada item değeri verdiğimiz için yine ne yapacağız burada? On delete item'ı da bilerek yazdım. Neden? Çünkü silme işlemimiz olacak. O yüzden dolayı geleceğiz. Burada bunları söyleyeceğiz. Şimdi benim öncelikle kart item'a, pardon, kart bölümüne yine gelip delete ile ilgili küçük bir tane işlem yazmam gerekiyor. Hemen şöyle gelelim. Diyeceğim ki const on delete item parantez açalım. ID diyelim. Evet. Şurada eşittir unuttuk. Tamam. Tekrar süslü parantez diyelim. Bunun için daha sonra doldururuz. Problem değil. Ama şu anlık bu arkadaş burada olsun ki ben burada değerimi rahat bir şekilde vereyim. Şimdi tekrar geleceğim burada. Diyeceğim ki cart item. Burada muhakkak key verelim. Key vermezsek eğer bize ne olacak? Sıkıntı yaratacak. Neden sıkıntı yaratacak? Chrome'da vesaire sürekli işte bir şey ID vermen gerekiyor gibi bir hata yazacak. O yüzden dolayı item'dan gelen ID diyelim. Tekrar gelelim item için item diyeceğim. Ve tekrar gelelim on delete item için yine yukarıda yazmış olduğumuz on delete item'ı burada vereceğim. Evet, kart item'lar burada döndü. Şimdi gelelim kart item'ın tasarımına. Bunun için yine diğer şeylerden faydalanabiliriz. Yani yazmış olduğumuz diğer image'lerden vesaire faydalanabiliriz. Çünkü yine resim alanı ekleyeceğiz. Diğer alanları ekleyeceğiz. Bunlardan yine aynı şekilde bakarak yazmaya çalışacağım ben de. Şöyle tekrar gelelim. Burada diyeceğim ki div class name, flex bir yapı, justify bitwidth, item center, padding 2, margin bottom 5 diyeceğim. Daha sonra tekrar gelelim. Ve diyelim ki div class name flex yine gap 6 item center diyeceğim. Şimdi bana öncelikle bir resim alanı lazım. Ben resim alanını şöyle direkt gelip kopyalayayım. Diğer projelerden yine aynı şekilde. Şöyle bakalım.
Yine şunu eklememiz gerekiyor. Environment base URL. Daha sonra ben burada diyorum ki item'ın image'ini almak istediğimi, altına da item'ın name'i şeklinde bir yazı yazabilirim. Bunu bu şekilde kullanacağım. Evet, şöyle bir bakalım, kaydedelim. Ne oldu, ne bitti? Image'in bir kütüphanesi var. Yüklemedik galiba. Onu next image diyerek şunu şöyle yükleyelim. Tekrar gelip bir bakalım. Şöyle görmüş olduğumuz gibi resimlerimiz geldi. Şimdi gelelim diğer alanlara aynı şekilde eklemeye. Şuradan tekrar bu divden çıkmayalım ya da tekrar şöyle bir yazsam nereye gelir bu? Tamam, yanına geliyor. Burası daha iyi. Tamam. Burada hemen bir tane H2 alanı yazalım. Diyelim ki şöyle item'dan gelen name diyelim. Evet, şöyle 3 tane yazalım. Tamam. Daha sonra item'dan gelen quantity, item'dan gelen amount. Biz bunları ne yapmıştık hatırlarsanız, get sorgusuna neden yazmıştık? Bunları bu şekilde rahat bir şekilde kullanabilmek için yazmıştık. Şimdi bu arkadaşların anlaşılabilir olması için şöyle başına sonuna bir şeyler ekleyelim. Birazcık tasarım yapalım. Quantity diyelim. Mesela item name tamam kalsın o şekilde. Fontun bold olsun senin. Quantity yazıyor zaten. Bunun yanına yani aslında ekleme arttırma azaltma işlemi de aslında burada yapılabilir. Ben uğraşmayacağım ama siz isterseniz yapabilirsiniz. Tekrar diyeceğim ki class name text, bu arkadaş birazcık büyük olsun ve fontu bold olsun. Sonuçta para bu. Evet, şu şekilde olsun. Güzel bence. Şimdi onun dışında tekrar yeniden nereye ekleyelim? Şimdi şurası neresiymiş bir bakayım. A. Şurası neresiymiş? Evet, A, B'nin olduğu yere yazacağım. Buraya ben bir tane silme işlemi eklemek istiyorum. Trash icon. Diyeceğim ki class name üzerine gelindiği zaman bir el işareti olsun. 10 klik işlemi içinde yukarıda yazmış olduğum, pardon, şöyle yukarıda sana gelen bir değer var ya, onDelete item diye. Sana bir de item ID veriyorum. Ona göre sen gel işlemi sil diyeceğim. Evet, bunlar da bu şekilde oldu. Şimdi gelin burada silme işlemimizi hemen yapalım. Silme işlemimizde şöyle yapacağım hemen. Bizim yazmış olduğumuz delete kartımız var zaten. Bu arkadaş bir ID istiyor bizden. Bir de JVT istiyor. Zaten bu verilerimiz var. Daha sonra bir de delete item'ı çalıştıracağım ki evet, o nerede? Şöyle hemen bir bakalım. Delete kart, bakalım delete kart. Delete item evet yok. Delete item'ı çalıştıracağız. Şunun gibi aynı şekilde gelelim. Bir tane de delete item yazalım. Evet, şu arkadaş bir bozdu bizi. Şöyle tekrar gelip bakalım. Evet, use store'uma tekrar şöyle bir gelip bakacağım. Neredesin? Evet, virgülümüz vesaire var. Çalışması gerekiyor. Mantıken gelmesi gerekiyordu yani en azından. Delete item, delete item. Burada tekrar gelelim. Bir hata aldıysak şimdi birazdan bakarız zaten. Görürüz yani. Delete item ID diyelim. Tamam. Şimdi gelelim hemen bu arkadaşı bir deneyelim. Şunu silmeyi deneyeceğim mesela. Veri tabanımızda şöyle veri tabanımıza da gelip bakalım. Şimdi normalde bu arkadaş şu işe yarıyor. Şimdi normalde bu veri tabanından siliyor. Bu da hızlı bir şekilde buradan silmiş olarak gösteriyor. Daha sonra zaten veri tabanına bir nevi arkada çalışmış oluyor aslında. Görmüş olduğunuz gibi iki tane değerimiz var. Şimdi ben parot'u siliyorum. Şöyle bastım, bakın çok hızlı bir şekilde gitti. Ama bu silme işlemi görmüş olduğumuz gibi burada ne yaptı? Yaptı ve bunu da ayarlamış oldu. Tekrar gelip şöyle bir bakalım.
Evet, başarılı bir şekilde ne oldu? Silme işlemimizi de bu şekilde hallettik. Şimdi gelelim buranın alt kısmını yapmaya. Checkout bölümünü yapalım yani. Bunun için şöyle yapalım. Ben buradaki değerleri bir toplamak istiyorum. Yani toplam tutar vesaire nedir? Bunları öğrenmek istiyorum. Şöyle yapacağım. Bunun için öncelikle iki tane değer tanımlayacağım. Subtotal ve set subtotal diye ve şurada bir use effect ile birlikte yine aynı şekilde bu arkadaşı burada hesaplayacağım başlangıçta. Süslü parantez let total diyelim eşittir 0. Bunu aslında başka bir yerde hesaplayıp yani diğer taraf Zustat'ta hesaplayıp vermek de mantıklı olabilirdi. Bu şekilde yaptım. Aslında değiştirilebilir. Daha sonra olmazsa bakayım duruma göre ve değiştirebilirim. Evet, items for each diyelim. Şöyle yapayım ben. For each element total element total amount diyerek ne yapacağım? Bunları teker teker toplayacağım. Sonra tekrar gelelim. Set subtotal totalden gelen değerleri to fixed et ve bu şekilde bana ver. Verirken de bu arkadaşlar sürekli güncellenebilir. O yüzden dolayı sen bunu arada sırada bir kontrol et itemları diyeceğim. Bu şekilde yazacağım. Evet, bir hata var gibi gözüküyor. Bekliyorum gelmesini. Use state is not defined diyor. Daha önce hiç tanımlamamışız. Tamam. Use silent var mı burada? Yok. Evet, şunu da şöyle yazalım. Evet, şimdi tekrar gelip bir bakalım. Bunu yaptık. Evet, set subtotal vesaire dedik. Şimdi yazmış olduğumuz bununla birlikte set subtotal yazmış olduğumuz şekille birlikte ne yapacağız artık? Burada müsait bir yerde gelip buradaki subtotal'i yazdıracağız. Bunun için şöyle bir bakalım. Content footer, close gibi alanlar var. Bunlardan bir tanesini aynı şekilde kullanabiliriz. Ben şuradaki şu close alanını kullanacağım. Bunu eklerken content'in dışına eklememiz gerekiyor diye biliyorum. Bakalım bir ekleyelim. Daha sonra yerinde bir sıkıntı olursa değiştiririz zaten. Şöyle content'in içine ekleyeyim önce bir. Bakalım. Bu arkadaşın kütüphanesi var. Bir yüklememiz gerekiyor tabii. Butonun da kütüphanesi var. Tamam, bir sıkıntı yok. Tamam. Evet. Şimdi yazmış olduğumuz bu clause'la birlikte hemen şöyle yapacağız. Shield diyeceğiz. Bir tane div açalım. Ve burada diyelim ki class name absolute diyelim. Ve %90 diyeceğim. Bottom'dan başla. Bottom birazcık boşluk olsun. Flex call diyelim. Seni şöyle şunun içine alalım. Evet, bakalım. Evet, şöyle aşağı doğru geldi. Şimdi buraya tekrar gelelim hemen. Şöyle diyelim ki H2 diyelim. Class name sub total diyelim. Buraya da şöyle dolar yukarıda yazmış olduğumuz subtotal'i buraya yazdıralım. Evet, fiyatı geldi, burada yazdı. Hemen bu arkadaşı birazcık düzeltelim. Text LG font bold flex justify between diyelim. Evet, bakalım ne oldu, nasıl durdu. Evet, şu şekilde durdu. Şimdi gelelim buradaki bu butonla hemen birazcık ilgilenelim. Şimdi bu butonun disabled özelliğine şöyle yapalım.
items nokta length eğer ki eşitse sıfıra, o zaman bir yere gitmemesi gerekiyor. Burada da check out sayfası normalde. Yani oraya gidecek. O yüzden bu şekilde yazalım. Hatta şöyle yapalım. Burada diyelim ki 10 klik işlemin içinde senin yukarıda yazmış olduğumuz router'la birlikte router push, eğer ki JVT'm varsa senin, o zaman check out sayfasına git. Ama yoksa o zaman single sayfasına git şeklinde söyleyelim. Evet, buraya bastığımız zaman artık checkout sayfamıza gidecek. Şu anlık bir checkout sayfamız yok. Evet, sepet işlemlerimizin tamamı da bitti. Şöyle sayfamı büyüteyim, ben birazcık küçük çalıştığım için tabi güzel gözükmedi. Şu an %100. Şu an normal bir şekilde gözükecektir. Evet. Birazcık sadece şu arkadaşa bir tane div ekleyelim. Class name diyelim. 5 diyelim. Birazcık sadece aralarına boşluk vermek istiyorum. Bu şekilde olsun. Evet, sepet işlemlerimiz de tamamı bitti artık. Artık ne yapacağız? Checkout'ta devam edeceğiz. Checkout'a bastığımız zaman checkout işlemi tamamlayacak ve siparişlerimizi göreceğiz. Evet, şimdi checkout sayfamızı yaparak devam edelim. Şimdi biz buraya tıklayıp checkout dediğimiz zaman bizi şöyle bir sayfaya gönderiyor. Hemen rotaların olduğu yere tekrar geliyorum. Checkout ve bunun içine de bir tane page.tsx rafc checkout page diyerek bu sayfayı oluşturuyorum. Sayfamı oluşturduktan sonra hemen burada bir tasarım yapmaya başlayalım. Normalde checkout sayfamızda ne olur? Adres bilgileri gibi bilgiler olur. Daha sonra adres bilgileri dışında yine toplam miktar gibi bilgiler olabilir. Daha sonra sepetteki ürünleri gösterebilirim ama sepette şu an burada da gözüktüğü için pek gerek var mı açıkçası? Gerek yok bence. Yani işlemleri normalde mantıken burada yapıp bitirdiysen checkout bölümünde toplam gibi çeşitli miktarların yazması yeterli bence. Tabi diğer miktarları da yine aynı şekilde duruma göre yazdırabiliriz. Problem yok. Zaten bunu oluşturduk. Burası için tekrar yine aynı şekilde bir tasarım yapıp silmeyi kaldırıp yine aynı mantıkla bunu yapabiliriz, kullanabiliriz. Şimdi şöyle yapacağım hemen. İlk başta ben bu arkadaşlara şöyle bir tane div açayım ve bu divin ilk başta buraya bir H2 ekleyelim. Ve daha sonra class name padding 4 background green 700 diyeceğim. Daha sonra text'in 2x large diyelim. Font'un bold olsun. Şu arkadaşa bu arada içine check out diyelim. İçine test edeceğiz zaten. Burası başlık bölümümüz olsun. Font bold olsun. Text center olsun. Bir de text'in rengi white diyelim. Bu şekilde olsun. Dağılmalı, beğenmezsek değiştiririz. Evet, şu şekilde oldu. Güzel. Şimdi hemen bu H2'nin altına geleceğim. Bir tane div açacağım ve bu divin içine de bir grid yapısı uygulayacağım. Diyeceğim ki arkadaşım, şimdi sen de içeride iki tane grid olsun istiyorum. Bu gridler öncelikle bir padding 5, px5, işte başka bir şey daha, belki py ekleyelim, bir de şöyle py diyelim. Daha sonra grid diyelim dediğim gibi. Daha sonra ben şunu istiyorum. Normalde arkadaşım grid calls 1 olsun ama md'den büyüdükten sonra grid calls 3 olsun diyeceğim. Şimdi ben bunu söyledikten sonra bir de şunu yapacağım. Diyeceğim ki şimdi benim 2 tane alanım olacak mantıken. Bir tane alana ikilik bir alan vereceğim. Yani sayfanın 3'te 2'sini vereceğim. Hatta ben bu sayıyı birazcık da arttırabilirim. 4 desek belki daha mantıklı da olabilir. Bu ilk alanıma diyeceğim ki adres gibi çeşitli bilgilerimin olacağı alan burası. Diyeceğim ki md'de call span 3 diyelim buraya. Ve diğer divimizi de yine aynı şekilde gelelim. Buraya herhangi bir call span yazmadığım zaman direkt 1 algılayacaktır. Ama biz yine ne yapalım, yazalım. Hiç bize karışıklık çıkartmasın. Bu şekilde yazarak gidelim ki problem olmasın. Diyelim ki call span 1 ve aynı zamanda mx 0 diyelim. Daha sonra duruma göre şeyleri vesaire değiştirebiliriz, bakarız.
En azından farklı bir şey olsun diye şu anlık ekledim. Orada daha sonra düzeltiriz. Şimdi şöyle yapacağım. Birazcık şöyle enter atayım. Bunların yerleri karışmasın. Evet. Üçlük alanımızla başlayalım. Şimdi ben buraya ilk başta bir tane H2 ekleyelim ve diyelim ki Billing Details, yani ödeme detayları. Daha sonra tekrar gelelim. Burada yine bir grid yapısı kullanalım. Diyelim ki arkadaşım sen grid ol ve grid calls 2 ol her durumda ve kap 10 bu şekilde olsun ve bir de mt6 diyelim, şu Billing Details'tan birazcık aşağı doğru gelsin. Şimdi ben burada hemen bir tane input kullanarak başlayacağım. Diyeceğim ki input şöyle ekleyelim hemen. Diyelim ki arkadaşım senin placeholder'ında name yazsın. Bunların diğer özelliklerini daha sonra vereceğiz. Şimdilik en azından bir tasarım yapmaya çalışalım. Daha sonra name dışında e-mail alanımız olsun. Şöyle ne oldu, nereye geldi bir bakalım. Evet, ikilik alan yaptık ya yan yana olsun diye, şu şekilde ne yaptık, paylaştırdık. Hemen şu arkadaşımızı birazcık güzelleştirelim. Font bold, text 3x large diyelim. Şöyle olsun. Tamam. Buraya da ne yapacağız? Total gibi çeşitli diğer bilgilerimizi ekleyeceğiz. Bu şekilde güzel. Tamam. Şimdi yine aynı şekilde geleyim. Ben bu arkadaştan bir tane daha gelip kopyalayayım. Daha sonra benim name alanı dışında telefon alanım olsun. Daha sonra burada bir de zip diye bir alan eklemiş olayım. Bundan geleyim bir tane daha gelip kopyalayayım. Bu sefer burada grid kullanmayalım. Sadece mt6 olsun ve diyelim ki adres diyelim ve şunu şurada şöyle kaldıralım. Burası da tüm sayfayı kaplasın. Aslına bakarsanız burada text araya kullanmak daha mantıklı olabilir. Ben daha önceden text araya yükledim mi açıkçası? Yüklemişim. Yani ben burada input yerine gelip burada text araya deyip bunu eklersem daha güzel duracaktır. Evet, adres alanı birazcık daha geniş olabilir. Bu şekilde olsun. Bu kısım tamam. Şimdi gelelim diğer kısmımıza. Şurada devam edelim. Hemen tekrar geliyorum buraya. Diyeceğim ki bir tane H2. Daha sonra buraya bir class name. Padding 3 bg ya da şöyle yapalım hatta. Şunlardan birini mi alsak acaba diye düşündüm. Neyse, kendimiz yapalım. Background vesaire bir şey ekler miyiz? Şu anlık bilmiyorum ya da hiç şey yapmayalım. Font bold diyelim ve text center diyelim. Daha sonra ben diğer hangi sayfamdaydı? Kart sayfamdaydı sanırım. Şöyle bir bakalım. Subtotal diye bir bölümümüz var. Subtotal bölümümüz normalde bizim zaten şey bölümü. Şöyle bir de total kart şeyimiz var. Şuradaki sayımız var. Bunların aslında bakarsanız ikisini de kullanabiliriz. Şu subtotal'i öncelikle alayım. Tekrar yine şöyle geleyim. Şurada müsait bir yerde yapıştıralım. Sonra tekrar geleyim, şöyle bir bakayım. Router'a ihtiyacım olur mu? İşlemin bittikten sonra yönlendirme işlemi yapabilirim. Router'ımı da hazır madem kopyalıyorum. Bunları da ekleyelim bir yandan. Tamam. Başka şöyle bir bakalım. Item on delete. Evet, şurada subtotal ile ilgili bir fonksiyonumuz var. Bir de bunu da aynı şekilde gelip alayım. Bana bu işlemi hesaplasın. Tamam. Şimdi bunları ekledim. Şöyle bir bakalım. Bunları eklediğim için yukarı 100 silent eklemem gerekiyor. Hemen şöyle ekleyelim. Bunları ekledikten sonra evet, use effect'i de eklemem gerekiyor. Tamam. Şimdi ben şurada mantıken ben şurada toplam kaç tane adet varsa onu yazdıracağım. Evet, burada ne dedi? Items not defined dedi. Evet, items vesaire de eklememiz gerekiyormuş. O zaman ekleyelim. Evet, şunları fetch items'ı da alalım. Herhalde lazımdır büyük bir ihtimal. Evet, şunları state items use store'u şöyle ekliyorum. Tamam. Evet. Tamam. Şimdi bunları ekledik, tamam. Ben burada şuradaki şu sayıyı yazdıracağım. Yani sepette kaç tane ürün olduğunu yazdıracağım. Bunu daha sonra hallederiz. Problem değil. Zaten aslına bakarsanız ne yapmamız gerekiyor sadece? Items'ın length'iydi sanırım. Yine aynı şekilde gelip burada bunu söyleyebiliriz. Şöyle yapalım hatta. Items'ın length'i diyelim.
Evet, şöyle görmüş olduğunuz gibi geldi. Tabi tasarım olarak şu an şey olmadı. Bunu ayarlamamız lazım. Birazcık değiştirmemiz lazım. Şöyle yapalım, buraya total kart diyelim. Bakalım yanında da şey nasıl durdu. Tamam. Bir parantez açayım. Sonra tekrar geleyim. Bu arkadaşları bu parantezin içine şöyle ekleyeyim. Tamam. Şöyle dursun. Evet, çok da boşluklardan hepsini eklemedi ama pek de güzel durmadı. Evet, şöyle dursun. Font bold. Tamam, böyle olsun. Daha sonra tekrar geleyim. Buraya bir tane daha div ekleyelim. Ve burada diyelim ki div class name padding 4 flex bir yapı olsun. Ve diyelim ki flex call diyelim. Ve sonra tekrar gelelim, buraya bir h2 ekleyelim. Bu h2'ye de sub total eklemek istiyorum. Ve yukarıda zaten bunu tanımladık. Hemen şöyle gelelim. Sub totalimizi buraya ekleyelim. Subtotalimizin başına yine bir dolar işareti ekleyelim ve birazcık bu arkadaşı düzeltmeye çalışalım. Hemen şöyle yapalım. Span diyelim. Evet, bu spanla şunu şöyle alayım. Buraya tekrar bir class vesaire bir şey yazmak istersem. Evet, şunu da silelim. Tamam. Şöyle yapalım hemen. Biz bu arkadaşa diyelim ki class name font'un bold olsun. Flex justify center diyelim. Justify between diyelim. Başlangıçta olsa daha mı güzel durur? Yani şöyle yaparsak daha güzel gibi. Bu arkadaşlara aslında bir de şey ekleyebiliriz. Aynı şekilde şurada daha mı mantıklı olur? Background slate 300 desem şöyle. Evet, iyi gibi. 200 diyelim. Tamam. Şöyle yapalım hemen. Rounded 2x large diyelim. Köşelerden bükelim. Biz 100 yapalım bunu en iyisi. Daha sonra mx 4 diyelim şöyle. Tamam, böyle daha güzel oldu. Tamam. Aynı şekilde ben bunun altına şöyle bir şundan bir tane daha gelip kopyalayayım. Yeni bir alan ekleyeyim. Birazcık sanki boşluk vermek gerekiyor gibi. O yüzden şurada birazcık üzerine çalışayım. Önce mb2 dediğim zaman tamam. Şundan şöyle tekrar bir tane daha tekrar düzelterek kopyalayayım. Buraya diyelim ki işte kargo ücreti, işte sonra vergisi vesaire, bunları ekleyelim hemen. Delivery diyelim. Mesela bunları manuel bir şekilde kendimiz yazalım. Diyelim ki 10 dolar. Bundan bir tane daha gelip kopyalayalım. Daha sonra vergi diyelim, tax diyelim işte. Türkiye'de vergileri %18 miydi? Öyle bir şey işte. %18 diyelim. Burada bir hesaplama yapmamız gerekiyor aslında, ya da kendimiz manuel bir şekilde de söyleyebiliriz. Şöyle yapalım. Dolar tekrar süslü parantez. Diyelim ki parantez, evet. Diyelim ki evet, toplam subtotalden mi hesap şöyle yapalım. Şimdilik hiç buna dokunmayalım, ya da total kart için başka bir şeyler tanımlamamız gerekiyor ya da duruma göre. Şimdilik hiç şey yapmayalım, karıştırmayalım bunu. Yani sadece fiyat olarak şöyle kalsın, duruma göre tekrar ben bunu bir düşüneyim, bir bakayım. Duruma göre vergi için bir şeyler ekleyebiliriz. En azından burada farklı bir şey olsun, bir iki bir şey ekleyeyim ki güzel dursun diye ekleyeyim dedim. Tabi bunların normalde bir hesabı vesaire bir şeyleri var. Aynı şekilde gelip kullanılabilir. Daha sonra buradaki aynı şekilde bu arkadaşların bize toplamları gerekiyor aslında. Şöyle tekrar yeniden bir H2 daha yazayım şöyle. Ve burada da diyelim ki total ve buradaki tüm değerlerin toplamının buraya gelmesi gerekiyor. Bunun toplamının gelmesi için hemen şöyle yukarı doğru çıkayım. Şurada tekrar gelelim. Bir tane diyelim ki const calculate total amount diyelim şöyle, parantez şöyle süslü parantez, diyelim ki const total. Şimdi bizim burada normalde neyimiz var, subtotalimiz var aslında. Subtotalle neyi toplayacağız? Const total diyelim.
subtotal artı ya da şöyle yapalım. Şöyle yapalım, daha mantıklı olacak. Çünkü şundan şöyle bir tane daha gelip kopyalayalım. Aşağı tarafta şu vermiş olduğumuz tax içinde şöyle tekrar tax amount diyelim. Mesela diyelim ki tax diyelim bunun ismine ve subtotal çarpı 0.18 miydi? Böyle bir şey olması lazım ya da bilmiyorum, çok da emin değilim. Biz bu şekilde yazarak devam edelim. Problem değil. Ve tekrar gelip buraya diyeceğim ki return, bana bu tax'ı döndüreceksin. Arkadaşım döndürürken de to fixed 2 basamaklı dönder ki ben rahat bir şekilde kullanabileyim. Şimdi yine geleyim aynı şekilde ben burada tax yerine ne yapacağım? Yukarıda yazmış olduğum bu arkadaşı söyleyeceğim. Şöyle yapalım. Şöyle bir süslü parantez. Total yok. Tax amount diyeceğim. Şu şekilde bir parantez aç kapat yapacağım. Evet 1.62'ymiş. Güzel. Bunu buldu. Şimdi burada yine işte aynı şekilde bunu oraya da dahil edeceğim tabii ki. Diyeceğim ki subtotal çarpı neymiş? 0.18. Daha sonra artı, hatta çarpı zaten öncelik veriyor aslında. Yapmaya gerek yok belki ama ben işimi garantilemek amacıyla tekrar paranteze alacağım bu arkadaşları. Subtotal diyeceğim yine. Daha sonra benim burada bir de ne ücretim var? Delivery ücretim var. Onu da gelip buraya ekleyeceğim. Artı 10 diyeceğim. Ve daha sonra return total diyerek yine aynı şekilde to fixed 2 basamaklı bana göster diyeceğim. Gelip aşağıda yine aynı şekilde bu arkadaşın olmuş olduğu yerde bir dolar işareti ekleyelim ve diyelim ki calculate total amount, şu şekilde hesaplatalım. Evet, şurada bir sıkıntı vardı. Hemen şöyle bir bakalım. Büyük bir ihtimal şimdi biz buradaki bu arkadaşları kullandık ya, kullanırken bunların büyük bir ihtimal işte hesaplarken şurada 0.18 ile vesaire çarptığım için şuradaki şu arkadaş bana büyük bir ihtimal problem çıkardı diye düşünüyorum. Bunu şöyle yapalım. Şuraya tekrar gelelim. Tiplerini dönüştürelim bunda. Parse float diyelim. Şu şekilde bir parantez açayım. Şöyle şunu şuradan şöyle kapatayım. Böyle yaparsam sanırım bunun için ihtiyacım yoktur diye düşünüyorum. Ama var diyor galiba. Tekrar yine aynı şekilde geleyim bu arkadaşa. Diyelim ki parse float diyelim, yine bir parantez açayım. Tekrar şunu şöyle çevirelim. Evet, tekrar şöyle bir bakacağım. Evet. Tekrar baktığımızda toplam fiyatın 20 dolar 62 sent gibi bir şey olduğunu görüyoruz. Evet, doğru mu? Doğru. Bu şekilde bana toplam fiyatı vesaire ne yaptı? Hesapladı. Toplam kartta da 2 tane sepette ürün olduğu için bu şekilde gösterdi. Şöyle ana sayfamıza gelelim. Hemen yeni bir şey ekleyelim. Tekrar bakalım. Var mı bir sıkıntımız? Ona göre sonra ne yapalım? Veri tabanımızı oluşturarak devam edelim. Evet, şöyle ekledik bir tane daha. Sepette 3 ürün oldu. Evet, toplam kaç dolarmış? 11 dolarmış. Tekrar geliyorum. Checkout diyorum. 11 dolar. Ne oldu? 22 dolara çıktı. Bu şekilde bir şey yapmış olduk. Şunun altına bir tane de ya da bunun altına ya da şuraya bir tane de artık ne eklememiz gerekiyor? Bizim bir buton eklememiz gerekiyor. Neden? Bir sonraki adıma geçebilelim diye. Mantıken şuradaki arkadaşın altına bir buton eklemek daha mantıklı olacaktır. Diğer sayfaya geçerken bize problem olmasın. Şu nerede o arkadaş? Şurası. Evet, şuraya tekrar gelelim. Hemen şurada diyelim ki buton, evet, komponent UI buton. Evet, burada diyelim ki işte order now diyelim. Evet, şöyle bir bakalım nasıl duracak. Tamam, güzel. Ben bu arkadaşa sadece bir class name vereceğim. mt4 diyerek birazcık daha aşağı alacağım. Buraya kadar işlemlerimiz okey.
Şimdi gelelim artık bununla ilgili veri tabanımızı oluşturmaya. Şimdi normalde biz bu zamana kadar hep ne yaptık? Geldik bir collection oluşturduk. Şimdi benim bu collection'umda öncelikle şöyle bir baktığımda benim burada kartımdaki ürünleri de benim aynı şekilde burada bu kullanıcıya vermem gerekiyor. Yani admin'e gittiği zaman görmesi gerekiyor. Ya da kendi siparişlerimi daha sonra görmek istediğim zaman ne yapmam gerekiyor? Toplu bir şekilde görmem gerekiyor. Bunun için burada bir komponent oluşturarak devam edeceğiz. Şöyle tıklıyorum hemen. Buraya diyeceğim ki order item list. Yine aynı şekilde bunu alacağım ve şöyle diyeceğim ki bana oluşturman gereken şey tam olarak bu. Continue diyeceğim ve ben burada kendime ait bir tane order list oluşturacağım. Şimdi benim order listimde öncelikle adetle ilgili bir veri olmasını istiyorum. O yüzden bir number değeri ekleyerek daha quantity'yi yine aynı şekilde ekleyip burada integer değerini seçeceğim. Ve daha sonra tekrar price için yine aynı şekilde bunu ekleyeceğim ve burada bu seferki değerimiz yine desimal olacak. Tekrar gelelim. Şimdi bir de ilişkimizin olması gerekiyor. İlişkimizin olacağı yer tam olarak product olduğu için product'ı seçeceğim ve bire çok ilişki şu şekilde olacak ve buna bu şekilde ekleyerek finish diyeceğim. Daha sonra ben bu arkadaşı kaydedeceğim. Bu işlemi kaydettikten sonra yeni bir tane burada order oluşturacağım. Oluşturacağım order'da da bu komponenti daha sonra oraya ekleyeceğim ve birleştireceğim. Evet, işlemler oluştu. Şimdi artık bununla ilgili hemen bir order oluşturalım. İsmini order diyeceğim. Ve daha sonra continue diyeceğim yine aynı şekilde. Ops. Evet. Şöyle tekrar geleyim. Tekrar bakalım. Evet, buraya tekrar geliyorum. Order diyeceğim. Daha sonra ismi vesaire böyle olacak. Continue diyelim. Evet, basalım şöyle ne oldu. Şöyle yapalım. Tekrar şöyle geleyim. Bir iki tane şöyle yukarı aşağı tıklayayım. Tekrar gelelim biz. Buraya bir sıkıntı oldu sanırım. Kafası karıştı. Tekrar create collection ve burada order ve daha sonra yine aynı şekilde order continue diyeceğim. Evet. Demek ki bir ileri geri yapmak gerekiyormuş. Görmüş olduğumuz gibi. Şimdi teker teker alanlarımızı oluşturalım. Öncelikle bir username alanı oluşturacağım. Yani ben buradaki bu forumda username yani name alanını alabilmek için e-mail, telefon ve bu alanları teker teker burada oluşturmam gerekiyor. Hemen short text diyorum. Yine aynı şekilde bunu oluşturuyorum. Tekrar geleceğim. E-mail alanımız olacak. Yine short text işimizi görecektir. Tekrar gelelim. Telefon alanımız olacak. Başka zip alanımız olacak. Posta kodu alanımız yani. Daha sonra tekrar gelelim. Adres alanımız olacak. Bunu long text diyebiliriz. Uzun olabilir sonuçta. Sonra tekrar gelelim buraya. Bir number seçelim ve diyelim ki biz burada total hesaplamış olduğumuz miktarı burada gelip yazarız. Total order amount diyelim. Ve türünün desimal olduğunu yine aynı şekilde söyleyelim. Bu şekilde bunu ekleyelim. Daha sonra bu işlemi kim yaptıysa bir user ID'ye ihtiyacım olacak. Tekrar geleyim burada user ID ve tipi bu şekilde. Başka tekrar bir tane daha text ekleyelim. Payment text diyelim. Bunu açıkçası şu an kullanır mıyız emin değilim. Normalde biz şu an bir ödeme yöntemi vesaire bir şey eklemeyeceğiz maalesef. Kapıda ödeme gibi bir seçeneği olarak düşüneceğiz. Çünkü Türkiye'deki genellikle altyapıları kullanamıyoruz. Yani kullanabileceğimiz PyTR var. ISCO var ama bunlarda ne yazık ki Next.js ile birlikte kullanımlarında hep bir sıkıntı var. Yani ilgili bir dokümantasyon vesaire bir şey yok. Diğer projelerimizde zaten genellikle kullanmış olduğum şeyler Strapi pardon Stripe olmuştur. O yüzden dolayı şu an onu da ekleyemeyeceğim. Ne yazık ki yani daha doğrusu eklenebilir aslında ama çok fazla Türkiye'de işe yaramadığı için şu an eklemeyeceğim. Sadece kapıda ödeme şekli olsun diye bu şekilde yapacağım. Tekrar gelin buraya bir payment text diyelim mesela. Bunu daha sonra olmazsa buraya tekrar yeni bir alanla bunu ekleriz. Tekrar geliyorum bunu burada ekleyelim. Tamam. Başka eklemem gereken bir şey var mı?
Evet, son olarak şurada yapmış olduğumuz komponenti buraya ekleyeceğiz. Komponenti eklerken bunu seçeceğiz. Daha sonra select'e komponent diyeceğiz. Evet, şöyle bir bakalım. Şuradan şu arkadaşı seçiyorum. Bunu seçtikten sonra da buraya şöyle order item list diyerek yine aynı şekilde bunu burada söyleyeceğim. Şimdi burada single component diyor. Tekrarlanabilen komponent diyor. Bizim burada tekrarlanan komponent, yani bizim birden fazla sepetimiz vesaire bir şeylerimiz olabileceği için, o yüzden yani sepetimizde birden fazla ürün olabileceği için, o yüzden biz ne yapacağız? Bunu kullanacağız. O yüzden bunu da bu şekilde ekleyip finish diyorum. Evet, şu an şu şekilde baktığımızda collection'ımız bu şekilde olacak. Save diyeceğim ve bunun oluşmasını bekleyeceğim. Evet, oluştu. Şimdi hemen birlikte bir bakalım. Şöyle Content Manager diyeceğim tekrar. Evet, buraya order'ımız geldi. Evet, create bir new entry diyelim. Mesela buradan görmüş olduğumuz gibi product'larımızı seçebiliyoruz. Şu an buradaki product'larım, işte adetini vesaire sepete ekleyebiliyorum ya da diğer alanları aynı şekilde doldurarak kullanabiliyoruz. Tabii ki şu an bu sadece nasıl çalıştığını görebilmek için göstermek istedim. Artık ne yapacağız? Bizim buradaki bu tasarımımızla birlikte bunun ikisini birleştirerek checkout işlemimizi tamamlayacağız. Evet, checkout sayfamızda hemen devam ediyoruz. Öncelikle checkout sayfamızda yeni bir action yazarak başlayalım. Hemen ismini order diyeceğim ve bizim buradaki karttaki add to cart'ın aynısı olacak aslında. Bir datayı ne yapacağız? Yine aynı şekilde order'a gelip kayıt edeceğiz. Order'ın içine geliyorum. İçine diyelim ki create order .ts. Bunu aynı şekilde gelip yazalım. İsmini değiştirelim. Create order. Ve yolumuz da tam olarak order şeklinde olacak. Bunu sadece böyle yazmakla tabii ki olmaz. Gelip aynı zamanda benim order'ıma izinler vermem gerekiyor. Kimin şey yapması gerekiyor normalde? Giriş yapan kişinin güncelleyebilmesi, sorgulayabilmesi gerekiyor. O yüzden dolayı Authenticated bölümüne tıklayacağız ve burada order'a tüm izinleri bu şekilde vereceğiz. İzinlerimizi verdikten sonra artık API'mizi kullanabiliriz. Şimdi yapmamız gereken diğer işlemlerimize hemen devam edelim. Bizim normalde checkout sayfamızda şu şekilde işte subtotal items, fetch items gibi çeşitli şeyler geldik burada söyledik. Şimdi benim ilk başta buradaki bu değerler için birer use state ile bunları tanımlamam ya da gelip diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi zoostand'la hooks, şöyle bakalım hangisindeydi, ya da şu şekilde kullanmam gerekiyor. Bunu da kullanabilirsiniz. Diğerini de kullanabilirsiniz. Ben direkt şu an bu şekilde yapacağım. Daha kolay olabileceği için. Siz tabii ki direkt Zoostand'la diğer yöntemi de deneyebilirsiniz. Hemen şunları şöyle gelip direkt yazdım daha önceden. Gelip kopyalayacağım. Username, e-mail, telefon, zip kodu, adres. Bir de payment text ekledim ve tipine cache dedim. Bu şekilde bir kayıt işlemi yapacağım. Daha sonra loading işlemini yine aynı şekilde kullanacağım için şunu da aynı şekilde yazıyorum. UseState'in kütüphanesi yüklü değilse yine aynı şekilde yüklüyoruz. Daha sonra işlemin başarılı bir şekilde olduysa eğer, o yüzden dolayı bir toast işlemi yükleyeceğim. Yine aynı şekilde bir mesaj verdireceğim. Daha sonra kullanıcı giriş yaptı mı yapmadı mı, bana bunlar lazım. Çünkü aynı zamanda ben yazmış olduğum buradaki create order'da data ve JVT gibi bilgilerin olduğunu görüyoruz ve diğer aynı zamanda işte order'la işim bittiği zaman benim sepeti temizlemem gerekiyor. Temizlerken de yine user ID ve JVT'ye ihtiyacım olacak. O yüzden dolayı yine aynı şekilde bu arkadaşlar burada tanımlıyoruz. Tanımlamalarımızı yaptık. Yüzde efektimiz vesaire bunlar okey. Bunlar okey. Artık ne yapacağız? Biz bunlarla ilgili butona bastığımız zaman yapması gereken işlemleri burada söyleyeceğim. Diyelim ki approve async diyeceğim ve daha sonra şu şekilde bir fonksiyon yazacağım. İlk başta diyeceğim ki set loading true. Bunu biz yukarıda tanımladık diye hatırlıyorum. Evet, tanımladık. Şimdi biz bu set loading true'yu ne yapacağız? İşte yine aynı şekilde ilk bastığımızda dönsün. İşlem tamamladıktan sonra tekrar eski haline dönsün ya da işte
ilgili sayfaya yönlendirsin şeklinde bir şey yapacağız. Yani kullanıcı işlemin çalıştığını en azından görebilsin yani başlangıçta. O yüzden dolayı bunu bu şekilde yazacağım. Sonra const payload diyeceğim. Şu şekilde bir data tanımlayacağım. Payment text yukarıdaki payment text'ten alıyor. Neo'da case zaten herhangi bir değişikliğe uğramayacak. Onun dışında total order amount yukarıda şu hesaplamış olduğumuz buradan alacak. Username, email bunları tanımlamış olduğum bu state'lerden alacak. Tabii ki biz bu state'leri geleceğiz burada diyeceğiz ki set ederek değiştireceğiz. Şu an sadece bu şekilde bunları söylüyorum. Onun dışında user ID vesaire order items listede items'larımızı alacak yine aynı şekilde. Buraya kadar tamam. Bir hata alıp almadığımızı daha sonra test edebilmek için console.log'a payload'a bunu aynı şekilde yazabilirsiniz. Daha sonra yapacağımız diğer işlem await create order. Yani yazmış olduğumuz action'ı burada gelip çalıştıracağız. İçinde bir payload ve jvt yani bir data ve jvt döndürüyorum. Yine aynı şekilde bunu söyleyeceğim. Daha sonra yapmam gereken diğer işlemin başarılı bir şekilde olduysa bana success şeklinde bir mesaj yazması gerekiyor. İşlemlerim bitti. Benim artık sepeti de temizlemem gerekiyor. Bu yüzden dolayı bir for each döngüsüyle itemlarımı teker teker döndüreceğim. Delete kartla birlikte döndürürken de item'ımın id'si ve jvt'yi kullanacağım. Ve işlemim bittikten sonra set loading false diyeceğim. Daha sonra kullanıcıyı başarılı bir şekilde olduysa eğer işlemim bunlar vesaire bittiyse belli bir süre sonra order confirmation diye bir sayfaya yönlendireceğim. Şuraya kadar işlemlerimiz şu an okey gibi. Şimdi gelelim bizim buradaki bu arkadaşlarla ilgili işlemlerimize. Evet nerede? Evet şurada. Şimdi biz bunlara diyeceğiz ki benim bunun içindeki value değerlerine erişebilmem lazım. O yüzden onChange ve bu şekilde bu username'in ilk verisine erişeceğim. Aynı şekilde e-mail içinde diğerleri içinde bunları teker teker yazıyoruz. Daha sonra adresi de hemen halledelim ve butonumuzun işlemiyle devam edelim. Butonumuz nerede? Burada. Şimdi benim butonumun öncelikle onClick eventini yazacağım. Okey. Bir de ben dedim ki loading için burada bir animation bir şeyler olsun. O yüzden dolayı şuradaki şu order now'ı sileceğim. Ve diyeceğim ki eğer ki durum loading'de ise o zaman arkadaşım sen bana bu ikonu göster. Değilse order now şeklinde bana yazısını yaz diyeceğim. Neyse büyük olsun şunu da. Tamam. Evet neye bastım bilmiyorum. Tamam neyse. Evet. Buraya kadar işlemlerimiz okey. Sonra butonumuzun bir de aynı şekilde onClick eventi olması gerekiyor. Hemen diyorum ki onClick. Yukarıda yazmış olduğumuz on approve'u burada çalıştırıyoruz. Buraya kadar işlemlerimiz okey. Şimdi biz şurada bir sayfa söyledik. Hemen bu sayfayı da oluşturalım öncesinde. Şöyle geliyorum rotalar kısmına. Tekrar new folder. Ve buraya tekrar geliyorum. Page.tsx rafc diyelim. Diyelim ki işte ismine order confirmation page. Evet bu şekilde olsun. Şimdi bu sayfada yine aynı şekilde use silent çalıştıracağım. Çünkü ben bu sayfada kullanıcı artık orada nav vesaire yaptı. Sepeti vesaire temizlemiş bir şekilde. Yani ben bu işlemi tamamladığım zaman sepetin vesaire burada hala 2 yazıyor olacak. Büyük bir ihtimal burada da temizleyebiliriz ama zaten bu kişiyi bu sayfaya yönlendireceğiz. Burada halledebiliriz. O yüzden dolayı problem yok. Yine aynı şekilde ben bu kullanıcı ile ilgili JVT, User ID bunun gibi çeşitli yine verilere ihtiyacım olacak. Şey yapabilmek için yine gelip bunları burada yazayım. Onun dışında fetch items'a ihtiyacım olacak yine aynı şekilde const fetch items bunu aynı şekilde gelip kütüphanesine yükleyelim. Ops yanlış şey yükledim. Daha sonra use effect'in aynı şekilde kütüphanesini yükleyelim. Başka bir şey var mı? Yok gibi. Bunları bu şekilde yükleyelim. Başlangıçta bana bir fetch items da yine aynı şekilde gelsin. Verileri bir kontrol etsin ki bana sıkıntı çıkartmasın. Buraya kadar işlemlerim okey. Sonra şimdi burada bu şekilde artık gelebilir. İşlemin bittikten sonra yani ben bu orayı test ettikten sonra artık
İkinci sayfa, bu sayfaya geçtiğim zaman burada bir de tasarım yaparız. Yapmış olduğumuz tasarımla bunu tamamlarız. Şimdi hemen geliyorum burada. Diyelim ki Görkem, e-mail adresi için görkem@gmail.com, telefon için 5555 20 olsun. Daha sonra İstanbul diyelim. Order now diyorum. Bakalım ne olacak. Loading'imiz vesaire çalıştı. Bekliyoruz. Success dedi. Bir tane hatam var dedi. Delete kartla ilgili dedi. Bunun kütüphanesini yüklememişiz galiba. Evet, olabilir. Yapmışızdır öyle bir şey. Şimdi öncesinde şöyle bir geleyim, bir bakayım ne oldu ne bitti bunları bir göreyim. Ondan sonra tekrar eksiklerimizi tamamlarız. Problem yok. Use kart bölümüne bakıyorum öncelikle. Herhangi bir silme işlemi yapamadı. Çünkü delete kartı kütüphanesini yüklememişim. Order'a bakıyorum. Order'a ekledi mi? Order'a görmüş olduğumuz gibi ekledi. Bir sıkıntımız yok. Şimdi tekrar gelelim. Delete kartını aynı şekilde kütüphanesine yükleyelim. Ve tekrar gelin burada bu arkadaşı bir daha bir deneyelim. Diyelim ki Görkem, Efe Görkem olsun. Farklı olsun. Evet, tekrar evet, sayfamı yukarıdan yenileyeceğim mecburen. Evet, tekrar dolduralım. Efe Görkem @gmail.com 555555 200 adres Maltepe. Order now diyelim. Şöyle sayfam yenilensin. Bakalım order now success dedi. Sepetimde şu an 2 diyor. Bakalım, bir error dedi. Error'umuza bakacağız. Order confirmation. Evet, bir sıkıntımız yok. Hatamıza bakalım. Burada diyor ki işte getCart.ts'de response.data ile ilgili bir sıkıntım var senin diyor. Biz bunu nerede kullandık açıkçası? GetCart. Burada bunu kullandık aslında. Burada çekiyor büyük bir ihtimal. Bir şeyin kütüphanesini yüklememiş olabiliriz ya da bununla ilgili getCart.ts. Evet, buna bakalım. Yani bir şeyi atlamış olabilirim. Use silent vesaire. Evet. Yani hatamızın sebebi aşağı yukarı belli. Şuradaki şunu çekerken yapıyor. Anladığım kadarıyla ondan dolayı bir sıkıntı oluyor. Şurada bir değişiklik yapmamız gerekebilir. Problem yok. Onu daha sonra çözerim. Şimdi ilk başta şöyle yapalım. Buradaki bu sayfamız madem açıldı, biz burada tasarımımızı yapalım. Buradaki verimiz vesaire silindi. Onu tekrar gelip düzeltiriz. Problem yok. Şimdi ilk başta şöyle tekrar gelelim. Div class name flex justify center m'ye 20 diyelim. Daha sonra tekrar bir tane div açacağım. Bir class name ve border vereceğim. Shadow md diyelim. Flex ve flex call diyelim. Justify center şeklinde tekrar söyleyeyim. Bir de padding verelim. Padding 20 vereyim. Evet, rounded md item center diyelim. Sonra tekrar gelelim burada. Bir tane check, şu ikonu kullanmak istiyorum. Ve buraya bir class name diyeceğim. Birazcık büyük bir alan yapmaya çalışıyorum. O yüzden zaten padding'im vesaire fazla. Text green 600 diyelim. Tamam. Daha sonra tekrar gelelim. Buraya bir h2 ekleyelim. Buraya bir class name, yine text green 600, text 3x large ve font medium diyelim. Ve burada da order successful desin. Sonra tekrar gelelim. H2 thank you so much for order diyelim. Sonra tekrar gelelim. Bir tane link ekleyelim. Linkimizde de daha sonra oluşturacağımız bir sayfayı, daha doğrusu son sayfamızı, bu oluşturacağımız sayfa, siparişlerimizi görebilmek için şöyle bir My Order diye bir sayfa oluşturalım. Eski siparişlerimizi de görelim. Bunu da yaptıktan sonra projemizi bitireceğiz. Daha sonra bir tane buton ekleyeceğim ve butonun içine de track your order şeklinde bir yazı yazalım ve bu arkadaşlara da bir class name verelim. mt
8 diyelim. Şuradan birazcık boşluk olsun. Evet, şu şekilde bir yapımız oldu. Bunu da bu şekilde çözdük. Şimdi şu diğer hatamıza hemen bakayım ve daha sonra da bu sayfamızı aynı şekilde yaparak devam edelim. Evet, hatamın sebebini buldum. Normalde şu an şuradaki şöyle error response data diyor. Ya buraya direkt error diyerek bunu yazdıracağız ya da direkt şurada bunu silebiliriz. Sonuçta bir hata almıyoruz artık. O yüzden dolayı direkt sadece bu şekilde yazdırmak da yeterli bence. Kullanıcının hatayı da görmesine gerek yok bence. O yüzden dolayı direkt ben bunu sadece error diyerek burayı değiştirdim. Daha sonra sepetime tekrar yeniden ekledim. Checkout diyorum. Yeniden bir test yapıyorum hemen. Hemen şu şekilde girdim. Order now diyorum. Ve şu an tekrar yeniden baktığımda siparişim tamamlandı. Bir hata mesajı gelmeyecek. Ve buradaki değerim sıfıra düşecek. Ve işlemim başarılı bir şekilde oldu. Artık ben buraya bastığım zaman My Order denilen sayfayı oluşturarak benim aynı şekilde burada bu tasarımı yapmam gerekiyor. Rotalarıma My Order ve bunun içine tekrar bir tane page.tsx diyelim ve rafc diyelim, My Order şeklinde yazalım. Şimdi artık bu sayfayı düzenleyeceğiz. Evet, şimdi order bölümü sayfamızda devam edeceğiz. Order sayfamızı vesaire oluşturduk. Daha önce zaten burada da aynı şekilde linkini vermiştik. Ve siparişimizi tamamladıktan sonra yine aynı şekilde My Order için bir buton oluşturduk. Şimdi gelelim bu sayfayı yapmaya. Öncelikle bu sayfayla ilgili bir API yazarak başlayalım. Yani bir action yazalım. Action'ımızın ismi yukarıdaki gibi get order .ts olsun ve get kartın aynısını geleyim bu arkadaşa şöyle yapıştırayım. Yapıştırdıktan sonra bununla ilgili bir URL'imizle ilgili bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Ben URL'imi daha önce hazırladım. Şöyle açıklayacağım. Şimdi ikisini şöyle karşılaştırabiliriz. Yine user karşı değil, order üzerine bir filtreleme işlemi yapıyoruz. Yine user ID'ye göre bir filtreleme işlemi yapıyoruz. Daha sonra burada populate products diyoruz. Product tablosundan bir veri çekiyoruz. Burada diyoruz ki order item list. Yine aynı şey, aslında değişen bir şey yok. Sadece biz bu sefer ne yapıyoruz? Sıraladığımız şey bu sefer bir collection. Collection'ımızın ismini doğru bir şekilde yazdığımızda emin olmamız gerekiyor. Burada nasıl yazıyorsa buraya da yine aynı şekilde yazıyoruz. Ve tekrar yine aynı şekilde bakacak olursak yine bizim burada images'lara vesaire ihtiyacımız var. Product'lara ihtiyacımız var. Bunları bu şekilde birleştiriyoruz ki biz şimdi sepetimizde product'larımız var ve aynı zamanda bunun içinde images'lara yani resimlere de ihtiyacımız olacak. O yüzden dolayı bunu bu şekilde yazıyoruz. URL'imiz hazır. Şimdi gelelim hemen bunlarla ilgili işte diğer işlemlerimizi yapmaya. Data tamam. Buradaki bu ismi değiştirebiliriz. Ben değiştireceğim. Değiştirmesek de tabii ki pek bir şey fark etmez. Sonuçta bu bir değişken ismi. Biz yine order list olarak bu arkadaşı değiştirelim. Daha sonra ben burada bununla ilgili yine değerlerimi hazırladım. Şu şekilde gelip yazayım. Şimdi bu değerleri nasıl bulduk ondan bahsedeyim. Öncelikle const data yerine return data derseniz ve daha sonra bu arkadaşa gelip console.log data diyerek, daha doğrusu burada yazdırdığımız zaman yazmayacak, özür dilerim. Normalde direkt bunu bu şekilde yazıp bir istek attığımızda sayfada buradaki değerleri gördükten sonra bunların karşısındaki değerleri onlara göre ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Ya da aşağı yukarı zaten tahmin edebilirsiniz ki item yine attribute'u kullanıyoruz. Yine aynı şekilde benim burada order'ımdaki şöyle pardon buraya değil şuradan baksak daha mantıklı oluyor bence. Evet, şöyle açılsın. Tekrar order diyeyim. Create dediğim zaman şuradaki şu değerleri yine aynı şekilde yazarsam yine aynı şekilde çalışıyor. Ya da dediğim gibi bu datayı data olarak döndürürseniz burada order list yerine buradaki değerlere yine aynı şekilde erişebilirsiniz. Ben şimdi order list yapayım. Daha sonra tekrar olmazsa değiştirip yine nasıl bakabileceğimizi gösterebilirim. Buraya kadar işlemlerimiz okey. Get order'ımızı yazdık, tamam. Şimdi şunları şöyle bir kapatayım. Karışıklık olmasın. Şimdi hemen yine tekrar My Order sayfama gelip burada sayfamda yavaş yavaş işlemlerimi yapmaya başlayayım. Şimdi benim bu sayfam öncelikle yine use silent olacak. Hemen şöyle ekleyeyim. Daha sonra ben daha önceden yüklemiş olduğumuz yani projenin başında
şu arkadaştan faydalanacağım. O yüzden bu arkadaşın şu kütüphanelerine ihtiyacım var. Yine aynı şekilde gelip bunları yazayım. Bu benim ne işime yarayacak? Şöyle bir bakalım. Bakalım. Evet, şöyle bakın, tıkladığımız zaman aşağı doğru açılan bir menü var. Görmüş olduğumuz gibi biz de yine aynı şekilde bu mantıkla bunu kullanacağız. Onun dışında kullanıcının girişiyle ilgili yine işlemlere ihtiyacımız var. Ve şu arkadaşlar yine aynı şekilde gelip buraya yazıyorum. Daha sonra şöyle bir order list diye bir şey tanımlayacağım. Bunu başlangıçta tanımlayayım. Order list, set order list diye bir şey tanımlayacağım. Bu tanımlamış olduğum şeyle birlikte verilerimi çekeceğim ve çekmiş olduğum verilerimi order liste aktaracağım. Ve order listemi de bir döngü içinde döndüreceğim. Daha sonra benim şöyle tekrar geliyorum. Buraya şöyle bir use effect yazarak devam edeceğim. Yazmış olduğum bu use effect'te get my order diye bir şey var. Görmüş olduğumuz gibi bu get my order nedir? Burada bu arada router var. JVT ile ilgili bunu da eklememiz gerekiyor. Hemen şöyle önce bir ekleyeyim, sonra aşağı tarafa anlatacağım. Diyeceğim ki const router eşittir use router next navigation. Evet, şu şekilde olsun. Daha sonra tekrar aşağı doğru geliyoruz. Get my order. Şimdi get my order diye bir tane fonksiyon yazacağım. Yazmış olduğum bu fonksiyonda benim bu API'ma istek atacağız. Bizim bu API'mize istek atabilmemiz için bizim neye ihtiyacımız var? User ID'ye ve JVT'ye ihtiyacımız var. Bu işlemler o yüzden başka bir fonksiyonda yapıp gelip burada çağırmak mantıklı olacaktır. Ve aynı zamanda ben bu isteği attıktan sonra gelip order listime atama işlemi yapmam gerekiyor. O yüzden dolayı bu şekilde yazacağım. Ve tekrar geleyim, hemen şu şekilde get my order demiş olduğum gibi const order list ve diyorum ki await get order ve sana bir user ID ve JVT vereceğim. Arkadaşım sen daha sonra bunlar bana console.log'a yazdır. Burada data işlemini eğer yaparsanız, eğer bunu tekrar dataya çevirirseniz aynı zamanda bunu da görürsünüz zaten. Ve daha sonra set order list ile buradaki değerleri ne yapacağım? Bu şekilde atamış olacağım. Şimdi use effect'in kütüphanesi yüklü değilmiş. Öncelikle onu da yükleyelim. Başka bir hatamız var mı? Evet, şöyle bir bakalım. ASYNC vesaire bir hata bir şeyler söyledi. Get my order. Bunu da yükledik. Evet, bir hatamızın olmaması gerekiyor. Bakalım birazdan tamam, şu an bir şey gelmedi. Buraya kadar işlemlerimiz okey. Şimdi gelelim burada bir tasarım yaparak bunları göstermeye. Hemen şöyle ilk başta bir tane H2 yazalım ve diyelim ki my order. Daha sonra bu arkadaşa hemen bir class name padding 3 background green 700 font bold text 3x large text center diyelim. Evet, şu şekilde bir şey yazmış olalım. Sonra bu yazıyı da white yaparsam daha güzel duracaktır. Text white diyelim. Tamam. Sonra hemen bunun altına geleyim. Yeniden bir div açalım. Açmış olduğumuz bu div'e bir class name ekleyeyim. py8 diyelim. Daha sonra işte başka bir şeyler daha yine yazabiliriz. Tamam, şöyle kalsın. Tekrar gelelim. Buraya bir h2 ekleyelim. Ve diyelim ki order history diyelim. Ve şöyle bir kaydedeyim, bakalım nereye gelecek. Evet, görmüş olduğumuz gibi şuraya şey diyelim, biz mx7 ekleyelim. Sağdan soldan boşluklar için. Tamam. Sonra bu arkadaşı da birazcık hemen süsleyelim. Text 3x large, şuradaki 4x large diyelim. Daha sonra bu arkadaş siyah olsun. Yani dokunmayacağım. Sadece font bold diyelim. Tamam. Bunun hemen aşağısına tekrar geliyorum. Bir tane div açayım. Ve diyelim ki div class name margin top 10 diyeceğim. Tekrar geliyorum. Burada şu arkadaştan faydalanacağımı söylemiştim. Yine aynı şekilde geleceğim. Burada bunu kullanacağım. Şimdi bunu kullanırken öncelikle benim burada yazmış olduğum bu order listimi de burada kullanacağım. Daha doğrusu order list ne yaptık? Şu değere atadık biz bunu.
Nerede atadık? Order list, set order list'te biz bunu atadık. Şimdi buraya tekrar geleceğim. Diyeceğim ki order list nokta map, daha sonra bir parantez item virgül index de ekleyelim. Lazım olabilir, bir döngümüz olacak sonuçta. Tekrar şöyle yazalım. Parantez ve burada bu tasarımı yapacağım. Diyeceğim ki şöyle yine collapsible, evet. Bu arkadaşa bir key verelim hemen ve indeksini verelim. Hata almayalım. Daha sonra collapsible trigger, yani tetikleyicimi hemen şuraya yazıyorum. Ben tetikleyicimi direkt şöyle gelip kopyalayacağım. Diyeceğim ki order state ve total amount'umu şöyle direkt yazdıracağım. Bakalım ne oldu, ne bitti. Evet, bir şey gelmedi. Tekrar şöyle bir sayfamızı yenileyelim. Bir error dedi. Order, burada bir sıkıntı olduğunu söyledi. Hemen bakalım. Evet, hatamın sebebi buradaki get my order. Biz burada hala get to cart olarak değiştirmişiz, kalmış. Şunu get order olarak gelip düzeltirsem ve bunun da kütüphanesini şöyle yüklersem bana o zaman bir sıkıntı yaratmayacaktır diye düşünüyorum. Bakalım şöyle tekrar. Bu sefer de başka bir hatamın olduğunu söyledi. Get order user ID ve JVT dedi. Hemen şöyle tekrar bakalım. Get order user ID ve JVT. Bunu kaydetmemişim. Tekrar şöyle bakarsam bir problem artık olmaması gerekiyor. Evet, şöyle yenileyelim. Evet, şu an görmüş olduğumuz gibi bu şekilde verilerimiz geldi. Şimdi bunlar dediğimiz gibi bir tetikleyici. Şuradaki saat olaylarını vesaire daha sonra düzeltebiliriz. Şimdilik bu şekilde kalsın, problem değil. Şimdi şöyle yapalım hemen. Tekrar aşağı doğru geleyim. Trigger'ımız böyle, tamam. Şimdi bunun altına hemen tekrar geleceğim. Diyeceğim ki collapsible content diyerek burada bir tasarım yapmam gerekiyor. Şimdi ben diyeceğim ki buradaki bu item'ın içinde order list varmış. Bunu datayı yine konsola yazdırarak yine aynı şekilde bakabilirsiniz. Ve diyeceğim yine aynı şekilde item order list tekrar map parantez ismi order ve virgül index alt tire şeklinde olduğunu söyleyeceğim. Ops. Ve daha sonra tekrar buradan bir parantez, normal parantez ve burada div A diyelim ve şu şekilde olsun. Şimdi bunlara tıkladığımız zaman bakın burada iki tane ürün geldi. Burada iki tane ürün geldi. Burada da iki tane. Burada mesela bir tane ürün. Burada bir tane ürün. Burada bir tane ürün. Bunlar aslında benim sepetteki ürünlerim. Yani ben artık buraya ne tasarım yaparsam yapayım bana düzgün bir şekilde gelecektir. Buraya kadar işlemlerimiz okey. Şimdi gelelim hemen bununla ilgili bir komponent oluşturalım. My order, hemen geliyorum. Buraya bir components diyelim. Tekrar gelelim bunun içine. Order item nokta tsx rafc bu şekilde olsun. Bu order item'a hemen şöyle tekrar gelelim. Interface order item props order. Şimdi şöyle yapalım. Vazgeçtim. Şöyle tekrar geleyim. Şimdi bir diğer tarafta da order item kullanıyoruz ya, birazcık karışacak. Bunun ismini o yüzden my order olarak düzelteyim. Bu şekilde kullanalım biz. Tekrar geleyim, şöyle bir interface diyelim. My order item props diyelim. Tekrar süslü parantez. Burada tekrar order item diyeceğim ve tipi any olsun. Ve burada tekrar şöyle my item props ve order item diyelim. Burada da döngü olarak artık geleceğim. Diyeceğim ki my order evet, my order item. Bunun key özelliğine yukarıda tanımlamış olduğumuz indeksi verelim. Ve daha sonra tekrar order item özelliğine de yukarıdaki neyi vereceğiz?
item'dan gelen order listi değil, şu order'ı vereceğiz. İsmini değiştirdik ya, sonuçta aynı şekilde bunu böyle söyleyeceğiz. Evet, my order item şeklinde söyledi. Şimdi buraya hemen bir tasarım yapalım. Diyelim ki div class name ve sayfanın %60'ını kaplarsa aşağı yukarı güzel bir tasarıma yakın bir şey çıkıyor. Daha sonra tekrar geleceğim. Burada bir grid yapısı kullanacağım. Diyeceğim ki div class name grid ve grid calls 5 diyelim ve margin top 3 item center diyelim. Daha sonra ben ilk gridime bir tane resim eklemek istiyorum. Şöyle hemen geleceğim. Şöyle resmimi yapıştıracağım ben direkt buraya. Daha önce zaten yine aynı şekilde yapmıştık. Burada order item product data attributes ve burada tam olarak URL'i bu şekilde. Tıklayalım, şöyle bir bakalım. Ne dedi? Image'in kütüphanesi yüklü değil dedi. Hemen bu arkadaşın kütüphanesini yükleyelim. Tekrar şöyle bakalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi artık verilerimiz bu şekilde geliyor. Güzel. Genellikle ben hep aynı ürünler eklediğim için şu an tabii bu şekilde geliyor. Test aşamasında bu şekilde yapmış olduğum için, yoksa bir sıkıntımız yok aslında. Tamam. Şimdi tekrar gelelim hemen bu diğer bölümlerini aynı şekilde eklemeye. Şimdi tekrar şu, evet, image'imi şöyle div image'imi kapatayım diyeceğim. Şurada bitiyor. Tamam. Buraya tekrar bir tane div açalım ve diyelim ki div class name call span 2 diyeceğim. Daha sonra ben buraya ekleyeceğim verim şu şekilde olacak. Diyeceğim ki order item product data ürünümün ismi. Şu şekilde yazdık. Güzel. Sonra tekrar bir tane h2 ekleyelim ve buraya diyelim ki quantity, yani adet. Burada da tekrar süslü parantez aç kapat. Order item quantity diyelim. Bunu yanlış yazdım sanırım. Şöyle yazarsak, evet, burada adetini de aynı şekilde bize gösterdi. Şöyle yaparsam daha güzel gözükecektir. Daha sonra bana bir de itemin fiyatı lazım yine. Aynı şekilde şunun aynısı aslında. Aynı şekilde gelip sonunda selling price diyerek ve item price şu şekilde yazarsam daha güzel bir görüntü olacaktır. Evet, biraz boyutla ilgili ufak tefek sorunları var. Birazcık bu arkadaşın tasarımıyla uğraşıp diğer birkaç bir şey daha yazdırarak daha güzel bir hale getirebiliriz. Onun dışında başka, şunun altına birazcık ben boşluk eklemek istiyorum. Sadece buraya bir tane hr ekleyeceğim ve diyeceğim ki class name mt3 diyeceğim. Birazcık boşlukla bu arkadaşı biraz daha güzel bir hale getireceğim. Evet, bunu da bu şekilde eklemiş olduk. Şu an için benim bu site ile ilgili yapacaklarım bu kadar. Daha da geliştirilebilir. Tabii buradaki değerler artırılabilir, değiştirilebilir. Şuradaki şu arkadaşla birazcık oynayalım olmazsa ve daha sonra projemizi bitirelim. Buraya ben bir tane bir kütüphane yüklemek istiyorum. Yüklemek istediğim kütüphanenin ismi Moment olması gerekiyor. Hemen şöyle birlikte bir bakalım. Moment npm install diyelim. Bu moment denilen arkadaş, şöyle bir örnek görebileceğiz mi bakalım. Örnek şu an göremedim. Tamam, yükleyelim, bir kendim yapmayı deneyeyim. Olmazsa başka bir kütüphanede yine aynı şekilde faydalanabiliriz. Evet, yükleme işlemi tamam. Tekrar npm run dev. Şöyle olması gerekiyor. Bunu gelip aynı şekilde yapıştıracağım. Nerede? My order item değil. Page sayfası. Page sayfasında şurada bir order date'imiz var. Buraya şunu şöyle gelip yapıştıracağım ve moment'ın şöyle kütüphanesini yükleyeceğim. Evet, şöyle yukarı doğru çıkayım. Evet, şöyle bir kütüphanesi var ve şunu da şu şekilde yazdık bakalım. Tarihi bize şu formatta vermeye çalışacak. Hemen şöyle tekrar bir sayfamı yenileyim. Dediğim gibi format olduysa başarılı bir şekilde projemizi geliştirmiş olacağız.
Bekliyorum. Evet, şu şekilde bize tarihi de verdi. Bunu da bu şekilde ayarlamış olduk. Bu arkadaşın yanına bir de şöyle bir tane daha ekleyip birazcık daha genişletip birazcık daha güzel bir tasarım yapmayı deneyebiliriz. Buraya diyelim ki status diyelim ve işte şu an için bunun için bir veri tabanına yeni bir alan daha ekleyebiliriz. Ya da direkt pending diyerek bunu yapalım. Birazcık daha alan genişlese en azından birazcık daha güzel durabilir. Başka bir iki bir şey daha eklenerek tabii ki daha güzel bir hale gelebilir. Benim şu an bu video ile ilgili yapacaklarım bu kadar. Bu proje ile ilgili yapacaklarım bu kadar. Kanalımda bu tarz içerikler paylaşmaya çalışıyorum olabildiğince. Beğendiğiniz bir video, beğendiğiniz bir proje, yapmamı istediğiniz bir proje varsa aşağı tarafa yorumlar bölümüne yazarsanız ben de daha sonra onu oylamayı açarak sizin için geliştirmeye çalışırım. Destek olmak için abone olup like atarsanız sevinirim. Başka bir videoda görüşürüz.